Sayın konuklar, davetli konuşmacımız Doçent Doktor Sayın Taşkın Padır, Amerika Birleşik Devletleri Boston şehrinde bulunan Northwestern Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. Deneyimsel Robotik Enstitüsü'nün kurucu direktörüdür. Ayrıca Robotik ve Akıllı Araçlar Araştırma Laboratuvarı Direktörlüğünü yapmaktadır. Kişiselleştirilmiş işbirlikçi robotlarla çalışmanın geleceğine bir bakış konulu konuşmalarını yapmak üzere Doçent Doktor Sayın Taşkın Padır'ı kürsüye davet ediyorum. Günaydın. Çok teşekkürler. Hem hocalarıma teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdikleri için bugün aranızda olmaktan. Hem de böyle bir güzel bir organizasyon için teşekkür ediyorum. İzninizle bundan sonrasında İngilizce götüreceğim sunumun. A hodgepodge of keywords in my title. I will come back and try to go through each one of them one by one. But since yesterday, I was thinking, all right, what are we trying to achieve? Why are we here? You know, what's the conference about? And one term in the title has been in my mind, and that's transformation. So, what is transformation? When I think about transformation, I think of something, a paradigm change. I think of something that will give me a surprising factor, right? Oh, aha, yo, wow, you know, this is new, this is a change, and this is transformative. So I thought of, all right, so what has been transformative in our lives, right? The goal in our transportation ventures is to go from point A to point B, correct? And we used to do it on foot. We used to do it by cars, by bicycles, and so on and so forth. But air travel was transformative. It cut the distances a lot. It connected us a lot. Oh, by the way, it started out with a lot of failures. So if we are not failing early in our ventures in this whole digital transformation, or the things, the technologies that we are trying to develop as transformations, we are not doing it right. We are not transforming, in my opinion. So now I said, let's get to the title. I mean, you can look up this video on YouTube. I pulled it down from there. Let's talk about the title and the talk. This talk is about robots. It's robotics. So what is transformative about robotics? This is the DARPA Robotics Challenge Finals in 2015. I was on the field with 30 of my students, colleagues, postdocs, and researchers, and we tried to demonstrate capabilities of humanoid robots to do disaster response. This was primarily motivated by the Japanese tsunami and earthquake and the hydrogen explosions. And the idea is something bad happened, a disaster happened, and we cannot send our first responders because it's too dangerous. So how can we embody our experts, our human operators, into these avatars per se? And can we go and turn a valve? Can we go and open a door? Can we do rescue persons, and so on and so forth? This was after $100 million of US DARPA investments, hundreds of researchers spending 3, 4, 5 years to get to these technologies, and of course I'm showing you all the failures. We called it embracing risk, right? So taking risks to transform the way that we respond to disasters. As I said, I led a team. It was a hard-fought 3 years of a project, and then we worked with one of the Boston Dynamics robots. You didn't see our robot in this video because we had, in the last week or so, we had an algorithm that was developed. If you think that you're going to fall, freeze. So that algorithm worked miraculously well. So we were destined to fall 3 times, but the robot did not because it just froze, and we didn't make the cut. But then what happened? I'm sure you are familiar with this video. This is the grandson of the Atlas that I work with. The Boston Dynamics, the company who provided this robot to the researchers, primarily hired half of our team, half of MIT's team, so they brought the experience to their in-house facility, and then now after 4 short years, the same technology can do parkours, can do backflips, and it's ready to do some transformative things.
I'll talk about collaboration. So I put the term collaborative in the title. This chart comes from a report from IFR. Wait a minute, it doesn't. Here we go. IFR, International Federation of Robotics. So the term collaborative is currently, in my opinion, a little bit overly used because we primarily say, okay, so we develop safety protocols for our robots. They can coexist in the same environment with humans. The first figure there is the first 50 years of robotics, where we had cages, where we had, I don't know what's the, where we have safety curtains and so on and so forth. But now we are slowly removing those, but still it's not true collaboration. It's not as if humans are collaborating. I put the term ubiquitous in the title. This is a given at this point. We know the trends, we know the numbers. If you look at the charts, these are very recent. The deployment of industrial robots in all sorts of applications is really increasing exponentially. If you look at the robot density, this is the number of robots per 100,000, 10,000 manufacturing employees. Korea and Singapore are the lead, and then the other companies are coming, other countries are following. And I put down the term personalized. The term personalized is interesting and it's challenging. So I always start to talk or the conversation around personalization as you wake up one morning and you are grumpy, you are annoyed by something, you wanna do, you don't want to go to work. Now, the way that you're going to collaborate with your coworkers will be different that day if you are happy and jolly. Or, I have, say, Mehmet Bey or Emine Hanım, working in the same job, but they have different shifts. If a robot is going to collaborate with them, they may have different habits, different ways of doing their work. So a robot needs to understand how to interact, how to provide a personalized experience to these workers. So I talk about three aspects of personalization. One is the control. Not everybody will want a fully autonomous robot as their collaborator. The other one is interface. Not everybody wants to talk to their robot. They may want to do gestures, they may want to do push buttons, and so on and so forth. And then more importantly, feedback from the robot to the coworker. I heard testimonies saying that if the robot is doing something in the workspace that I'm working with, I better know what's going to do. I better understand what's going to happen. So I'm showing you NSF's 10 big ideas. So National Science Foundation is the equivalent of TÜBİTAK in the United States. And a couple years ago, they came up with these 10 big ideas. If you look at them, you don't see any technologies identified there. These are grand challenges that NSF wants the researchers to work on, and one of them is the future of work. And if you look at the themes include terms like lifelong learning, personalized, augmenting human performance. We talked about quite a bit yesterday in terms of, will the robots replace humans and so on and so forth. So there are important criteria that we should be aware of. All right. So with this, I want to talk about now a specific project that we are currently working on to motivate the conversation, to motivate the research and development directions that we want to pursue for the next 5 to 10 years, perhaps, to achieve this seamless human-robot teaming. An article from New York Times, last month, US unemployment rate fell to 3.5%. This is 50-year low. So since 1969, it's the lowest at this point. So what that means is that technically who is able to work is working already, has a job already in the US. So there's definitely a labor shortage. There are more and more dangerous, distant, and daring jobs. We used to talk about dull, dirty, dangerous jobs, but now I slightly changed those. Dangerous is dangerous. I'll give a few examples. But then distant, meaning, if the travel is difficult, right? So if I'm the only technician who knows how to fix an archaic
system, for example, and I'm located in Istanbul, but then my factory in Romania that we saw yesterday needs me right away. Can I do that work from a distance? Can I perform that work from a distance? Immigrant labor is a challenge, especially in the US lately, for obvious reasons. I'm not going to go into the politics of it, but there are implications for employers and so on and so forth. And then the customer promise. It's a positive note. I will give the example of Amazon. What is the customer promise for Amazon, from Amazon's perspective? Why are hundreds of thousands of people are working for Amazon? When you click your order from your laptop, from your mobile phone, Amazon promise is that your order will appear at your door in the next few hours. That's the goal. That's the ambition. Now, they cut down from 2-day to next-day delivery. You know, most of the items now in the US are delivered next day. But there's a customer promise that companies, these big corporations, are trying to achieve. And here comes the example that I want to talk about. Maybe I'll give a few tidbits in terms of what we are trying to achieve. So you don't see any robots in this slide. You see a video, and you see a bunch of pictures from seafood processing plants that are in the US. I took all these pictures except for the one that I'm in the picture, that's H. We visited these small plants. These are 50 to 100 worker plants, and you may ask why. The reason is it occurred to us that in a recent roadmap developed by the Department of Commerce is that the US trade deficit when it comes to seafood is $17 billion a year. It's with a billion, $17 billion a year. Not that US doesn't have enough seafood, you know, there's plenty of ocean around the States. It's because there's no capacity to process all the seafood that's caught. One specific example is that the whitefish, pollock, that's caught in Alaska, without being processed, it's just sorted and shipped to China or Vietnam for processing. The most typical, most important process is called adding value, which is portioning. So what they do is they clean and they turn them into fillets and then they package them so you buy them at the stores. So when we identified this, we said, okay, can there be something, you know, can we do something towards this that will be both appealing to us in terms of research and development, and it has a great societal and economic impact in the US, and we said, you know, is this common, right? So what can we do? So we started visiting. So this is another line from Fall River, Massachusetts, which is about 45 minutes to where I live. And what this line is, what is specific about Fall River is that it's the #1 US port in terms of valuations of seafood because of scallops. It's a shell fish. This is a very high value product. And all these workers, about a dozen of them, what they are doing is that they just picked this sack of scallops from the boat, they put them on the conveyor belts and they are sorting them by size, and they're looking for if there's a shell, if there's a seaweed, they're basically doing the quality check. 12 people. And the idea here is, if we can free 6 of those people by augmenting their performance through robots, can they process more, right? And then can we improve the capacity to process? And then we said, you know, a few more videos from Alaska and Seattle and so on and so forth. I think you got the idea. So what we did was we said, okay, so this is a grand challenge. It's a great impact. It is a great impact in the economy. So we went to Manufacturing USA. So this is a President Obama era set of institutes, National Manufacturing Innovation Institutes, and the last one, and the youngest one, is called Advanced Robotics for Manufacturing, based in Pittsburgh, Pennsylvania. It's led by the Carnegie Mellon University, but we've been a founding member of this institute. What they do is they provide funding for industry-university collaborative projects. That's why probably you noticed all the companies that were identified on the earlier slide. For a short period of time, for a 1-year term projects to demonstrate the feasibility of the project. For those of you who are familiar with the technology readiness levels, they are interested in TRL 4 through 7 projects.
So these are eventually, the students who worked on the project will take on the task and then form a company and, turn this into a product and move on from there. So we were actually one of their very first cohort of projects. So they started funding projects in 2017. The red highlighted project is ours. So they made a total investment of about $15 million. But then states came up with additional matching funds. So it ended up being over $1 million project for a year to complete. And we said, okay, what do we want to achieve? We talked to, for a change, rather than me imagining a problem from my office, we talked to the user, we talked to the stakeholders, and we said, what can we solve? What are the problems? And then we had two criteria. One is it needed to relate to the companies. The second is it needed to be rich for us to do the research and development that we wanted to do. I don't know what's going on with my PowerPoint, but anyway, I keep tapping on my iPad and it'll come back. So we said, let's develop a robotic system that can reliably handle seafood. Let's develop the perception and planning algorithms in collaborative environments, constrained and collaborative environments, and I'll talk about a little bit more on that. And then how do we develop this human-safe collaborative systems? Why collaborative? I always get that question. These companies, being small, they will invest into, so they will transform incrementally. They will invest into one system if you can demonstrate the value to them. So we won't be able to walk in and change their whole processes end to end. Not until another 5 or 10 years, perhaps. But then we said, okay, so what are the hard problems here? We are a hardcore research laboratory institute in Boston, and we said, okay, so visual and tactile inspection of deformable, non-standard materials, and although for this case it's seafood, imagine plastics, imagine textiles, and so on. So these are important and hard problems. Can we come up with novel designs to handle these perishable food items? Eventually they will need to be food grade so that they can be incorporated into those processes. And then can we do safe human-robot collaboration? If you recall the chart that I showed earlier, we want to push towards more reactive collaboration, right? So it's not like your robot does something, human does something, and then they wait each other. We don't want that. We want to have a true collaboration. So for this, maybe I don't know John will like this. So I always say when we start a project, we need to come up with the design specifications. And I always use the quote. I say, a design without specifications cannot be right or wrong. It can only be surprising. The meaning is that, how do we know that we solved the right problem? Or are we trying to solve the right problem? I may have the vision, but then when you work with a team of 12 people, other professors and students, that can get diluted in the operations. So this is not a complete list, and you don't have to read all this, but we validated this with the actual end users, and we asked them, does this make sense? And they said yes. As long as you can free one worker in a line, we'll invest into that platform. And then we said, okay, so what can we do? In some presentations, I wait until the end and show the video, but I'm doing the opposite today. This is back in September. It's the final demonstration of our project. We present different types of fish to our robot system in different positions and orientations. The robot understands where it is. Robot understands what it is. And I'll show you some of the detailed research work that we did. It also understands where the human is within the workspace, so that we can put safety boundaries on our motion planners, and then we can make sure that that the safety and then the collaboration is a little bit better than master and slave type of collaboration. This was about an hour before we presented this project to the governor of Massachusetts. So this was partially funded by the governor, who's the tall man in the middle, Charlie Baker, and we are now in conversations to really open up an innovation laboratory in Boston when it comes to seafood processing around these technologies, not only robotics, but perhaps IoT and other technologies that will be meaningful. So what is under the hood? This is now a commodity. We saw a number of
presentations earlier today and yesterday, which uses machine learning to identify different types of objects. So we can really, if you know that that day you're going to process, say, salmon, but by accident, you end up getting some levrek, let's say, we can distinguish between the two and then separate them, right? So that can be done easily. The key here, our secret sauce, and I'll come back to the DARPA Robotics Challenge and some of the work that we are doing on humanoids, was the motion planners that we developed, the understanding of the workspace and creating motions for the robots, similar to the Arçelik's coffee maker. How do we adapt these motion planners so that the motions are more human collaborative? I had a colleague who started looking at, wait a minute, none of the existing commercially available end effectors, grippers, are good for handling seafood. So we said, okay, so the soft ones are really, really soft, and sometimes they don't work. And then the hard ones are usually damaging to the product. This is a fragile, delicate item. So can we do something in between? So he has been working on fingers, which has an exoskeleton as well as a soft items, and we demonstrated this on a number of different objects. It's powerful enough, it is versatile enough, but then we also realized that sometimes it's not easy even for humans to pick up a fillet, a seafood item. So we said, okay, so what can we do then next? We added fingertips to the fingers, so that we can really go under and scoop it up. So this was another technology that was developed for this project. One thing that I want to mention is, as in robotics world, when it comes to manipulation and grasping, there's quite a bit of work that happens, but we don't think about, we just approach from one random or one selected approach vector and then pick it up. But it turns out, for seafood items, for fillets, this is not the right choice. So, you're really under the scoop. You really need to learn how to grasp. Sometimes you don't have to grasp. Sometimes it is critical to just push them around. And that's how you protect them, from damaging them. Luckily, one of my students has been working on pushing tasks for robot manipulation, and now this is a validation in simulation. Now we are in the process of applying this in real time. But I want to spend a little bit of time on this one because this is, again, I think, the true future of work: human-robot collaborative systems. And when we first started the project, we said, okay, we want to achieve this. So this is our goal, right? So when humans and humans work together, they have an unspoken language that they, from gestures, from motions, we know how to collaborate. We said, let's not start on the robot side. Let's start on the human side. Let's understand how humans collaborate in the same workspace. So what you see here is two views from an experiment that we ran. The task was very straightforward. I'll run them again. So we put a bunch of marshmallows on a white tablecloth, and we told the researchers, students, these are postdocs, to clear the table as quickly as you can and avoid the collisions with your teammate. And then in a motion capture laboratory, what we did was we basically looked at their motions and tried to understand what happens. And this led to a validation study. This is a simple demo. I'm not going to call it a complex thing. A simple demo where in almost real time, using the existing virtual reality technology, those are hand trackers that my student is wearing, we started understanding the real-time motions of the human within the workspace. So this is beyond robot being safe to the human, robot understanding or robot having a almost real-time understanding of where the human hand is going. Which piece is the human going to pick up? And we have some prime knowledge from the human subject studies that we performed already, so we can achieve this collaboration. Then we started thinking personalization. As I said, one day I may want to work just
here in front of me. I don't want to reach over the workspace. I want to use just this area. Or one day I'm happy, it's maybe New Year's time, or something happened, and I want to just go all around, right? So what if we create a heat map of the human activity within the workspace, and then in an adaptive way, what if we can adjust the robot motions to achieve that collaboration? And we have the building blocks all of these right now, and we are trying to integrate everything. This is interesting, in my opinion. We also did another human study where now the task was, human clears one row of blocks, and then the robot clears the other row of blocks. What do you see as a difference between the robot motions? There's a subtle difference between the robot motions. On your left, robot has unspoken gestures. We incorporated small pauses between transitions in the robot motions. On the right, we used a human power rule, and we created more smooth motions. It turns out the human-robot team worked in a more productive and in a better way. That was the feedback from the humans when the robot had those gestures, because human had an idea about when the robot is going to pick and where it's going to go next, and so on and so forth. With the smoother motions, and surprising, with the smoother motions, it was more of a, okay, I'm at a loss. So if the robot does its own robot thing, and if the humans do their own human things, I think the collaboration will be there. I will end this part very quickly by giving you an idea about what is next, because part of our goal right now is to transform the seafood industry in the US. We recently got a new award from the National Science Foundation, which will allow us to work on this project for another 4 years. But then here's the difference. We talked about interdisciplinary yesterday. We talked about, stepping outside of our comfort zones and so on and so forth. I'm the only roboticist in the team of 5 principal investigators. We have an architect, we have an economics professor, we have an ethics professor, and then we have a digital learning professor. And we said, okay, so we want to do this right. It's not just about human-robot collaboration. It's also about looking at the interactions between humans and robots and maybe redesigning these processes from end to end. There's no need, perhaps, for a conveyor belt. Maybe, do the humans and robots stand side by side or across from each other, or do we really separate them? Does it make sense to look at the processes holistically? Immigrant labor economics, it is a huge impact, especially in this area. We have a lot of Portuguese and Somalian immigrants in this sector. What will be the impact of introduction of this technology, both from a company's perspective as well as from the worker's perspective? And then we don't call it, so there's the ethics of autonomy. That's obviously, a robot can collect a lot of data from the worker's operations in terms of their productivity, in terms of their, how they do their work, and that can be good and bad, right? You can have all the good intentions, but it can also have very dramatic implications. So what is the right way of incorporating that? The last point is the workforce upskilling. We don't call it development, or we don't call it workforce development. It's upskilling. How do we train existing workers so they are used to now working with collaborative robots in the same environment? I will give 2 more quick examples before I open it up for questions. Just yesterday, or a couple days ago, this guy, Jeff Bezos in the US, announced that he formed a big consortium to go to the moon. NASA has the aspiration now, but he said we are going to go to the moon not for a day, not for a week. We are going to go to the moon to stay. Now, we have been working with NASA on their humanoid robot technology for now more than 3 years. This is a follow-on to the DARPA Robotics Challenge work that we did. Now, robots will definitely be part of that mission. This is, what I'm demonstrating is, it's a very complex system, thinking of transformation, thinking of, what may be the future. It's a very complex system with 40+ degrees of freedom.
and we can do really some manipulation tasks, dexterous manipulation tasks that Atlas is hopefully will demonstrate soon. So this is actually an old video from the opening of our new building, 2017, I believe. And I forwarded this video to NASA, and I told them, look, our funding ended, and we got a job for Valkyrie at the local coffee shop. It's delivering boxes to the shop. And of course, there was quite a bit of silence from them. They chuckled probably. So, future space missions and other applications will have robotics. This is a very quick video from the DARPA Robotics Challenge, disaster response we talked about. Yes, it is expensive. Yes, it is complex, but then the cleanup missions are already expensive, right? So US is getting more and more hurricanes, more and more tsunamis are happening. I was in Vietnam a couple of weeks ago, and then I had a connection in Tokyo. Everybody was talking about the typhoon that was on the way. How can we develop robotic technology that can do the tasks that, this is a collaborative robot. This is a human supervised robot. From a distant location, there's a human supervisor looking over the shoulders of the robot to make sure that, the robot does the right things. And the last example is motivated by this chart. These are the aging trends in Japan. US is not too far off from this. Now, next year, we anticipate that there will be about more than a dozen super-aged communities. A super-aging community is when at least 1 out of 5 persons is over 65, okay? And this comes with a lot of problems, challenges. We are destined to go to, I'll just run this very quickly. We are destined to go to a World Robot Challenge that will happen in Tokyo later in 2020. And we've been working with Toyota with their robot systems called Human Support Robot to do in-home tasks. Now, we started with obviously objects that are in the home. Now, compared to the seafood, when I said, maybe there are 2 or 3 different types, now in our homes we have all sorts of things. So this was the first project where I purchased a Chinese turntable to the lab so that students can take a lot of pictures while the object is spinning in front of them, and that formed the database for machine learning. And my student asks, HSR, what do you see? And then the robot is able to demonstrate or at least announce what it sees. This is 2018 Montreal. We were the best performing robot. We had the best performing robot in this storing the groceries tasks. I'm tired, I came home, I left my grocery bag on the tabletop and I went to take a nap. Can my robot from the corner come up and sort those for me? When I wake up, everything is in place. Here's another scenario. My student, actually interesting anecdote, my student, so Northeastern is very well known with its co-op program. My student spent his co-op at Arçelik's R&D labs last year. He spent 3 months in Istanbul. And he asks, HSR, come here. So robot goes there and then he says, HSR, please bring me a drink. And then robot will go to the kitchen. Robot is aware of where the kitchen is, where the drink might be. It's just understanding the scene and finding the bottle, between the medicine box and the apple, perhaps. But there are still challenges. With this, I think I'll skip over this. I want to end with this note. I want to go back to the transformation. Yesterday afternoon, I got an email from the National Science Foundation. Perhaps you've seen this news that's currently shaking the research communities in the US. Google published a number of, so the first part is not the abstract, it's the number of authors on the paper. About 30 authors published this paper at Nature, date is today. And they claim that their quantum computer is able to perform calculations
that a normal traditional supercomputer can do in 10,000 years in less than 4 minutes, in about 3 minutes. Now, this is transformation. This will be transformation. Now, maybe that algorithm right now is not meaningful to us. Maybe there are so many unknowns in this. This will still need to be verified. Even if you start reading the news articles, they say, controversial paper, because the research community needs to buy in. But this is, unheard of, right? So we cannot solve some algorithms right now using our laptops or our even supercomputers, but they claim that they are able to solve that in a little bit over 3 minutes. So I will leave you with this thought, and I'm happy to take a question or two if we have time. Thank you. This is what my students do in their course projects. They do autonomous penalty kicks with the robots. Kicking is easy, saving is not so much. Anyway, any questions? Yes, there's one back there. Üç dakika borçluyum size galiba. Test, okay. Sir, first I would like to thank you for your time for the presentation. Second, just out of curiosity, I'm wondering when are we expecting a robot that would be working without the supervision of a human, as most of what you mentioned were supervised by the human beings? Thank you. Can you give me an example of a human who's not working without the supervision of another human? No, I can't really find. I think I answered your question. Thank you. I'll be on during lunch and then during the rest of the day. Thank you. Sayın Doçent Doktor Taşkın Padır'a teşekkür belgesini takdim etmek üzere konferans eş başkanı Sayın Profesör Doktor Gözde Bozdağ Akar'ı davet ediyorum. Davetli konuşmacımız Sayın Ali Akurgal, ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden 1969'da lisans diplomasını, 1972'de aynı bölümden haberleşme dalında yüksek lisans diplomasını aldı. Ses kripto cihazları, sayısal kripto ve demet kripto cihazları olmak üzere daha birçok konuda ve birçok şirketler ile de danışman olarak çalıştı. Köşe yazıları Bilim Teknoloji Haber Dergisi'nde ve Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji ekinde düzenli olarak yayımlandı. Güncel olarak Herkese Bilim Teknoloji dergisinde yazmaktadır. Endüstri 4.0 ve tarımda sayısallaşma konulu konuşmalarını yapmak üzere Sayın Ali Akurgal'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bu olanağı bana tanıdığınız için de minnettarım. Yalnız sizlerden bir ricam var. Taşkın Hoca sizi belki daha 10 sene aramızda görmeyeceğimiz ürünlerle donattı şu anda. Herkes lütfen kendi reset düğmesine basarak günümüze dönsün. Çünkü benim anlatacaklarım maalesef o kadar ileride değil. Yok. Konu aslında bana Aydan Hoca tarafından verildi. Benim tarımla çok içli dışlı bir ufacık bir deneyimden, dededen kalma toprağı işletmekten başka bir ilgim yok.
Yine de umarım size bir takım unsurları, bir takım gerçekleri aktarabilirim. Olayı duygusal olarak anlatacağım. Bir ülkede yapılan üretimin değerini en iyi o ülkenin ihraç mallarının kilo bedeli gösteriyor. Türkiye'nin ihracatında ortalama kilo bedeli maalesef çok çok düşük. Bunlar Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün rakamları. 4-5 yıl önce 1.47 dolardan başladık. Giderek 2018'de 1.28 dolara kadar indik. Yani 1.28 dolar dediğiniz günümüz döviz kuru ile neredeyse 7,5 lira ve 1 kilo perakende sebze fiyatı kadar. Halbuki bizim ihraç mallarımız içerisinde beyaz eşyamız var, otomobiller var, televizyonlar var. Demek ki başka bir şeyler bu fiyatı fena halde aşağı çekiyor. Demek ki taş toprak satıyoruz. Sanayimiz ile tarımımız arasında karşılaştıracak olursak, işte 1 kilo sebze fiyatına sanayi malı ihraç ediyorsak pek bir farkımız da yok. Dolayısıyla bizim Endüstri 4.0'ı sadece sanayiye özgü bir yenilik olarak almamamız, tarımda da pekala Endüstri 4.0'ı dikkatle olabileceği yerde kullanmaya çalışmamız lazım. Ama tarımdan da bir kaçış var. Kimse tarım yapmak istemiyor. Tarımla meşgul olmak istemiyor. Herkes şehre gelip inşaatlarda çalışmayı tercih ediyor. Neden? Çünkü tarımın sanayileşmesi gerek. Bu benim düşüncem. Tarım hala büyük çoğunlukla doğa koşulları çerçevesinde yapılıyor. İnsanın çıplak gücüne dayalı olarak yapılıyor. Tabii traktör kullanıyoruz ama neticede traktörü de insan kullanıyor. Hiçbir şey otomatize değil tarımda. Tarla sürülüyor ya da ağaçların, fidelerin etrafı kabartılıyor. İnsan katkısı olmadan, burada makinede kullansanız, insan katkısı olmadan bunu yapmıyoruz. Tohum ekiyoruz, evet, makineyle ekiyoruz. Budama yapıyoruz, makineyle buduyoruz ama mutlaka neyin budanacağı ve tohumun nasıl ekileceğini gene bir insan eliyle ve aklıyla yönetiyoruz. Yağış bekliyoruz. Bizim tarımımız vahşi tarım. Çiçeklenmeden sonra da don olmasın diye dua ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Bazıları çok zorda kalırlarsa tarlalarına lastik götürüp lastik yakıyorlar. Birazcık faydası olur belki diye. İlaçlama yapıyoruz. Tabii bazen ilaç kalıntıları yüzünden de ihraç mallı gıdalarımız geri dönebiliyor. Hasat ile de ürünü topluyoruz. Sonra da üretici bunun karşılığında sarf ettiği emeğin bu ürünü elde etmek için sarf ettiği emeğin karşılığını alamadığından şikayet ediyor. Tabii yağış beklenen zamanda olmazsa, beklenmeyen zamanda olursa ürünler kalitesiz oluyor ve az oluyor. Bazen de don vurdu olabiliyor. Don vurduğu vakit işte belli sebzeler, meyveler arz talep dengesi yüzünden kıtlığı çekilen ürünler haline de dönüşebiliyor. Tüm bu olumsuzluklardan da doğayı sorumlu tutuyoruz. Çünkü doğaya bağlı olarak tarım yapıyoruz. Sanayiye bir göz atalım. Sanayide durum biraz farklı. Büyük çoğunlukla korunaklı binalar içerisinde ve giderek artan oranda da makine gücüne dayalı olarak üretim yapıyor sanayi. Bu etkinliğin büyük çoğunluğunda da sanayi ağırlıklı olarak firmalar kendileri bu işi nasıl dönüştürdüklerini, nasıl Endüstri 4.0 kurallarını uyguladıklarını anlatacaklar. Ben burada fazla değinmiyorum. Ham madde ve ara malları temin ediliyor. Üretim düzeni kuruluyor. Bu kuruluyor sözünü bir tarafa yazın, oraya döneceğim. Makineler kurgulanıyor. İşçi makine operatörleri tabii burada eğitiliyor, metot veriliyor. Ürünler paketlenip sevk ediliyor. Ham madde zamanında gelmezse fabrika duruyor. Ara malları kalitesiz çıkarsa ürün de sakat oluyor. Şimdi
artıları, eksileri size anlatmaya çalışıyorum. Ama sanayide tüm olumsuzlukların fatura edilebileceği ve düzeltilebileceği bir yer mutlaka bulunuyor. Tarımdaki gibi değil. Burada sorunları çok kesin hatlarıyla belirleyebiliyorsunuz, üzerine gidip düzeltiyorsunuz. Ama tarımda yağmur yağmamasına ancak sulamayla çare bulunabilir. Sulama ise o kadar yaygın kullanılan Türkiye'de bir olay değil. Suladığımızda da aşırı sulamadan dolayı toprağı tuzlulandırıp verimsiz hale getirdiğimiz bir yerde var. Gediz Ovası'nı öyle kaybettik sayılır. Şimdi tarımda da sanayide de aslında bir yanlışa düşüyoruz. Arçelik'ten söz etti Taşkın Hoca, ben de söz edeceğim. Bir kısım firmaları hariç tutuyorum. Genellikle Endüstri 4.0'a geçmeyi pek göze alamayan firmalara lafım. Rakiplere karşı pazar payını sürdürebilmenin veya arttırabilmenin anahtarı olarak fiyat üstünlüğünü görüyorlar. Yani ben pazarda daha fazla pay almak için daha ucuz mal üretmeliyim düşüncesine sahipler. Ürettiklerini daha düşük bedelle sattıkları vakitte başarılı iseler ihraç mallarımızın kilo fiyatı hep düşüyor. Yani bu gösterge aslında yani TÜİK'in yaptığı araştırmalardan aldığım rakamlar aslında fiyat rekabetini çok iyi başardığımızın bir kanıtı. Daha düşük bedelle satabilmek için daha düşük bedelle de üretmeye çalışıyorlar. İşte kimi zararına devleti ortak etmeye uğraşıyor. SGK primi alınmasın, vergiler azaltılsın, ÖTV ertelensin. Bunda da oldukça başarılılar. Devlet zarara ortak olduğu vakit işletmeleri günü kurtarabiliyor. Bunu büyük şirketler için söylemiyorum, özellikle küçükler için söylüyorum. Kimi işçileri ucuza getirmeye çalışıyor, kayıt dışı işçi kullanıyor. İşte Suriyeliler sağ olsunlar, Hızır gibi geldiler. Özellikle inşaat sektöründe Afganlarla birlikte büyük fiyat, maliyet indirimi sağladılar. Ama inşaat sektörü başka taraftan duvara tosladı. O da ayrı hikaye. Malzemeden ve kaliteden çalan bir yığın küçük işletme de var. Kısa erimde rekabette öne geçiyorlar. Pazarı ucuzluklarıyla elde ediyorlar. Ama ondan sonra ürünleri 3 günde bozulup da tamirinden de hayır gelmediği vakit elde ettikleri pazarı da kaybediyorlar. Ama bu arada nitelikli ürün yapan rakiplerini de yaralıyorlar. Kaliteden, malzemeden çalmadan, devleti zarara ortak etmeden yok mu bunun bir yolu? Var. Dünya lideri şampiyon olmak nasıl olunur? Türkiye sporda dünya şampiyonları çıkarmıştır, olimpiyat şampiyonları çıkarmıştır. Gazanfer Bilge, Yaşar Doğu, Naim Süleymanoğlu hepimizin aklındadır. Daha onlarca dünya olimpiyat şampiyonumuz var. Bunları sayabiliriz. UEFA kupasını kazanan takımlarımız hepimizin gururu oldu. Takım tutanlar burada birleşmişlerdir. Rakip takım olsa bile kupayı kazandığı vakit kutlamışlardır. Peki bir soru sormak isterim. Bu şampiyonlar acaba ucuz oldukları için mi şampiyon oldular yoksa üstün oldukları için mi? Şimdi bu karşılaştırmayı niye yaptım? Bizim sanayide de tarımda da ucuzun peşini bırakıp üstünün peşine koşmamız lazım. Bence hiçbir zaman şampiyon veya dünya lideri olmayı hedeflemiyoruz. Bu çok büyük bir eksiğimiz. Toplum olarak nasıl bunu aşarız? Arkadan gelecek kuşakları nasıl şampiyon olmaya, dünya lideri olmaya yönlendiririz? Bunu da uzun uzun düşünmemiz lazım. Hep aklımızdaki soru, biz kim, dünya lideri olmak kim? Bunu diyenler lütfen dünya lideri olmak üzere yola çıkanlara engel olmasınlar diyorum. Tarımda rekabet gücüne bir göz atmak isterim.
Tarım ürünü denilince bizde buğday, mısır, pirinç gibi bakliyat, domates başta saklanması yapılamayan çeşitli sebzeler akla geliyor. Zeytin bile ilk akla gelenler arasında değil. Halbuki zeytinin kilo fiyatı buğdayın kilo fiyatıyla karşılaştırdığınız vakit çok çok farklı bir noktada. Patates ve soğanı bile o kadar alışmışız ki stoklar tükenip geçen sene fiyatlar yükselince tanzim satış yapıp hatırladık. O zamana kadar patates ve soğanla kimse ilgilenmiyordu. Tarım kavramımız da büyük miktarlarda üretilip ucuza satılan bitkiler etrafında oluşmuş. Buradaki rekabet de fiyat rekabeti. Bu sunuşu hazırlarken tarım borsalarına girdim baktım. Türkiye'deki tarım ürünlerinin fiyatı, dünya tarım ürünlerinin fiyatının birazcık üzerinde nedense. Demek ki biz bu işi hakikaten çok pahalıya mal ediyoruz ki fiyatlarımız yüksek ama buna karşılık kurtarmadığı için tarımda çalışanlar topraklarını bırakıp şehirlere göç ediyorlar. Az miktarda üretilebilen tarım ürünleri de var. Arz-talep dengesi sonucu bunların yüksek olan fiyatları ağzımızı sulandıracak düzeyde. Eğer becerebilirsek, yaratacağımız arz ile dünya pazarında söz sahibi olabilirsek, fiyat rekabeti ile değil, arz üstünlüğü ile şampiyon olabiliriz. Ve buna bir örnek olarak karşınızda bir ürünü getireceğim. Ama bu arz üstünlüğünü elde edebilmek için de bu üründe güzel bir örnek oluşturuyor. Endüstri 4.0 unsurlarını kullanmak anahtar sözcük durumunda. Önce Endüstri 4.0 nedir diye bir göz atalım. Uzaktan bakınca bilek gücünün robotlara devredildiği üretim biçimi olarak gözüküyor. Ama bu değil aslında. Arka tarafta görünmeyen müthiş bir kaynak planlaması var. Robot gücünü, elektriği, malzemeyi, her şeyi uzun uzun planlamanız lazım. Ne eksik ne fazla. Tam ihtiyaç olduğunda karşılayan bir kaynak yönetim programı olmaz ise Endüstri 4.0'ın bir fabrikada başarılı olması mümkün değil. Robotlar da bir önceki robotun yapacağı ve kendine aktaracağı bir ara parçayı bekleme durumunda olabilirler. Vakitleri boşa geçebilir. Bunun önüne geçen unsur kaynak yönetim programı. Bunun da Türkiye'de hazırlananı var ama biz hala yurt dışından gelenleri kullanıyoruz. Çünkü bir yurt dışı hayranlığı Türkiye'de maalesef baskın. Ara malları ve ham maddelerde robotlara has bir hassasiyet ve doğruluk şaşmazlık var. Yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Bir zamanlar yeni bir araba aldığınız vakit bunun motoru 1000 kilometre kadar rodaj yapılırdı. Yani motor açılırdı Türkçesiyle. Çünkü o zamanlar üretimde toleranslar çok yüksekti. Silindirin piston tarafından aşındırılarak nihai ölçüsüne getirilmesi için bu aşındırma periyodunda motora nazik davranırdınız, güç bindirmezdiniz üzerine. Tabii bir yığında metal artı yağ karışırdı. İşte 1000 kilometrenin sonunda götürürdünüz, o yağ boşaltılırdı, motor temizlenirdi, yeni yağ doldurulurdu. Ondan sonra kullanmaya başlardınız. Ama şimdi robotların üretime girmesiyle toleranslar o kadar küçüldü ki arabayı size veriyorlar, kontağı çevirip tam gaz gidiyorsunuz. Bu şaşmazlığı başka türlü elde etmenin yolu da olmadığı için nitelikli ürün yapan büyük fabrikalarımızın, işletmelerimizin Endüstri 4.0'a geçmesi de kaçınılmaz. İnsan gücü üretimde göz ardı edilen, denetlenmeyen yüzlerce binlerce değişkene çok kısa süre içerisinde bakmak, ölçmek, kontrol etmek ve düzeltmesi mümkün insan gücünün. Ama iş robotlara geldiği vakit böyle değil. Gene insanların bütün bunlara bakması gerekiyor ve bugün Türkiye'de robot kullananlar, daha doğrusu üretim makinesi kullananlar hala Taşkın Hoca'nın söylediği gibi koruyucu perdelerin ötesinde bunları kullanıyorlar.
Zaten adımınızı attığınız vakit o bölgenin içerisine robot otomatik olarak duruyor. Çünkü bir birliktelik henüz teşkil etmiş değil. Robotların üretime getirdiği doğruluk, şaşmazlık ve hassasiyet nedeniyle fireler çok düştü, ürünler tam olması gerektiği gibi ve bir ürünü diğerinden artık ayırt etme imkanı da pek kalmadı. Aynı şeyi tarıma uygulayamaz mıyız? Tarımda ne yapabiliriz? İlk tepki, ama maliyeti arttırır. Doğru, maliyeti arttırır. Üstelik yüklü de bir yatırım gerektirir. Size vereceğim örnekte hem yüklü yatırım gerektiren, hem uzun süre alan, hem de maliyeti arttıran ama buna karşılık yapamadığınız bir ürünü yapmak üzerine. Mesele ucuz olmak ise Endüstri 4.0'ı uygulamayın. Ama ürünüm para etmiyor diye de sızlanmayın. Sizin seçiminiz ucuz olmak. Yani o kulvarda var, bu kulvarda var. Her ikisinde de yol almak mümkün. Tarımda da aynı şekilde buğday ve mısır ekmeye devam edecekseniz yapabileceğiniz en iyi şey ektiğiniz toprağı büyütmek ve aynı ekipmanla ve aynı insan gücüyle daha fazla toprak ekip daha fazla mahsul almaya gayret etmek. Mesele üstün olmak ise ne duruyorsunuz? Endüstri 4.0'ın bütün unsurları önünüzde. Yetiştirmesi zor, hasadı zor, o nedenle arzı düşük ve fiyatı yüksek bir tarım ürünü. Endüstri 4.0 yöntemleriyle burada ne elde edebiliriz? Birlikte bir değerlendirelim. Kim bilir belki sanayide kullanmadığımız üstün olma unsurunu bu vesile tarımda yakalarız. Trüf mantarı. İşte tuber, traf, trüffel çeşitli dillerdeki karşılığı. Türkçe'de domalan ya da keme mantarı olarak da biliniyor. Bu mantarın 5'i gözde olan 70 kadar türü var. Kilosu 2500 euro. 5000 euroya kadar çıkan türleri var. Türkiye'de yetişenlerinin kilosu 2500 euro. İtalya'da Alba kenti meşhur. Fransızlar yetiştiriyorlar. Arz miktarı az olduğu için ancak çok pahalı restoranlarda, özel yemeklerde kullanılıyor. Çok zor yetişiyor. 2018'de Türkiye üretimi 2 ton. Yani Türkiye'de yok değil, aslında var. Neden? Çünkü bizdeki iklim bunu yetiştirmeye müsait. Fiyatı yüksek. Nesi zor? Meşe ağaçlarının kökünde yetişiyor. Ve bitki toprak altında olduğu için siz bunu göremiyorsunuz. Hasadını yapacaksınız, bulamıyorsunuz. Domuz kullanıyorlar İtalya'da. Domuzlar bunun kokusunu alıyor, burnuyla toprağı eşelediği vakit hemen domuzu çekiyorlar, oradan mantarı kurtarıyorlar. Toprağın belli bir yapısı ve pH'i olması gerekiyor. Nazlı bir mantar her toprakta yetişmiyor. Ortamın yetiştirmeye uyumlu kılınabilmesi için en az 20 dönüm büyüklük gerekiyor. Bu organik tarım vesilesiyle bu büyüklükleri tanımaya başladık. Bu da bir organik nesne ve 20 dönümden aşağı bir büyüklükte verimli bir sonuç elde edemiyorsunuz. Bu alana damlama sistemi kurulması lazım. Toprağın nemini sürekli izlemeniz lazım. Sulama ile de dengede tutmanız lazım. İlk mahsulü 5 yılda alıyorsunuz. Kaliteli mahsul 7. yılda geliyor. Yatırımı yapacaksınız, bakacaksınız. İlk merhaba 5 yıl sonra. Kimse buna Türkiye'de dayanmaz. Bir kısım bakteriler gerekiyor köklerde, bir kısım bakteriler de yok edilmeli. Bunları sürekli denetlemeniz lazım. Günümüz yöntemi toprak numunesi alıp bakterileri aramak, olmayanları eklemek, olmaması gerekenleri de yok etmek. İlaçlama yapıyorsunuz yer altına. Toplaması zoru anlattım. İtalya'da domuz kullandıklarını söyledim. 35 sene sonra da
Her şeyi siliyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz, yenilerini ekiyorsunuz, sıfırdan yeniden başlıyorsunuz. Çünkü dejenere oluyor. Mantar aslında atmosferden oksijen almayan, kendi kökü olmayan bir bitki sayılırsa, parazit diyebiliriz. Ağacın olanaklarını kullanarak yaşıyor. Dolayısıyla aradaki irtibat bir şekilde dejenere olduğu vakitte bütün olayı sıfırlamanız gerekiyor. Şimdi türlere ve ağaçlara bu mantarın yetiştiği bakacak olursak mutlaka meşe gerekmiyor. Bu Aestivum denilen mantar türü Karaçam'da yetişebiliyor, Sarıçam'da yetişebiliyor. Pırnal meşe denilen Holm Oak'ta yetişiyor. Bir de bunların yüzdelerini gösteren bir grafik var ama okunabileceğini zannetmiyorum. Uncinatum denilen mantar Portekiz meşesinde, yabani fındıkta, kayında ve küçük yapraklı ıhlamurun köklerinde yetişiyor. Şimdi ağaçlara bakacak olursak bunların hepsi tanıdık. Yani bizde mevcutlar. Peki Endüstri 4.0'ı buraya nasıl yamayacağız? Mantar yetişmesi için gerekli maddeleri aşılandığı, üzerinde yaşadığı köklerden alıyor. Bir parazit gibi diye nitelemesi yapmıştım demin. Trüf mantarının köklerini en sevdiği ağaçlar arasında Türk meşesi var. Resimde bir temsili resim. Bu laboratuvar şeklinde bir alan. Köklerin hepsi tıpkı serada topraksız domates yetiştirir gibi yapay toprağın içerisine alınmış vaziyette ki ürünün görülmesi ve hasadı kolay olsun. Ortam değerlerini denetlemek ve istenen sınırlar içinde tutmak tam bir Endüstri 4.0 uygulaması. Buna da büyük fabrikalarımızda başladığımız için artık yabancı değiliz. Ama burada fabrika toprak altında. Ama size gösterdiğim resimde toprak altında değil. Çünkü toprak gerçek organik yaşamı yapmaya kalksak bu sefer istediğimiz faydayı elde edemeyeceğiz. Nasıl domatesi artık topraksız olarak seralarda, kontrollü ortamda yetiştiriyorsak, kışın sürekli yiyebiliyorsak, bunda da böyle bir yönteme gidilmesi gerekiyor. Domatesten örnek vermişken, topraksız ortamda domates yetiştirmek çeyrek asır önce başladı. Ondan önce işte bu mevsimde Ekim sonu, Kasım başı olduğu vakit domates tezgahlardan kalkardı, giderdi. Bir daha Mayıs'a kadar görmezdik. Şimdi artık 12 ay domatesimiz var. Kontrollü ortamda topraksız domates yetiştirmeye başladığımız vakit bir domates ağacından tonlarca ürün almak mümkün oldu. Daha önce düşünülmezdi. Günümüzde yediğimiz domatesleri arılar döllüyor, çiçekler arasında dolaşarak. Tabii arılar belli bir sıcaklığın altında işlev görmediği, uçmadığı için domateslerimizi ısıtmak zorundayız. 16 derecede tutuyoruz bu yüzden. Köklerde gerekli maddelerin sürekli ölçümü yapılıyor. Bunların eksik olanları tamamlanıyor. Tıpkı keme mantarında yapılmasını önerdiğim gibi. Arılar çalışsın diye ortam 16 derece, bitkiler çabuk büyüsün diye güneş benzeri bir ışıkla gece gündüz aydınlatılıyor ve böylece üretimin hızlandırılması sağlanıyor. Domates yetiştirmeyi benimsedik. 12 ay domates yiyoruz ama kilo fiyatı düşük. Yani aşağı yukarı kış domatesi, bu serada yetiştirilen bizim ortalama ihraç malı kilo fiyatıyla perakende eşit gibi. Şimdi sıra kilo fiyatı yüksek olan trüf mantarı gibi yatırım ürünlerinde. Tarımda 4.0'ı nasıl uygulayacağız?
Sanayide kimi eski teknolojilerle birlikte kurulmuş bile olsa bir iletişim ağı var. Robotlar devreye alınırken bu ağı güncelliyoruz. Çoğunlukla da Ethernet üzerine getiriyoruz. Eski sistemlerde RS-485 oldukça yaygın. PLA'lerle çalışıyordu. Tarımda ise bir iletişim ağı yok. Yani hiç kimse tarımda böyle bir şeye kalkışmadığı için uçsuz bucaksız arazi işte ancak cep telefonu çekiyor. Ne kurulacaksa yeni olarak kurulacak. Günümüzde 5G tartışılıyor. Bu Türkiye'de de tartışılmaya başlandı. Yurt dışında da tartışılıyor. 5G aslında başladı ama deneme mahiyetinde başladı. Çok da birden patlama şeklinde yaygınlaşmadı. İnceleniyor. Ama ana yaklaşım bir müddet sonra interneti 5G üzerine taşımak. İnterneti 5G üzerine taşırsak birçok şey olacak. Araba radyonuzun sim kartı olacak. Artık FM radyoyu değil, seçtiğiniz web sitesinin yaptığı radyo yayınını alabileceksiniz. Evinizdeki televizyonun da sim kartı olacak. O da havadan veya uydu platformlarından yayın almayacak. Artık yayın takip etmeyeceksiniz çünkü. İnternet üzerinden bağlanacaksınız ve bugünkü Netflix türü size istediğiniz zaman indirip seyredebileceğiniz içerikleri sağlayacak. Şimdi 5G üzerine taşımak dediğiniz vakit bunun Endüstri 4.0 tarafı da var. Tabii bu Endüstri 4.0'ı da 5G'nin üzerine taşımanın faydaları da var, maliyeti de var, zararları da var. Ben hemen birkaç zarardan söz edeyim. Bir tanesi mesela Türkiye'de fabrikalardaki bütün robotları birbirine 5G ile bağlasak bir üst düzey yöneticimiz o fabrikayı ziyarete gittiğinde bizde adet ilk önce jammer arabası gidiyor. Jammer arabası gittiği vakit orada 5G felç, robotların hepsi birbirine dolanmış vaziyette kolları. Tabii o ziyaretçiye ne göstereceğimizde büyük bir soru işareti. Şimdi bu olumsuzlukları bir tarafa bırakırız. Bunu operatörlerle konuşuyorduk. Bunu bana öneren operatör, adını vermeyeceğim. Biz de dedi jammer'a dayanıklı baz istasyonu yaparız. İyi dedim, onu izin verirlerdi sana. Jammer'ı niye kullanıyorlar? Baz istasyonunu susturmak için. Yani yok, mümkün değil. Türkiye'nin kendine özel koşulları var. Suriye'ye yakın durduğumuz için güvenliğimiz çok sağlam değil. Bu nedenle de jammer'la yaşamaya alışmamız lazım. Maliyete gelelim. Şimdi burada resim görüyorsunuz. Bu benim sene başında Amerika'da bir şirkete yaptığım, teslim ettiğim bir tasarım. İşte 7 santim cetvel made in Turkey, evet. Ama diğerleri maalesef benim fikri mülkiyetim haricinde her şey yabancı. Bu T-Mobile'a satılmak üzere bir Amerikan şirket tarafından bana tasarlattırıldı. Sol üstteki resimde gördüğünüz çip 4G çipi. Alttakinde gördüğünüz 2 tane anten var. Uzun olanı 4G anteni, kare olanı da GPS. Bu şimdi size söyleyeceğim Narrow Band IoT kartı, dar band nesnelerin interneti olarak Türkçeleştirdik bunu. Bunun görevi nedir? Aslında bunun üzerinde bir yığında duyarga var. Bunu mıknatıslı götürüp herhangi bir motorun üzerine yapıştırıyorsunuz. İçerisinde bir de 2 ay giden pili var. Motorun titreşimlerini, salgısını, sıcaklığını, sesini, ortamın sıcaklığını, nemini, basıncını ölçüyor. Ve motorun durumunda bir kötülük hissettiği vakit servisini kendi çağırıyor. Yani bakımı ortadan kaldırıyorsunuz, bakım maliyetinden kurtarıyorsunuz
işletmeyi ama erken uyarı verdiği için de hiçbir zaman fabrikanızın bir parçası aniden arıza yapıp durmuyor. Bakımı gerektiği vakit yapıyorsunuz. İşte titreşimden baktığınız vakit rulmanın değişmesi gerektiğine hükmedebiliyor içerisindeki algoritma ve basit arıza raporuyla birlikte bir bilgi gönderiyor. Şimdi niye bunu örnek olarak veriyorum? Çok yeni bir şey. Ben bunu sene başında yaptığım vakit Amerikan şirketi Qualcomm'un yaptığı o BG96 çipi üstteki daha henüz satılmıyordu. Bunu edindik bir şekilde. Ben bu kartı yapıp da teslim ettiğim sıralarda da Qualcomm bunu ticari kıldı. Teknolojiye hükmedenler LTE'den başlayarak bu Narrowband IoT nesnelerin interneti, darband internetini icat ettiler. Buna bir frekans bandı ayırdılar. Burada amaç baz istasyonuyla bu uç birimin çok basit bir el sıkışma ile devreye girebilmeleri. Eğer çok seyrek olarak merkeze rapor gönderen bir biriminiz varsa, bunun baz istasyonundan bir kanal alıp ondan sonra mesajını göndermesi yarım dakika kadar sürüyor. Ama bununla 4-5 saniyede işi bitirip tekrar sistemi uykuya sokabiliyorsunuz. Böylece 2 ay gibi uzun bir pil süresi elde edebiliyorsunuz. Bizde tarım uygulamalarında döşenmiş hiçbir hat olmadığı için aslında dünyanın hiçbir yerinde olduğunu da zannetmiyorum. 2 ay gibi uzun bir süre gerçi bir mahsul edinmede gene yetersizdir ama çeşitli şekillerde bu mahsulün yetişmesi için gerekli 4-5 aya uzatılabilir ve darband nesnelerin interneti rahatlıkla tarımda kullanılabilir diye düşünüyorum. Sonuç. Endüstri 4.0 uygularken ortaya bir yarar çıkartmamız gerek. Eğer bir yarar elde edeceğinizi görmüyorsanız, bunu sanayi için de söylüyorum, boş yere Endüstri 4.0'a yatırım yapmayın. Bazı firmalar yaptıkları ürünle Endüstri 4.0'da bir yarar elde edemeyebilirler. O zaman yarıştan geri kalmamak için önerim onlara yaptıkları ürünü değiştirmeleri, Endüstri 4.0'dan vazgeçmeleri değil. Satış bedelinin büyük çoğunluğu aramalı veya ham madde maliyetinden oluşuyorsa bir ürünün, o zaman Endüstri 4.0'a uygun değiller. Onu rahatlıkla görebiliyoruz. Kıyaslayacak olursak tarım ürünlerinde de böyle olanlar var. İşte buğday, patates, soğan vesaire. Ama nasıl ki sanayide 4.0 uygulamasında yarar getirdiği, 4.0 uygulamasının yarar getirdiği ürünler varsa ve bunları üretenler hızla bu yeni yaklaşıma geçiyorlarsa, tarımda da var. Üretimi, kaynak kullanımı yönetilerek yapıldığında büyük yarar getirilebilecek alanlar mevcut. Böyle bir yöntem olmadığından tarımı yapılmayan bir kısım ürünlerde trüf mantarı gibi Endüstri 4 sayesinde ülkemize kazandırılabilir. Olanaklar elimizde, geriye niyet kalıyor diyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız için burada veya dışarıda emrinizdeyim. Var mı burada? Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sunumunuzdan oldukça istifade ettim. Ben Türk Standartları Enstitüsü'nde çalışıyorum, makine mühendisi. Eğitim biriminde program geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Şimdi bununla ilgili bizim enstitümüzün de çalışmaları var. Dijital dönüşüm olsun, Endüstri 4.0 olsun. Sizin sunumunuzda ağırlıklı olarak bahsedilen bir maliyet meselesi hususu var. Bu bakımdan şu soruyu hani sizle paylaşmak istedim. Hem Taşkın Hoca'nın sunumuyla da belki irtibatlı olabilir. Bir işletmenin
Endüstri 4.0 veya hani bu bir Alman biliyorsunuz trademark, dijital dönüşüm faaliyetini gerçekleştirmesi için yapması gereken bir yatırım var. Ve bu yatırımın gideceği alan sürekli kendisini geliştiren, bu alanda işte sensör teknolojilerinin, bilişim teknolojilerinin her geçen sene hızla kendisini geliştirdiği bir alan. Bu bakımdan maliyetleri de her geçen sene aşağı doğru iniyor. Tabii ben bunu bir kabaca söylüyorum ama uzaktan gördüğüm kadarıyla yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bir işletme bu yatırımı yapmanın en doğru zamanını sizce nasıl tespit edebilir? Yani ben bu sene bu yatırım yapacağım ama seneye gelecek olan teknolojilerle hem bunun maliyeti daha düşük hem de daha etkin bir proje gerçekleştirebilirim sorusuna nasıl cevap bulabilmeli? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Veya daha önce tecrübe ettiğiniz bir durum söz konusu oldu mu? Teşekkürler. Güzel soru için teşekkür ederim. Bir anımı anlatacağım. İstanbul'da Kadıköy'de, ben telekom kökenliyim, onu söylemem lazım. İstanbul'da Kadıköy'de bir telefon santrali vardı. 36'lı santral diyebilirdik onu. Sonra 336 oldu. Ericsson bunu yapmış. Mekanik santral, dikiş makinesi gibi tık 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 çalışıyor böyle. İşte sayısallaşma akımı başladığı vakit Türkiye'de buna acaba bunun ömrünü biraz daha uzatabilir miyiz diye PTT Ericsson'dan uzman çağırdı. Tabii o santrali bilen uzman kalmamış. Uzman geldi, baktı santrale, bu çalışıyor mu diye sordu. Evet dediler, aman ellemeyin dedi. Şimdi eğer sizin söylediğiniz fabrikalarda bir üretim yürüyorsa ve bugünü de kurtarıyorsa aman ellemeyin. Endüstri 4.0'ı o ürünün üzerine getirmeye çalışmayın. Fabrikanın başka bir köşesinde yeni ve Endüstri 4.0'a daha uygun, Endüstri 4.0 olmazsa özelliklerinden kaybedecek yeni bir ürününüzü tezgahlamaya başladığınız sırada o zaman kurun sayısallaşmayı derim. Bu benim kişisel görüşüm olarak en mantıklı yaklaşım. İhtiyacınız yoksa kapıya bir Porsche çekmeyin yani. Başka soru alabilir miyim? Buyurun. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle sunumunuz için çok keyifliydi. Ben de akademik olarak tarımda teknoloji kullanımını arttırmaya yönelik bir alanda çalışıyorum. Yani çalışmaya başladım. Şeyi merak ediyorum, yani bu uygulamaları yaygınlaştırmak için hangi kanallar daha etkili olur? Yani bir devlet müdahalesi mi, yoksa özel firmaların yatırımları mı, yoksa atıyorum eğitimle bir farkındalığı arttırmak mı? Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Sayısallaşma, yani Endüstri 4.0'ı kastediyorsunuz değil mi? Evet, evet. Şimdi bizde küçük sanayici ilginçtir. Tarımdan gelir çoğu. Anadolu'dakileri kastediyorum. Büyük sanayiciyi kastetmiyorum. İlk önce gider en verimli tarım toprağının beton döker, orayı fabrika binası yapar. Binayı inşa eder. Ondan sonra civardaki fabrikalara bakar. Hangisinde en yeni tezgahlar varsa aynısından alır, içeriye döşer. Ondan sonra elde bina var, makine var. Ben şimdi bu fabrikayla ne yapabilirim diye ürün arayışına girer. Bizim Anadolu mantığı maalesef böyle çalışıyor. Halbuki bunun tam tersi olması lazım. Elinizde para yapacak bir ürün olması lazım. Onu kısmen şurada, kısmen burada, en ekonomik nasılsa öyle üretiyor olmanız lazım. Belki son bir araya getirmeyi sizin yapıyor olmanız lazım. Gidin otomobil fabrikalarına bakın. Hiçbiri oturup da pistonunu kendi üretmiyor. Bunun gibi biz tersine çalışan bir mantığa sahibiz. Önce bir fabrika binam olsun diye başlıyoruz. Şimdi bu mantıkla çalışan insanlar, hiç merak etmeyin, rakiplerine bakıp, komşularına bakıp Endüstri 4.0'ı görecekler ve bir hedef olarak kendilerine Endüstri 4.0'ı seçeceklerdir. Ama sağlıklı olan tabii
Endüstri 4.0 mantığıyla üretilebilecek bir ürününüz varsa ona geçmek. Dolayısıyla ilk önce ürün arayışına girmeniz lazım. Türkiye'de ürün arayışına giren çok az işletme var. Yeni girişimler ancak bunun peşinde koşuyorlar, fikrin peşinde koşuyorlar. O nedenle devletin bu dönüşümü yönlendirmesi aslında mümkün. Fakat ne kadar sağlıklı bu çok tartışma götürür bir konu. Devlet olsa yaptığı işi Endüstri 4.0 teknikleriyle yapmasının büyük bir katkı getireceği projelere destek vererek müdahil olabilir diye düşünüyorum kişisel olarak. Bilmiyorum cevaplayabildim mi? Sağ olun. Başka soru? Peki, buyurun. Ali Kılıç, Konya Gıda Tarım ve Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Hocam biraz makro seviyede bir soru sormak istiyorum ben şöyle. Siz bu çalışmayı yaparken Türkiye tarımda 4.0'a geçmenin neresinde? Hani bizim hazırlık seviyemiz nedir gibi bir şeyle karşılaştınız mı? Çünkü böyle bir tez başlatmayı düşünüyorum ben. Hani sizinle de açıkçası bu süreçte bilgilerinize başvuracağız. Hani biz neredeyiz? Hani en iyisi ki mesela Hollanda mı? Biz alalım onların hani tarımda 4.0'a geçmek için neler yapmışlar? Biz neredeyiz? Aradaki farkı nasıl kapatacağımız gibi stratejik bir yol haritası ile ilgili olarak ne dersiniz? Sağ olun, teşekkürler. Şimdi tabii böyle bir akademik çalışma yapmanın büyük yararı var. Çünkü Türkiye'de sanayici zaten akademisyenlerden kopuk çalışmayı uzun yıllardır sürdürmekte. Yeni arada bir akışkanlık oluşmaya başladı. Tarımı da yakınlaştırmak için çok faydalı bir çalışma olur diyorum. Ancak şunu da göz ardı etmemek lazım. Fabrikada zaman dediğiniz nesne saniyelerle sayılıyor. Tarımda öyle değil. Tarımda günlerle sayılıyor. Yani fabrikada bir cıvatanın yerine takılmadan önce toleransında olup olmadığı ölçülmesi gerekiyorsa onun bir saniye içinde yapılıvermesi lazım. Ama sizin ekeceğiniz topraktaki mineral kompozisyonunun doğru olup olmadığını tespit edebilmeniz için örnek alıp kargoyla bir yere gönderip orada analiz ettirip sonucu almanız zaman açısından yeterli. Dolayısıyla Endüstri 4.0 tekniğinin tarla sürülerek yapılan tarımda çok yüksek bir getirisi olacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii konunun da uzmanı değilim, onu da söylemek zorundayım. Ben işe elektronik tarafından bakan birisiyim. Ama buna karşılık laboratuvar ortamında domatesten ve trüf mantarından örnek verdim. Yetiştirilecek bir üründe tabii online yani anında ölçme ve kontrol yapılmasında büyük yarar var. Orada sürelerin daha kısa olması gerekiyor. Çünkü kökleri aşırı mineralle yakabilirsiniz. Bu köylü ağzında kullanılan bir terimdir. Yaş gübre kullanımında kökler yanar. Yani öyle bir tabir vardır. Bunu yapmamak için çıplak kökü olan, çıplak olan topraksız tarımda anında ölçme gerekli bir hadise. Ama toprakta yapılan tarımda o kadar gerekli olduğunu zannetmiyorum. Tabii test konunuzu verirken bu ikisini karşılaştırmalı olarak verirseniz belki oradan çok kıymetli sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum. Başka soru alabilir miyim? O zaman dışarıda olabiliriz. Sayın Ali Akurgal'a teşekkür belgesi takdim etmek üzere konferans eş başkanı Sayın Profesör Doktor Gözde Bozdağ Akar'ı davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Değerli konuklar, davetli konuşmacımız Sayın Mehmet Kürümlüoğlu, Almanya Stuttgart'ta bulunan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği Enstitü İleri Sistem Mühendisliği Bölüm Başkanı ve aynı enstitüde PDM-PLM Danışmanlık Merkezi Başkanıdır. İleri Sistemler Mühendisliği, ürün yaratım sürecinin geleceği konulu konuşmalarını yapmak üzere Sayın Mehmet Kürümlüoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Ladies and gentlemen, dear distinguished guests, so welcome you to my presentation. So first of all, I would like to say thank you to the organization team, to Professor Mustafa Gökler for the invitation that I have the chance to present our activities in the field of advanced systems engineering, our new topic. So the topic of this conference is about digital transformation and also smart services or smart systems. What I would like to do is to give you an overview about how to develop the smart systems in this digital world. I'm from the Fraunhofer Society, from one of the institutes of the Fraunhofer Society, the Fraunhofer Institute for Industrial Engineering. We are an institute or a society dealing with the topic of advanced or with the topic of applied research. We have around about 26,000 employees within Germany and also worldwide. We are not only active in Germany, we have also institutes in United States, in Asia, in China, in India, and also in several cities in Europe. I'm from as I said, from the Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, the IAO, the Institute for Arbeitswirtschaft and Organisation. We are around about 600 employees dealing with the topic of industrial engineering. We are founded in 81, so quite a long time. When you think about Fraunhofer is established in 49, it's quite a long time for the institute, and it's one of the bigger institutes within Fraunhofer. We are located in Stuttgart. In Stuttgart, we have 4 other institutes. One, for example, is the Institute for Production and Automation. What is special for Fraunhofer, and I think that is also a very important part, is that we have on the one side the Fraunhofer Institute, dealing with applied research, and on the other side we have the Institute for Human Factors and Technology Management of the Stuttgart University. So that is very important. So we do basic research at the university, take that knowledge and bring it then back to the industry. So apply it for the industry. Perhaps one important point, back to the slide, we are, one of our KPIs is our collaboration with the industry. That means we have to do direct activities, direct project with the industry. That's one of my KPI. For example, in my department, we have to bring up 50% of our income directly from the industry, from contracted research with industry. I think that is a very important part, and this shows that we are very industry-oriented, and we are doing we are developing solutions for that the industry can apply it directly. We are dealing with several research fields. One of the research fields is the cognitive engineering and production. That's where I'm from. And the rest is, for example, you can see it, mobility and innovation, the city of the future, all this urban systems engineering. It's all about the organization, the IT, the humans in this organization, and the interaction within the systems, mobility, city, and so on. This is the overview of our research field, cognitive engineering production. We had last year organizational change. So in the past was divided in product development or R&D management. I was the head of the competence center R&D management, and we did all separately, the production guys, the IT guys, the guys who deal with virtual reality, with augmented reality, for example, and also the production guys. What we did last year in April, we put that all together, 5 teams, and as you can see here, we are developing and doing research in all the area, in the whole product life cycle within a company. That means from the strategic point here, strategic R&D management,
product development, engineering, down to the shop floor. And this is an important part. So what we learned out of our Industry 4.0 activities, we started in 2011 with this topic. I made several projects with my team in this field, especially in the digital transformation part. The other colleagues from the production shop floor, they did many projects about the transformation, smart systems in production, assistance systems in production. So we learned from that you only can work together. So that must come together, and this was our idea last year. We are now roughly 50 people, including many students, and as you can see, a lot of projects are running, and some of this project I will present you today. I'm the head of the Competence Center Advanced Systems Engineering, one of the teams. So we are dealing with the R&D management. As I said, this was our previous topic, still an important one because strategy development is one important part. The R&D organization is important, its process, methods, etc. is very important. What we came up now, I'm doing since more than 20 years research and consulting in the field of PDM, Product Lifecycle Management System. So we increased our activities in the field of advanced systems engineering. Yeah, that's the overview, that's the frame where we are active, where I am active in my team, with, in a bigger team within this production and cognitive production engineering research field. Coming to our topic of today, of my topic, what I would like to present you. So the world is changing, there are many mega trends. So one is the society is changing. On the other side, the global world is changing, the markets are changing, China against America, Europe against America, etc. So everything is changing, very volatile economy everywhere on the one side, but on the other side, everything goes regional. So in Germany, for example, buy regional foods, look for regional companies, and so on. So there's a mix between globalization and localization. On the other side, humans are changing. So you see it also in your companies, in your families. A lot of people are changing. It's totally different than it was 10 or 20 years ago. So customization, individualization, diversity is very important. And this comes up also for the companies with, of course, not enough talents for the companies. And in the middle we have the digital transformation. Everything is changing, anywhere, always, 24 hours, 7 days. So a lot of things going on, Google, Apple, etc. So digital transformation is in a run. When I look at the companies and with the view on product development, product creation, and also with the IT systems within product creation, I see one important point here in the middle. Everything gets complex. Product gets complex. To generate all these different variants is a very complex task. To have the different bombs, for example, bring the bombs into the production, ask the colleagues from Archelic or from the automotive sector what they have to work and prepare until they can produce a ordered car, a customized ordered car. It's a long task to do until the car can be produced. So dealing with all this complexity is very big issue. On the other side, you have to be very flexible. You have to react on market. So very fast, bring up new products. Mass production on the one side, but individualized mass production. So that is one point. And you have to deal with all these value chain. And the value chain is not only in your region, it's worldwide. And if you look on this side, the interoperability, so with regard to the IT systems, so we have, there's increasing demand for the exchange of data between product development and production. In the past, or still today, it's only a small line or small interface. They are exchanging mainly some drawings, some bill of engineering, bill of material, that's all, and some other information, but not too much. It's really a small interface between product development and production. So these are the situation. You have to be, the products are complex, flexibility, you have to be very flexible, and on the other side, the interoperability is not given in the companies. So when I look on the current situation in Germany, you heard that also this morning from Alibe. He said about Industry 4.0
in agriculture. It's a really big point. But Industry 4.0 had two approaches. The one was using these technologies to be more efficient by using these technologies. This is one point. And on the other side, to earn money with the new business models. That means invest in this new, take the digitalization technology and make business out of it. That is more important. And if we say in the morning there was a discussion about the investment. Yes, you can pay this investment by developing smart products and selling the smart products and using these new technologies to sell higher value products. That's the point. And that is the philosophy behind Industry 4.0. And if you look here in Germany now, a lot of companies have a strategy, build up some lines, for example, but nobody, or only a minor part, invest in new business models. So, and that's the reason why, or the reason for that is, of course, that it's so complex that you have your product development and connect it to your business model. That's easy for banking or for example, for Amazon, they have catalogs with products, they sell it, you can order it, you can sell it, but you have to produce all these parts. And somebody's ordering it, you have to develop it, you have to produce it and then deliver it, and this is not an easy task. And bring it, for example, one example, you sell a product via internet, for example, a machinery or another complex product. Today it's like this, you order it, it comes into the sales department, they validate it, and then all the planning starts. But there's no connection between the online sales and the product development, for example. And this is, I think, this is the dangerous part. If you think about this digital transformation, the transformation of the industry. When we come to the point of the maturity level about the digitalization in product development, you can see we have developed here this 4 steps or 4 maturity levels. So important part is the processes. You have to first fix your processes. Must be lean, must be clear, everything must be fixed. That's one point. And the second one is the information flow. So the seamless, to support the whole process, the whole product life cycle, you need the information flow behind. And then you can, if you have this defined, this information level, then you can start to interact, because you can then take all the data and manage the data, and finally you can make it also intelligent. But you need the basis for this, and this is not given in most of the companies, also not in Germany. So there are a lot of things have to be done before doing all these intelligent things and all these smart things. This is the current situation in a lot of companies. Isolated systems, using many in product creation, they're using Excel, for example. I think it's the best PLM system in the world. And you see a lot of systems, they are using CAM system, CAD system, ERP, MES, but without or less interfaces. They are all isolated. You take your CAD model, put it in the generate the NC model, like in the CAM and NC model, and then take it in the ERP system. Some of the companies are doing, putting the engineering bill of material into manually into the ERP system, and this is a problem. There are a lot of mistakes. You need a lot of time, and so on. So this is the world. But on the other side, you need all these additional points. Requirements engineering. You have to follow for example, your customers' requirements, and this must be linked to all the different areas, because one requirement can affect the production, one can affect the product development, the purchase, etc. So you have to link with with each other. Digital factory, we heard some years. One of our main points is here, the product development, model-based systems engineering. It's one of our topic why we said, okay, this is one important part, because then you can model the product, mechanical parts, and also all the other linked areas. Visualization, artificial intelligence, it's the main topic in Germany and I think worldwide. So we heard about the investment of China in the field of artificial intelligence. So this is really a big issue. But don't think that there is all the solutions available. It's still a research topic, and they are a big, huge area. And we are currently investing in Germany a lot in this field. But as you can see, all the systems are not connected, and this is how we call chaos of data island. So when you come to the products, you see the product differentiation is today mainly by software. So that is one point. Software
comes up more and more into the products, in machinery, in cars, etc. So this will rise up in the next years up to 80%. So this will also define the future of the products. And when you think about what is the difficulty is, when you look at this picture here, you see here mechanics very hard, electronics and software has a small part. But you can see also systems engineering is only a small part, used, for example, in the aerospace industry, not so used in the automotive sector. But when you think about the future, what will happen? We will have an increased part of software, we will have an increased part of electronics, mechanics will be reduced, we will go in another direction, so that if you think about your mobile phone, you can use the mobile phone, and you can use a lot of different software with different kind of, if you have the expensive one or the cheap one. So as you can see, what it will also come into place, and we heard about 5G this morning, mobile communication, this will be part of the product. So, and therefore you need systems engineering, and you have to think about this point, how to manage all the different parts, components, and all the different disciplines within a product. And this is an important part why we think about this new topic of advanced system. And when I speak about systems, what I mean with systems, we are speaking long time ago about product and service systems, the main part that you can put also new business model in a product, etc. So we have, but one interesting point is this point of the networked systems, this what we call system of systems. I will come up with an example on that. So as you can see here, there are different systems what we have deal in the future within product creation. And these systems can also be combined with each other. This is an example from the mobility. In the past, you have a part within your car, mechanical, electrical elements. For example, an airbag. So then it comes the connected car, more electronics into the car, but still isolated. Then we have the topic of assistant systems, very software intensive, started in 2005. And today we are speaking about autonomous drive, plus in the next year. So we are currently of the 5 level on level 3, so the assistant systems. And this is also another system that you have to manage. And then you have also the environment, the society, the city. So this is the system. Normally, each company are developing or producing each part, but the parts must be connected to each other. The systems of the system, and that's what you have to manage. One example from Daimler, for example, they would like, or their strategy is with the PDM 2020, they would like, or their aim is, their objective is to have of each delivered car to have a digital twin of it. And this means you have to manage all these data, what comes up here. Yeah. And this is the difficulty of this topic. So therefore, for us, advanced systems engineering is one big topic. Industry 4.0, production, but we forgot all the product development. When you think about what happened in the PLM system topic in the last years, in the last 10 years, nothing happened. Really nothing happened. Only some minor functional improvements. Due to the fact of Industry 4.0, what they learned, we have to take all the data from product development. A lot of things are going on. And therefore, I think this is the next topic. And that's what we are currently in Fraunhofer are forcing. And you will see with our new project what we are doing in that direction. There's a need of the industry, and that's the important part. What we have some self-conception of the advanced systems engineering, what it means for us. So first of all, what we have to be clear, development work is the success of a company, of product, process, services. And digitalization, and that's what we heard the last 2 days, digitalization and digital technologies will come up with, offers new ways, so we can use it. One point is absolutely crucial. You have to have the information layer. So PDM, PLM systems are really crucial and is the basis for advanced systems engineering. And of course, what also is important, and that's what we are currently also working, is the competence development. And not only in industry, it's also important for the academia. Today we have all the different, and it's also in Germany,
We have the different faculties, we have the different disciplines. Electronic are different, mechanical engineer, electronic, software, etc. But think about this product, all these all together. How to manage it. If you ask an electronic guy or a software guy about specification, they speak about totally different things. So when you compare it with, for example, with a mechanical engineer, they're speaking totally different language. And therefore, this must also come together. So also, our activities are also in the field of universities, how to change academia in that direction. What we do currently, what we prepare currently in Germany with a big project together with 3 other Fraunhofer institutes on this issue. How to do that, also in academia. And on the job, so all these people, we have aging society, how to also develop or educate the people within, similar to Industry 4.0, within the enterprises. So when you think about what we developed or what we think, what is the approach for it, what are design principles of advanced systems engineering, because we think, or I think also, product creation must reinvent itself actively. So there are 4 principles. One is model-based. That's one important part. This must be model-based. The second thing is data-driven. Then the important part is must be supported. The whole process must be supported by IT. And of course, human-centered is another important part. Society, as I said in the beginning, society is changing, and the people are changing. The employees are changing, so you have to adapt yourself also in that direction. What means that for model-based? There's the highlight, model-based systems engineering. When you look today in companies, they are very component-oriented. You have your different components. You put it in your SAP system or ERP system. You have it in your PDM. The PDM system are very component-oriented, article-oriented, and you have a lot of documents. So you have no models. When you have some process models for ISO 9000. Nobody's working like this, but you have it. And but on the other side, you need here the shorter innovation cycles. You have to follow the different norms and standards, but on the other side, you have to be very fast. So what happens? You overgo and skip all the standards to be faster. So therefore, we need new description languages like MBSA. There's a model-based systems engineering today. It's mainly oriented on the mechatronic parts, but we have to extend that. We have to include into the models not only the functions, for example, and the technologies. You have to also put the business model behind. So how to bring, what is the link between a product part, a component, with your business model, for example? Where is it combined? And this is, therefore, you need a model to understand this complexity, because it's not easy to understand all the interlinkage between the different components, and therefore you need a new kind of, a new model-based description language to understand and to model all these things. The other part is, as I said, with regard to the academia, we have to work in interdisciplinary, multidisciplinary. And this is a very important part, so that everything is linked to this model. Yeah, you have the model, then you start, every product development starts with a model. You have everything inside. You have the requirements inside. You have then the link, and based on this model, step by step, initial one, then you have, for example, as the model as you have designed, then as you have produced, then it has delivered, and also in use. And the model is increasing, and the model is going bigger. And this is, for example, the basic for the digital twin. Today, everybody is speaking about digital twin, but they're speaking more about digital 3D models or collecting data via this model, but not. And digital twin is to predict the future, and this is not today in the mind of the industry. And therefore, you need to model all these different things. So, and you can see here, what is important is then you can, if you have this model or if you understand this complexity, then you can go and say, okay, how the function of a product is linked with the business model. And if you think about, you have software will increase, so then you can say, okay, this function or this function is linked to this business model, for example, for the platform or sending these apps or something like this. So you have to understand the complexity with
Therefore, model-based product creation is an important part. Second one, as I said, this is the basic to run all these things. So here, the important message is that we have to go and design and develop these platforms. You know, all these Amazon platforms, similar like this, and or this Apple platform with your mobile phone, that you get in the future only the functions. Not anymore the different systems. We are not speaking about ERP or PDM. You speak of functions, workflow functions, design functions, requirements functions. And this has to become into this in a kind of a platform. And therefore, this appification, how we call it, the apps, is a very important point. And also the access regulation, of course, within a company. If you have a lot of data, you have to be very careful, and IT security is a big issue. So the chances here to be much faster, and also to react on market demands, and also the customization will be much more easier with this kind of platforms. And what is also important is this bi-directional information flow. Because today with this one-to-one interface between the systems, this is so slow, and this is not the future. So therefore, there is research needed in that area. So then the other point is data-driven. Today, everybody is in a company, you have the old guys, they have a lot of experience, and you trust on this experience or an expert experience. But why not trust on the data that you collect from your product, from the use of the product, for example? Therefore here, the use of this digital twin is very important, that you collect the data, that you use the data, and based on this, you make decisions. You can see there, you collect all this data, and then see what the markets do or how the product reacts, and then you can directly react with new products and new business models. Other point is, of course, artificial intelligence within product creation. This is still not so active part. So I think this is also another important point, and the third one is assistance systems within product creation. So assist you in your daily work. And today, most of the assistance systems is a PLM system, if we have one, and that's all. The other one, what you have to design is software-defined manufacturing. Think about new approaches. Think about that you deliver only the machine or the part, and you earn your money with the software you send on the machinery. If you have a standard product with all things, and then you can, based on the software you put on, load on, you can then define the type of the product. What is also important point is frugal products. That means we had the discussion, not everybody can afford the big tools or big machine or big products and expensive products. We have to also think about frugal products. That means what we are doing in our research, we have the expensive ones, and also what we do is we try to develop also cheap with really with not expensive parts. For example, you can apply your machinery. We did it in Stuttgart. You can apply with 30 euros your old machinery from 1960s in this platform. It's not a problem. You don't think each time that it must be a very expensive, very cost-intensive product. Think about out of the box and try to do it in another way. And I think that's an important part. The last one is about human-centered production. We are one institute for human factors, so the human is very important for us, and we see the human still in the middle and not only part of the machinery. So the organization has to also be changed. It must be in a different, new way of working, homework, for example, that you work at home, that you are doing things in totally different way. I don't know exactly what it will be, but this will not like this today. So this will have to be changed, more attractive. I heard some times ago from one company, they can't attract the people because their environment is not good. So the young people come and go again. So that's what we see in Germany. So therefore, also this kind of things will become more and more important. And here, what is important here, also here, using of new tools within your product development, new forms of cooperation, also with external, with the whole value chain.
So a lot of things must change. And this is the chance by this topic of the digital transformation that you work in the future in another way and think in another way and work in another way. So therefore, organizational change and innovation change or culture change is very important. 2 weeks ago, a journalist asked me, I was in on an event, and he asked me about why, it was a Turkish journalist, why we can't change it in Turkey, for example, this digital transformation or all this change or different type of work. And I said, there's no obstacle for that. It's only the mind, the culture, we have to change that. We have to think in another way and do it. I say, just do it, like Nike advertisement, just do it. I think it's possible. There's all things are available. You have the universities, you have the industry, just do it. So therefore, think in a new way, and this is only a cultural change. So these are the 4 principles, but we have collected, there are much more points. You see here only an overview where we are active, what is important, system lifecycle management, not only product lifecycle management, integrate value chain, agile flexible product creation, artificial intelligence. These are all activities we are doing within our institute, and you see it's all linked to this topic of advanced systems engineering. Here's our overview about our strategic, in my team, what we are doing here. In our strategic research program, we are working on the language, on applications here, and also on new methodologies, product-related data, and also production-related. Production is more by my colleagues from the industrial engineering production management. And you can see we have several research topics currently. What we are currently establishing is our engineering or product advanced systems engineering lab, this cognitive engineering production lab. And for us, it's every time important that we not only do the research for us, basic infrastructure, all these things, advanced visualization, that we also have this kind of, that we show the industry what we are doing. And I think that is the important part, that you see here that the industry can come, you can demonstrate these technologies, you can make the trainings, and also what is important for us, for our business model as Fraunhofer, we can consult these companies. So therefore, we can collaborate there, and here, this is our approach, what we are currently building up. So we started in May with this project, and as you can see, this is a Fraunhofer internal project, what we have defined due to the change of our organization, and due to I'm lucky that I get the chance to build up this topic for Fraunhofer, or for Fraunhofer EO within our Fraunhofer Society, get this funding for it, and that is very interesting. And the important part is here, and we had the discussions also this morning about in Turkey, for example, with this Industry 4.0 factories. The important part is that it must be a living lab and not only a kind of museum. So therefore, it's important here, on the one side, doing the research inside this factory or this lab, and also demonstrate your solutions to the industry. Another one is the mobile plug-in lab, but I will come to that the next slide. So this will be the scenario for this. This finished yesterday. I get this. Put the slide yesterday evening inside because my colleague sent me this slide. So you can see here, this is the use case. You see here some guys are in a virtual environment, are developing something. We want a virtual model. And and then you see here the linkage to the, for example, here the product creation, here production, and also directly to the machinery. So that is our point, what we would like, or what is our aim is, to build up a kind of model factory, a small, to explain the principle of advanced systems engineering. So you see here one research topic, smart system configuration, product creation. What is very important in value stream oriented product design, if you change here something, what means that for the production line? If you change a variant or if you change a material, what happens then? And if you can directly do it in the design, and you can directly then produce it. That is the aim. On the other side, one big issue is, of course, artificial intelligence in product creation. So we're doing research here in the field of how can you, there are many technologies available, how you can apply this into the product creation. The mobile plug-in lab, so I'm also very proud on this. We won this project. It's started 2 weeks ago, and we get from the
EALET Baden-Württemberg, we get a funding of 900,000 euros for so that we can bring up the idea of advanced systems engineering also to the SMEs. So what we will do is we buy a container, put all these technologies inside, and drive directly to the SMEs and show them what is possible. So all these technologies, what we saw here, will come up in this container, and we will then, what we will do is, you see, this is also the first picture of it. We will demonstrate that at the customer side. We will do the consulting and also qualify the people, so especially SMEs. So, you know, also in Germany, it's in our region, is Stuttgart is the center. Everybody from the region must come to Stuttgart to see anything. So what we will do is to go to the countryside and show the companies what is going on. And I think it's a good approach. So it will be very, this is also for us a little bit marketing oriented, of course. But I think it's an important part to show the industry and also the society what is possible and what is needed. Okay, and yes, the second thing what we also do is we have this, each month we have a kind of open lab day. So the society can come in, companies can come in and see what we are doing with our lab. So we are showing them technologies here. It's an example of Industry 4.0, but this will be extended by the topic of advanced systems engineering. And next year we have this, it's parallel to the Hanover Fair. In April, we have this International Open Lab Day. If you would like to come, please, you are invited, and you can here or send me an email. I will pass it over to our event team. It's on the 24th of April. Another point, and this is one of our new projects we are doing with the support also of Mustafa Hoca, this innovation network. We established that with 12 Turkish automotive suppliers under the project lead of Taysat. Together with us, we established that, we started in September with this innovation network. What is our aim is exactly to bring up all these technologies or these ideas into the discussion with the 12 automotive suppliers. Here you see the names of these companies, and we have selected two topics. One is, of course, the R&D, so how to organize, how to develop, how to do the R&D management. That's one point. How to organize themselves, what kind of methods are using to use, etc., and derive from this the R&D strategy. And important, what is here also linked to our activity or this conference is, of course, the digitalization and next-gen product lifecycle management. So here we will discuss with the suppliers of this member companies about digitalization strategies. We will discuss about PDM, PLM system. We will establish models for this type, implement model-based systems engineering and artificial intelligence in product creation, also the digital twin. What is important here is these are 12 companies. These are pre-competitive and solution-oriented. So we will, and as Mustafa just said yesterday, we have to be more solution-oriented, and this is our approach. And therefore, I'm really proud and be part of this because we worked a long time to prepare and to start this project. And I think this is a good point where many companies, it could be also a model for the universities here to establish this kind of innovation networks to collaborate in new topics with the industry. Yes. For us, it's really, or for me, it's really important, this advanced systems engineering topic. So digitalization in product creation is essential. So to manage all this complexity within this new smart systems or systems of systems. And therefore, there's really a need for new approaches. And we are currently working on that. It's a research topic. We had last year, or not this year in April, there was a call for proposals from the German government on the topic of advanced systems engineering, exactly advanced systems engineering, and it was around 90 million euros, and out of this will come more than 10 to 12 research projects for the next 3 years. We started in
2012 with the first project in Industry 4.0. It was the same situation. We told the people, the industry, look about this Industry 4.0, what is Industry 4.0? So we have to do it, we have to start it, and by starting things, you can discuss about this topic, and then things come up, and I think, as we can see with Industry 4.0, was very successful, and therefore I think advanced systems engineering can be another big issue for the next years. That's from my side, that's our activities. Thank you very much. If you have any questions, please. Thank you for this inspiring presentation and sharing your insights about the new design paradigm. In your presentation, there was some wording, innovative PLM, PDM system, and the future of PLM and PDM. Yes. I believe today's PLM and PDM system are totally obsolete and headache. What do you mean exactly, innovative and the future of PLM? Thank you. You know, our point is, what we think about the future of PLM is, today we have a clear structure with a lot of functionalities, and we have different systems. In the future for us, it will be like this, that you have one platform with the different functions, that you can integrate the different functions like application lifecycle management topics, functions. You are not speaking anymore about the system, we are speaking about functions. And bring that on a platform, and so that they can easily be integrated in this platform. That is our point. That you have on the one side, I have this slide about how we see the future on PLM, but the main point is that you then can configure as you want your all the functions relevant for you. And another point is what we see from today's, if we can't do this with a platform, one point in 2040, for example, what we think about is when you use artificial intelligence, that we can use artificial intelligence to avoid all these direct interfaces. That the artificial intelligent algorithms search for the data directly with this link. So this is also another possibility. And the main thing is that in the future, the PLM system will be generated out of different functions, and that is our approach for the future. And must be very flexible, must be all these points. So you believe the open PLM system in the future? Yes, we are working on that, exactly, on the open form. And you see, for example, there is one example, this ARAS PLM system. So ARAS PLM system is an open source system. Of course, you pay if you buy some solutions from ARAS, but it's an open source, you can develop it yourself. So this is one point. But you are from Siemens, so. my first priority is the manufacturing. Yeah, okay. Hi, this is Osman. I have a question, kind of a follow-up question to that with PLM and PDM systems. Most of the cases, the companies actually just work as a silo systems. Like, seems like gentleman from here, Siemens, has Team Center, I believe. Team Center, yes. And then Oracle has their own version of it. IBM has their own version of it. And even though they claim that it's a very open system, but obviously it's not. No. So we actually have our own PLM and PDM systems that we provide kind of like open source. I'm sorry, not necessarily open source, but open platform for people to log in and start working with their advanced systems actually. Now the question is that, do you guys actually just develop the infrastructure to have all these systems work together? Or what's your role? Our role, yes, exactly. Our role is to bring and to take the software systems and make out of this kind of platform.
So we are applying, using the systems. We are in collaboration with Team Center, with RS, with all the different providers, and we take all of that and try to fulfill and solve these issues. I see. And the point of PLM today in companies is, as I'm doing that since more than 25 years, the point of PLM is that the companies do not understand that this is a system, that this is not an IT tool like Office or a CAD system. It's a philosophy, it's a way of working, it's an organization. And if you understand that, you can solve a lot of problems. But the companies buy the software and say, okay, we have implemented it, but nobody's using it because nothing has been defined. You know, you have to define what is your process, what are your workflows, how you structure your product, how you structure your variants, and so on. And this is a way of working, and therefore, these are the negative points of this PLM topic. And of course, the PLM systems today are very, closed systems. They are not open, and therefore all the problems come up. But our point is, as you can see here in our use case, for example, we are collaborating. We have a lot of machinery inside. We have this VR technology. We buy it, of course. Yeah. Some we get, the software we get for free because we are doing research on it. And then we test it. We are applying the different use case from the industry with this standards softwares and try to further develop. What we also do is we are, for example, developing new algorithms, for example, or we are, for example, in the virtual reality, augmented reality, we are, since more than 30 years, we are doing research and developing real software and technology in this field, as an example, or in production the same. So we are also doing the development of the things. But what is important for us, we take what is available and try to adapt that and improve that. Okay, thank you. Welcome. Tarkan Gürbüz from METÜ. Thank you for being here, and thank you for this really very informing presentation. I would like to ask you about education emphasis that you mentioned about education several times during your presentation, and training, and also the learning environments, which are really valuable. This innovative way of learning, plug-in lab, and also the other open lab solution. How do you describe the solution that you do research? You mentioned about research areas as the service and human resource management, because those advanced systems engineering requires highly quality learning environment, and this requires, of course, educational settings and also training solutions and development solutions. What are you doing exactly in this research area, service and human resource management? Yes, what we are doing there is we analyze what is the request. For example, take the Industry 4.0 topic. So that means in 10 years, 5 to 10 years, we need, and we start in 11, we start the research in that point, and we thought about what is needed in 10 years. When a factory like Industry 4.0 come up, and you have to apply or to bring in all these employees that they can work in that. What we are doing is we are doing, on the one side, what kind of competences are needed in the future, what kind of people, what kind of roles you need in the future, and based on this, we are developing concepts for trainings. So today we have your team, for example, as a company. You can't throw them out and put new ones. So that you have to develop these people by a time. And what we are doing is, for example, we did it for Void. I can tell that because it's published. So we defined, for example, what you call the digital driving license. So we defined the future topics for Void. We defined then, based on this, the different roles, what will come up. And then you can, and from the current situation of the employees, we define different ways how to develop and train these people. That is one point. And of course, on the other side, we have our own master and bachelor
course called Technology Management, where we also educated people or doing lessons at the university, for example. And also what we do is come up if there's new topics, like the topic of advanced systems engineering, how we can develop new courses in that field. So we are doing, for example, since more than 8 years in the field of PLM, so-called PLM professional. So what we are planning also for this is a advanced systems engineering professional. So this will be the next step from PLM to advanced systems engineering or systems lifecycle management. So therefore, we are developing also the concepts for new trainings and university courses. Thank you. Welcome. Good. Okay. Thank you very much. Üzere konferans eş başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa İlhan Gökler'i davet ediyorum. Çok güzel çok sağ olun. Her sene inşallah gene neler göreceğiz. Sizin için bir ağaç dikilecek. Teşekkürler. Sayın konuklar, A ve B salonlarında bildiri oturumları başlayacaktır. Ara vermiyoruz.
Değerli konuklar, davetli konuşmacımız Karal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Mühendislik Direktörü Sayın Alper Sarıkan, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına Karal Elektronik Anonim Şirketi Ar-Ge'de başlayan Sarıkan, tüketici alışverişi ve turistik deneyimini iyileştirmek üzere kapalı mekanlardaki mobil kullanıcı lokalizasyonu, elektronik üretimde fabrika otomasyonu ve Endüstri 4.0 gibi daha birçok değişik konuda çalışma yürütmüştür ve bu konulardaki çalışmalarına devam etmektedir. Nesnelerin interneti ekosisteminde birlikte çalışabilirlik ve güvenlik konusunda konuşmalarını yapmak üzere Sayın Alper Sarıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi bu risk fotoğrafı altında şunu düşünelim. Yaklaşık 25 sene önce ülkemizde GSM sistemi aktive oldu ve GSM baz istasyonlarına telefonlarımız bağlanıp görüşme yapmaya başladık. O günden bugüne kadar GSM telefonlarımızın baz istasyonlarıyla tutunması ve sinyal alışverişinde bulunmasını veri olarak saklandığını düşünelim. İlk günlerde temel amacı insanların GSM telefonlarıyla yer bağımsız olarak görüşme yapabilmekti. Dolayısıyla gönderdikleri datanın veya şebekeyle olan iletişimlerinde kullandıkları veri alışverişiyle ilgili herhangi bir soru işareti akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Ama 25 yıl geçti, o kadar data birikti. Şimdi şöyle bir senaryoyu kafamızda akıtmaya çalışalım. Onca datayı kullanaraktan bir makine öğrenmesi takiben de artificial intelligence algoritması çalıştıraraktan herhangi birisi sizin tüketici alışkanlıklarınızı analiz edebilir. Kaç saat uyuduğunuzu analiz edebilir. Turizm alanında nereleri tercih ettiğinizi veya kimlerle buluştuğunuzu analiz edebilir. Dolayısıyla burada bir parantez açıp şunu netleyelim. Veri bugün için çok kıymetli olmayabilir ama önümüzdeki dönemde başka amaçlarla kullanılabilir. Peki, riski baştan tarifledik. Mevcut durumda ne tür risklerle karşı karşıyayız? Sonuçta nesnelerin interneti kapsamındaki cihazlar bilişim sisteminin ayrılmaz bir parçası ve bilişim sistemi içerisinde birbirleriyle belirli protokoller kullanaraktan konuşmaktalar. Bu protokoller içerisine paket ekleyerek bazı ataklar olabilir. Tabii ki tüm nesnelerin interneti cihazları günün sonunda bir sunucuya verilerini akıtmak durumundalar. Bu sunucular hepsi internete bağlı, dolayısıyla dış dünyaya açık sunucular olduğu için dışarıdan bir takım saldırılara maruz kalabilirler. Veya araya
birilerinin girmesiyle, yani iletişimin arasına yapılacak enjeksiyonlarla saldırı altına girebiliriz. Veya çok daha basit düşünelim, herhangi bir switch üzerinden mirroringle data paketlerinin çıkartılmasıyla ortamdaki tüm verilerin dinlenmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla risklerimiz aslında hem dış dünyadan hem de iç dünyadan paket bazında verilerin aktarılması yönünde mevcut. Peki bu risklerle kimler karşı karşıya kalacak? Zaten halihazırda bilişim sistemleri bunlarla karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki dönemde IoT cihazları da bilişim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu risklerle mecburen yüz yüze kalmak zorunda kalacaklar. Dikkat ederseniz tahtadaki grafiğe göre 2015 yılından itibaren dünyada kullanılan IoT cihaz sayısı muazzam bir şekilde artmaya başlamış ve bu neredeyse exponential'a yakın biçimde artarak ilerleyecek gözükmekte. 2020 yılında gözüken o ki 20 milyardan fazla IoT cihazı dünya üzerinde kullanılabilir olacak. Bu 20 milyar cihaz neyi getirecek bize? IoT platformlarının daha çok kullanılması. Yani gönderilecek verinin farklı sunucularda işlenilmesi gerekliliğiyle sonuçlanacak. Peki gönderilecek veriler neleri kapsıyor olacak? Bazen bazı hastalar üzerindeki, sensörler üzerindeki veriler IoT platformlarına gönderiliyor olacak. Bazı durumlarda ise akıllı şehirler uygulaması kapsamında şehirdeki bazı kritik veriler derlenip yine IoT platformuna aktarılıyor olacak. Dolayısıyla dikkat ederseniz bir tarafta kişisel veriler var, bir tarafta kritik altyapıdan üretilen veriler var. Peki hepsini unutalım. Çok basitinden bir sıcaklık verisini düşünelim. Sıcaklık verisi de şehrin belirli bölgelerinden gönderiliyor olabilir belirli bir platforma. Bu veri şu anda çok masum gözükse bile önümüzdeki dönemde bu verinin başka verilerle relationlarının kurulmasıyla farklı anlamlar çıkartılması, dolayısıyla işlenebilmesi mümkün olacaktır. Şimdi ilk slaydımızdaki o görseli hatırlayalım ve orada aktardığımız anekdotta da bahsettiğim gibi bir zamanlar GSM şebekesinde tek amacımız iletişim kurmakken, o zamanki dataları çok da önemsemezken, sonrasında 25 yıl sonunda geldiğimiz noktada o dataların ne kadar önemli olabildiğini şu anda yaşayarak görmekteyiz. Dolayısıyla bugünden itibaren biz eğer nesnelerin interneti kapsamında kullanılacak sensörler veya bu sensörlerden veri toplayacak gateway cihazlarının güvenlik katmanındaki pozisyonlamasına dikkat etmeyecek olursak, elde edeceğimiz verilerin başka amaçlarla ileride kullanılmasını da engelleyemez oluruz. Bu sebeple her kullanacağımız nesnelerin interneti kapsamındaki cihazı siber saldırılara ve de veri güvenliğine önlem alaraktan sistemlerimiz üzerine konuşlandırmamız gerekecektir. Tabii burada bir önemli nokta daha var. O da bizim nesnelerin interneti kapsamında kullanacağımız herhangi bir cihaz bilişim sistemimizin bir parçası haline gelecek ve bilişim sistemimizin her bir parçasını zincirin halkaları gibi düşünecek olursak, zincirin sonuçta dayanma gücü en zayıf halkaya göre tespit edilecektir. Dolayısıyla bizim seçimlerimizi yaparken bu nesnelerin interneti kapsamındaki cihazların da yeterli güvenlik tedbirlerine sahip olduğundan emin olmamız gerekmektedir. 3 sene önce bir olay yaşanmıştı. Çoğunuz anımsarsınız. Facebook ve Twitter yaklaşık 8 saatliğine hizmet veremez konuma gelmişti. Ve o aksamanın temel sebebi gömülü yazılıma sahip cihazlara bir enjeksiyon yapılması ve o cihazlar üzerinden DNS servisini veren makinelerin bloklanması sebebiyle olmuştu. Dolayısıyla sizin zayıf halkanız eğer nesnenin interneti kapsamında kullandığınız cihazlarınız olursa, onların sayısının yüksekliğini düşünürseniz ve de geniş kapsamda görev yapmakta olduğunu düşünürseniz, başı sonu belli olmayan saldırılara maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple cihazlarımızı seçerken mutlaka güvenlik noktasında önem vermemiz gerekmekte. Diğer bir önemli konu da
cihazların birlikte çalışabilirliği. Şöyle bir düşünelim. Basit bir akıllı şehir uygulaması yapacağız. İşte şehrin farklı yerlerinden sıcaklık ölçeceğiz. Bazı su üzerinden ölçecek, bazısı tepede ölçecek bu sıcaklığı. Tabii ki hepsi aynı üreticiden olmayabilir ve heterojen bir yapı kurmak zorunda kalabiliriz. Bu heterojen yapıda sıcaklık sensörlerinden bir tanesini işte Türkiye'den birisi üretmiş olabilir ve sıcaklık eşittir 24 diye gönderebilir. Diğeri de yurt dışından gelmiş olabilir. O da temp eşittir 23 diye gönderebilir. Ama günün sonunda her ikisi de sıcaklık değeri. Fakat bizim bunları işleyeceğimiz zaman ortak bir dile çevirmemiz ve de o ortak dille işlem yapmamız gerekli olacaktır. Dolayısıyla bugünden itibaren hem protokol katmanında tekilleşmeye, yani cihazları seçeceğimiz zaman veya tasarımlarını yapacağımız zaman olabildiğince standart protokollere uygun, hem de ontoloji ana şemsiyesi altında bir takım semantik web uygulamalarına veya semantik IoT uygulamalarına yönelik de bu cihazları tercih etmemiz veya sistemlerimizi system design level'da oraya doğru yönlendirmemiz gelecek açısından daha uygun olacaktır. Tabii bunca IoT cihazı belirli platformlara, yani IoT platformlarına veri gönderiyor olacak. IoT platformlarını seçerken de o platformların bizim için kıymetli veriyi depolayacağı ve de o kıymetli veriyi işleyecek platformlar olduğu bilinciyle bu platformların da olabildiğince açık sistemler olması ve dolayısıyla da kontrol edebileceğimiz sistemler olması gerektiği bilinciyle seçimlerimizi yapmamız gerekmekte. Açık kaynak kodlu sistemler kullanılarak geliştirmeler yurt içerisinde de yapılabilir. Ancak şu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Bunu hem bir tasarımcı olarak da söylüyorum. Sonuçta yerli, yani yurt içerisinde yaptığımız tasarımlar var. Fakat bunların mutlaka eşlenik yurt dışındakilerle rekabet edebilir ve standartlara uygun ve de en az onlar kadar kaliteli olmalılar ki yine sistemlerimiz içerisinde yer bulabilsinler. Tabii bu tür sistemleri, yani nesnelerin interneti kapsamında konuşlandıracağımız sistemleri işletirken bir takım önleyici yaklaşımları da vurgulamak gerekmekte. Bunlardan en önemlisi sürekli güncellemelerin yapılması. Çünkü her an başka açıklar doğabiliyor veya güç yönetimine ilişkin sizin başka güncellemeleri sürekli sisteminize uyguluyor olmanız gerekecek. Fakat burada altı çizilmesi gereken önemli bir nokta var. O da her gelen güncellemeyi geldiği gibi değil, onun yerine bir test ortamında denedikten sonra ve de emin olunduktan sonra canlı ortama alınması yönünde. Tabii güncellemeleri takip etmenin yanı sıra felaket senaryolarını baştan yazmak ve bu felaket senaryolarını oluşmadan akıtabilmek hem kullanıcıları bilinçlendirmek hem de sistem yöneticilerini bilinçlendirmek açısından son derece önemli olacak. Diğer bir nokta, hani bunu hem bir geliştirici olarak söylüyorum hem de bir kullanıcı olarak belirtiyorum. Loglamanın önemi. Normal çalışma esnasında logları mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor ve yeterli miktarda log da üretebilir sistemler kurmamız gerekiyor. Neden? Çünkü sistemlerimiz aslında sürekli belirli taramalardan geçiyor. Özellikle yurt dışı menşeli siteler üzerinden sürekli bizim yurt içerisindeki sistemlerimiz kontrol ediliyor ve bir şekilde açık bulunmaya çalışıyor. Dolayısıyla logların her zaman analiz edilmesi ve de normal kullanımda da bu analizler sonucunda tespit edilen anomaliler için önlemler alınması sistemlerimizi, yani nesnelerin interneti kapsamında kuracağımız platformlarımızı çok daha güvenli hale getirecektir. Tabii bu tür sistemleri geliştirirken dikkat etmemiz gereken bir de sistematik olmalı. Bunlardan bir tanesi özellikle küresel bağımlılığı azaltacak. Burada bir parantez açaraktan şunu vurgulamak istiyorum. Sonuçta nesnelerin interneti kapsamındaki IoT device'ların sayısı dikkat ederseniz artıyor ve de önümüzdeki dönemlerde de artacak. Bu şöyle de bir tehlikeyi de önümüze koyuyor.
Türkiye sonuçta bir IoT device çöplüğüne de dönüşebilir. Bunun için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir, güvenlik; iki, birlikte çalışabilirlik; üçüncü bir tanesi de var. O da içeride olabildiğince yazılım ve donanımı da geliştirebiliyor olmak. Bu şekilde geliştirme yaparaktan, özellikle platform bazında yapacağımız geliştirmelerle, yani veriyi işleyeceğimiz ortamlarda yapacağımız geliştirmelerle, çünkü önümüzdeki dönemde veri çok kıymetli olacak, o verinin işlenmesi de çok kıymetli olacak. Biz küresel firmalara olan bağımlılığımızı azaltabiliriz. Burada platform bağımsız yazılımlardan kastettiğim de şu: bilgisayarı veya bir sunucuyu bir sabit bir donanım olarak görecek olursak, yani bunu bir özel donanım değil de genel kullanıma yönelik bir donanım olarak görecek olursak, herhangi bir bilgisayarda veya bir sunucuda çalışan yazılım veya keza bulut mimarisi üzerinde çalışan yazılım bizler için platform bağımsız yazılımdır ve bu gerçekten katma değerli, veriyi içeride tutup kendimizin işleyebileceği, yani kendimizin kontrolü altında veriyi yönetebileceğimiz bir platform olacaktır. Burada bir önemli nokta daha var. Nesnelerin interneti kapsamında yapılan her bir geliştirme aslında bir firmanın boyutundan çok daha öteye gitmekte. Yani bir firmanın kendi başına kendisiyle her şeyi karşılayabileceği, kendi yetenekleriyle karşılayabileceği boyutun çok daha üstünde. Dolayısıyla özellikle IoT kapsamında firmalar arası işbirliklerinin artması çok önemli. Yani firmaların birbirleriyle bir araya gelip o kolaborasyonu olabildiğince kuvvetli projeleri hayata geçirmeleri son derece önemli olacak. Tabii bunları sağlamak için de mevcuttaki gibi devlet teşvikleri veya Avrupa Birliği teşviklerinden faydalanmak önem arz edecek. Tabii burada geliştirme sistematiğine bağlı olarak yurt içerisinde yapılacak geliştirmeler, örneğin bir akıllı şehir uygulaması, sonrasında otonom araç uygulamasında da kullanılabilecek bir know-how elde edilmesine sağlanacak veya otonom araç başka bir askeri uygulamada kullanılabilecek başka bir algoritmanın geliştirmesine sağlayacak know-how sağlayabilecektir. Dolayısıyla eğer yurt içerisinde buradaki Ar-Ge mühendisleriyle biz geliştirmeleri yapabilirsek, bu farklı dikeylerde bize başka çözümler sunulabilmesini de sağlayacaktır. Keza her zaman yani bugünlerde özellikle çok popüler deyim olarak katma değerli ürünler nasıl elde edilir? Tam da işte böyle elde edilir. Yani platform bağımsız ve sizin know-how'u biriktirerekten farklı segmentlere uygulayabildiğiniz zaman gerçekten katma değerli ürünler elde edilebilecektir. Yavaş yavaş hayatımıza girecek olan, şu anda geliştirme aşamasında olan bir de 5G konsepti önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız yeniliklerden birisi olacak. Tabii 5G ile beraber artık network tek bir dilimden ibaret değil, farklı dilimlerden ibaret olabilecek. Dolayısıyla her bir dilimde biz başka işlemler yapabiliyor olacağız. Örneğin bir dilim sadece otomotiv yönündeki veya otomotiv alanındaki IoT device'larıyla haberleşirken, diğer bir dilim son derece gecikme hassas, örneğin ambulanslar arası iletişim için kullanılabilecek. Keza böyle bir altyapı özellikle afet durumlarında kamunun da kullanabileceği ve kesintisiz iletişiminde sağlanabileceği bir ortamı da hazırlamış olacak. Peki bu yapıyla bugünden başka ne geliyor olacak bizim hayatımıza? Bir defa hızlar artmış olacak, bağlantı hızları, bağlantı sayıları artmış olacak. Bu da IoT device'larının sayısının, ortamda çalışabilecek sayısının ciddi anlamda artmasıyla sonuçlanacak. En önemlilerinden bir tanesi de son derece düşük gecikmeye sahip uygulamaların önü açılabiliyor olacak 5G ile beraber. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz varsa sorabiliriz. O kadar zamanımız var.
Aslında benim oradaki düşüncem şöyle, bunu hani gerçeklediğimiz projelerden de örnek vereyim. Şey konusunda haklısınız. Yani güvenlik demek aslında sizin işte bir protokol üzerinde ekstra byte'lar eklemeniz demek. Dolayısıyla kullanacağınız bataryayı daha erken bitirmeniz demek veya enerji sarfiyatınızı arttırmanız demek. Dolayısıyla bu bilinçle eğer yani güvenlik ön planda, birlikte çalışabilirlik ön planda. Bu iki ana eksende tasarımınızı veya sisteminizi kurmaya başlarsanız şunu tercih edebilirsiniz. İşte herhangi bir proprietary protokol yerine ben MQTT seçeceğim. Neden? Güvenlik kılıfını koyabilirim üstüne. Bu sizin seçiminizdir. Tamam, MQTT'yi seçtiniz. Kullanmayabilirsiniz. Neden? Private tarafta kurmuşsunuzdur. Kullanmazsınız. Ama public'e koyduğunuz bacaklarınızda onu aktive etmek zorundasınız. Veya daha da iyisi, yani önümüzdeki dönemde o tür uygulamaları da göreceğiz. Dinamik olarak şey yaparsınız, devreye alırsınız, çıkartırsınız. Neden? İşte şimdi USOME'ler var. İşte bir atak geldiği zaman zaten ülke bazında herkes birbirine haber vermeye çalışıyor. Yani bir atak altındayken arttırırsınız güvenlik seviyenizi, security level'ınızı. Birazcık bataryanıza kıyarsınız. Ama sonrasında her şey süt limon olduğu zaman siz de aşağı doğru çekebilirsiniz. Dolayısıyla orada size şey konusunda katılıyorum. Çok bilinçli davranmamız lazım. Seçimleri yaparken o güvenlik kılıfını koyabileceğimiz şekilde seçmemiz lazım. Ama T0 anından itibaren uygulamaya başlarsanız bazı başka problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yani burada bir ufak not daha aktarayım sizin sorunuzdan doğru. Şimdi bu nesnelerin interneti kapsamında bir haberleşmesi, yani bu cihazların haberleşmesi önemli ama ondan da önemlisi bataryanın yönetimi. Çünkü bir şekilde sizin enerjiye ihtiyacınız var ve de bataryayla enerji sağladığınız durumlarda onu çok milimetrik kullanmanız gerekiyor. Ve her eklediğiniz byte sizin bataryanızın daha çabuk bitmesiyle sonuçlanıyor. Ve de koyduğunuz IoT device'ların işte en az 2 yıl, belki 8-10 yıl çalışmasını isteyeceksiniz. Aksi takdirde işinize yaramıyor. Dolayısıyla bunu bütüncül olarak ele alıp, tamam güvenlik ana eksenimizde yer alacak, birlikte çalışabilirdik ana eksende ama bizim bunu kontrol altında tutabiliyor olmamız gerekiyor. Başka sorunuz varsa alabilirim. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir panel diliyorum. Sayın Alper Sarıkan'a teşekkür belgesi takdim etmek üzere konferans eş başkanı Sayın Profesör Doktor Gözde Bozdağ Akar'ı davet ediyorum. Gözde Hocam, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın konuklar, dijital dönüşüm teknolojileri konulu panelimize hoş geldiniz. Panel başkanı ODTÜ'den Profesör Doktor Sayın Gözde Bozdağ Akar. Panelistlerimiz Havelsan'dan Sayın Tahir Coşkun, Simsoft'tan Profesör Doktor Sayın Veysi İşler, Doruk Otomasyon ve Yazılım'dan Sayın Mustafa Can Öztürk, Universal Robots'tan Sayın Kandan Özgür Gök, Verisys'ten Sayın Aydın Kolat'ı davet ediyorum.
Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Konferansımızın ikinci paneli dijital dönüşüm teknolojileri hakkında çok değerli panelistlerimizle bilgi alışverişinde bulunmaya çalışacağız. Ben öncelikle panelistlerimize kısaca kendilerini tanıtmaları için söz vermek istiyorum. Daha sonra da bu 2 gün boyunca çok fazla duyduk. Yeni kelimeler girdi hayatımıza. Yeni bir ekosistemin içindeyiz. Firmalar bazında kendileri dijital dönüşüm konusunda nerede görüyorlar, ürün ya da süreç bazında neler eksik, neler yapılabilir, bu konuda fikirlerini alacağız. Soru cevap şeklinde sunum, soru cevap, yarı sunum, yarı soru cevap şeklinde devam etmeye çalışacağız. Sonuçta da sizlerin sorularıyla panelimizi cevaplarıyla kapatmaya çalışacağız. Evet, Ay Bey. Ben Tahir Coşkun. 1996 Ankara Üniversitesi mezunuyum. 98-2001 arası Sirakus Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde master yaptım. Eğitim sırasında Sirakus Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve bir savunma sanayi firmasında aref mühendisi olarak çalıştım. Eğitimin ardından e-ticaret alanında girişimlerim oldu. Human College'da MBA diploma ve University of Rochester'da Financial Analysis konusunda Graduate Level Certificate program mezunuyum. Jeotermal enerji alanında startup girişimlerim oldu. Amerika'da Walmart'ta ve Amazon'a bağlı bir şirkette uzun süre çalıştım. 2009 Mart itibariyle Türkiye'deyim. Havelsan'da dijital dönüşüm müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle herkese merhaba. Aslında Veys Hocam'ın bu panele katılmasını planlamıştık ancak son dakika kendisinin çok acil bir işi çıktığı için onun yerine ben katılıyorum. Kendisi çok özürlerini iletti. Ben doktor öğretim üyesi Ulaş Güleç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda Simsoft bilgisayar teknolojilerinin de sanal ve artırılmış gerçeklik projelerinden sorumlu proje danışmanı olarak çalışıyorum. Kendim ODTÜ Bilgisayar Mühendisi mezunuyum. Doktoram sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine. Aslında yazılım geliştirme süreçlerini, doktora konusunda yazılım geliştirme süreçlerinin kişiler tarafından deneyimlenebilmesi açısından 3 boyutlu bir ofis ortamında yapay zeka destekli bir simülatör geliştirdik. Bu şekilde bu alanda çalışmalarım mevcut. Merhabalar, Mustafa Can Öztürk, Doruk Otomasyon Ar-Ge Direktörü. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. Gözde hocam da tekrar buraya panelist olarak gelmek benim için çok heyecan verici. ODTÜ sonrası ben 11 yıl Amerika'da yaşadım. Öncelikle Florida Üniversitesi'nde master ve doktoramı yapay zeka üzerine tamamladım. Beyin makine arayüzleri üzerine çalıştım. Yapay sinir ağları, recursive neural network'lar üzerine çalıştım. Sonrasında da bir 5 sene Seagate Teknoloji'de hard disk üreticisi firmanın Ar-Ge merkezinde çalıştım. Orada yeni nesil depolama teknolojileri üzeri, ısı destekli Heat Assisted Magnetic Recording ya da Bit Pattern Media gibi yeni nesil depolama teknolojileri üzerine çalıştım. Ben de 2013 yılında Türkiye'ye döndüm. Son 1,5 senedir de Doruk Otomasyon'dayım. Doruk Otomasyon'da biz üretim yönetim sistemleri yapıyoruz. Yani fabrikalarda ham maddenin girişinden nihai ürün çıkana kadar tüm süreçleri yöneten yazılımlar ve donanımlar yapıyoruz. Bunun üzerine de bu sistemleri yeni nesil teknolojiler konuşacağımız yapay zeka, görüntü işleme, artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri entegre ederek bir bütün halinde müşterilerimize sunuyoruz. Bununla ilgili daha sonra detaylı bilgileri vereceğim zaten. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum tüm panelistlere ve misafirlerimize. İsmim Kandan Özgürgök, Universal Robots Türkiye ve Orta Doğu Bölge Yöneticisi'yim. Yaklaşık olarak 16 yıldır robotlu otomasyon sektöründe yerli ve yabancı birçok firmada çeşitli görevler aldım. Maden ve makine mühendisliği mezunuyum. MBA öğrenimimi tamamladım ve Türkiye'de reel endüstri içerisinde otomotiv, havacılık sanayi ve gıda birçok sektörde robotlu otomasyon alanında projelerde bulundum. Şu anda da 2 yıldır Türkiye'de Universal Robots Türkiye'nin bölge faaliyetlerini yürütüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aydın Kolat ben. Şimdi yaşımız belli olacak ama söylemek zorundayım herhalde. Ben 82 yılında ODTÜ'de nükleer fizikte doktoramı bitirdim. Geçmişini anlatmayayım. Ondan sonra 17 yıl kadar IBM'de çalıştım. Yani nükleer fizikçi birisi IBM'de
artık ICT sektörüne geçmiş oldu. Verisys firmasının genel müdürüyüm şu anda. Verisys firmasını biraz sonra kısaca anlatacağım zaten. Türkiye Bilişim Vakfı'nın Ankara temsilciliğini uzun yıllar yürüttüm. Şu anda Türkiye Bilişim Derneği'nin İcra Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Top Yazılım Meclisi olsun. Yani bir takım şeylerde Türkiye'nin stratejisine katkı vermeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Şimdi kendinizi tanıtırken de kullandığınız kelimeler aslında 2 gün boyunca burada kullanılan kelimelerle çok örtüşen. Yapay zekadan bahsedildi, AR, VR'dan bahsedildi, bilişim, robotik, bunların hepsi çok üzerinde durduğumuz ve günümüzde çok önemli olan değerler. Ben şimdi kısaca sunumlarınızla firmalarınızın bu konularda neler yaptığını biraz daha detaylı anlatmanızı isteyeceğim sizden. Havelsan'da sayısal dönüşüm, dijital dönüşüm ama sayısal dönüşüm tabirini kullanıyoruz. Türkçe terim kullanma konusunda hassasiyetimizden dolayı. Sayısal dönüşüm öncelikle değer yaratmak. Havelsan olarak biz yazılım odaklı bir sistem entegratörü olarak sayısal dönüşüme değer yazmak diyoruz. Ben farklı bir içerikle sunum yapmak istedim. Sayısal dönüşüme bütünsel bir bakış açısı getirmek istedim. Tamamen tesadüfi oldu. Bugün itibariyle resmi gazetede çıkan sayısal dönüşüm, dijital dönüşüm konusunda yapılan 48. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sayısal dönüşümün tanımı yapıldı. Onu sizinle paylaşarak sunuma başlamak istiyorum. Dijital dönüşüm, sayısal dönüşüm, dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşümdür. İzninizle Havelsan'ı tanıtan 3 dakikalık bir videomuz var. O videoyu oynatabilirsek. Biz teknolojik bağımsızlık ve güvenlik için çalışırız. Ordumuzun, ülkemizin, dünyamızın, geleceğimizin güvenliği için. Biz tasarlarız. Savunma, bilişim, enerji, eğitim, askeri ve sivil. Biz daha güvenli, daha verimli hayatlar için yenilikçi teknolojiler tasarlarız. Biz üretiriz. Yerli, milli, bölgesel, küresel, her ihtiyaca özel. Biz daha güçlü, daha hızlı, daha üstün sistemler için özgün teknolojiler üretiriz. Biz var olduğumuz her alanda kazanmak için tasarlar ve üretiriz. Keşif, gözetleme ve istihbarat sistemlerimizle durumsal farkındalık kazandırırız. Komuta kontrol sistemlerimizle harekat etkinliği ve değerlendirme yeteneği kazandırırız. Deniz savaş sistemlerimizle vurucu güç, siber güvenlik sistemlerimizle güvenilir etkin koruma, simülasyon sistemlerimizle eğitilmiş insan gücü, ana yurt güvenliği sistemlerimizle huzur ve beka kazandırırız. E-devlet uygulamalarımızla kurumsal dönüşüm ve sürat, sağlık uygulamalarımızla etkinlik, lojistik desteklerimizle süreklilik, sistem mühendisliğimizle değer, enerji yönetim sistemlerimizle verimlilik kazandırırız. Biz Havelsanlılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olarak tasarım, yazılım, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerimizle Türkiye'ye ve dünyaya kazandırıyoruz. Milletimize olan güvenimizle, ülkemize olan bağlılığımızla
yüksek teknolojimizle, insan kaynağımızla, üniversite sanayi işbirliğine verdiğimiz önemle yerli akıl, milli ürünlerimiz ve hayallerimizle kazandırıyoruz. Güç, güven, üstünlük, verimlilik, nitelik, özgünlük, etkinlik, sürdürülebilirlik. Biz gelecek teknolojilerine hazırlanıyoruz, Türkiye'ye ve dünyaya kazandırıyoruz. Havelsan. Havelsan olarak %99 Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na ait bir şirketiz. 1800 aşkın personelimiz var. %50'si bilgisayar mühendisi, %25'i elektronik mühendisi. Yurt içinde HTR, EHSİM, STM, Cornea gibi iştiraklerimiz bulunmakta. Amerika'da Silikon Vadisi'nde Quantum 3D şirketi tamamen %100 Havelsan'a ait bir şirket. Dünyada 6 ülkede fiziksel olarak bulunuyoruz. 4 kıtada 32 ülkede faaliyet gösteriyoruz şimdilik. Özellikle Quantum 3D şirketimizin getirdiği sinerjiyle Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Thales, Leonardo gibi dünyanın önde gelen sistem entegratörleriyle işbirliği yapıyoruz. 4 ana faaliyet alanımız var. Komuta, kontrol ve savunma teknolojileri, eğitim ve simülasyon teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ülke ve siber güvenlik çözümleri. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönem, ordumuzun yurt içinde ve yurt dışında yaşattığı kahramanlıklar, başarılarda pay sahibi olmakla gurur duyuyoruz. Komuta, kontrol ve savunma teknolojileri en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Eğitim ve simülasyon teknolojilerinde eğitim merkezleri kuruyoruz. Gerek sivil uçak simülatörleri, gerek silah sistemleri simülatörleri, deniz araçları simülatörleri en yetkin olduğumuz alanlardan biri. Türk Hava Yolları'nın özellikle belli uçaklarında eğlence sistemlerini Türk Hava Yolları'la, Cornea Havacılık'la beraber kuruyoruz. Bizim özellikle gurur duyduğumuz projelerden biri tamamen Havelsan'a ait artırılmış gerçeklik platformunda gerçekleştirdiğimiz elektronik harp test ve eğitim sahası projemiz. Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Birçok E-Devlet projesinde etkin olarak rol aldık. Bilgi iletişim teknolojilerinde. Siber güvenlik de özellikle siber savunma teknoloji merkezimizde etkin çözümlerimiz bulunmakta. Ar-Ge alanında ciromuzun %35'i Ar-Ge'ye ayrılıyor. Öz kaynaktan en fazla Ar-Ge'ye harcaması yapan firmalardan biriyiz. Yurt içi ve yurt dışı destekli 70'ten fazla Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Son 2 senede patent başvurumuzda 3 kat artış sağladık ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye İnovatik Şampiyonu seçildik. Savunma Sanayi İlk ve Tek Açık İnovasyon Merkezi Havelsan bünyesinde. Özellikle dijital dönüşümde mevzu bahis olan yıkıcı teknolojiler alanında biz Ar-Ge teknoloji ve ürün yönetiminde Astar platformumuzda yapay zeka ve büyük veri analizinde Astarus ve Astar BI ürünleri tamamen Havelsan'a ait. 5G alanında 5G uygulamalarını kendi laboratuvarlarımızda geliştiriyoruz. Haziran ayında bu konuda geniş kabul gören bir demo yaptık. Artılmış gerçeklik alanında EHTES projemizde kullandığımız artılmış gerçeklik platformu tamamen Havelsan'a ait. Siber güvenlik alanında etkin çözümlerimiz, özellikle KBRN odaklı otonom sistemler, açık kaynak yazılımlarının Türkiye'de özellikle kamuda yaygınlaştırılması konusunda TÜBİTAK'la işbirliği yapıyoruz. Bunun dışında kendi özel projelerimizde kullandığımız Havelsan Bulut platformumuz, Havelsan Nesnelerin İnterneti platformumuz, blok zincir ve dijital ikiz alanında da çalışmalarımız bulunmakta. Havelsan'ı böyle kısaca tanıttıktan sonra izninizle ben tarih tekerrürden ibarettir. Hepimiz hayatımız boyunca en çok kullandığımız atasözlerinden biridir. Dijital dönüşüm diyoruz, Endüstri 4.0 diyoruz, 4. sanayi devrimi diyoruz. Geçmiş sanayi devrimlerinde kazanımlarımız nelerdir? Onu sizinle paylaşmak istiyorum. 1. sanayi devriminde su ve buharla üretim mekanikleşmiş. 2. sanayi devriminde elektrik motorlarıyla seri üretime geçilmiş. Fakat buhar motorlarının yerine, merkezi buhar motorlarının türbinlerinin yerine merkezi elektrik motorları almış. Üretim hattında güç mekanik şaflarla ve kayışlarla dağıtıldığı için beklenilen verimlilik 40 sene boyunca sağlanamamış.
Ta ki üretim hattında ihtiyaç olan noktalarda yerel, küçük ölçekli elektrik motorları kullanılmasıya kadar. Üçüncü sanayi devriminde bilgi teknolojileri, bilgi teknolojileri ve elektronik ve bilgi teknolojileri otomasyona geçiş sağlanmış. 1960-1990 arası tamamen IT odaklı bir yaklaşım olmuş. Dün Mustafa hocamız da bundan bahsetti aslında. Ve Salox Computer Paradox dedikleri bir ikileme mevzu olan konu. Geleneksel olarak %3, %4'lük bir verimlilik artışı söz konuşurken donanıma yapılan o kadar yatırıma rağmen verimlilik artışı %1'lere düşmüş. Ta ki 1990'larda IT donanıma yapılan yatırım stratejik bir bakış açısıyla American Airlines ve Citibank tarafından Management Information Science konseptinin geliştirilmesine kadar. Dördüncü sanayi devrimi diyoruz. Daha çok teknoloji odaklı tartışmalar yaşanıyor. Ama diğer sanayi devrimlerinde organizasyon yapısını değiştiren ikinci sanayi devriminde özellikle bir yaklaşımla çözüm bulunulmuş. 40 senelik bir geçiş süreci olmuş. Üçüncü sanayi devriminde 30 senelik bir geçiş süreci olmuş. Strateji artık donanıma yapılan yatırımla birleşmiş. Dördüncü sanayi devrimi de dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, şu an geçiş dönemini yaşıyoruz. Aslında teknolojiye yaptığımız bakış açısını stratejiyle ve organizasyon yapımızı değiştirerek gerçek değer yaratacağımıza inanıyoruz. Sayısal dönüşümde veri artık günümüzün en büyük petrolü deniliyor. Ben sayısal dönüşümü, dünyada sayısal dönüşümü verilerle anlatmak istiyorum. 50 sene önce bir şirketin S&P 500 listesinde kalma süresi 61 yılken bugün günümüzde yalnızca 18 yıl. Geçmişte sektörünüzde öncü konumda bulunmanız sizin 10 sene sonra aynı konumda bulunacağınız anlamına gelmiyor. Bunun dünyada birçok örneği mevcut. Kodak, Xerox, Yahoo gibi. Özellikle Xerox örneğini ben Gözde Hanım eski çalıştığı şirket olarak önemsiyorum. Dünyanın en önde gelen Ar-Ge laboratuvarlarının sahibiydi Xerox, Park laboratuvarları. Graphic User Interface, mouse, Ethernet tamamen iç ihtiyaçlardan dolayı gerçekleştirilen bu inovasyonları ürünleştirme konusunda yaşadığı sıkıntılardan dolayı Xerox günümüzde Fujitsu'ya ait basit bir şirket. Basit demeyelim ama Fujitsu bünyesinde faaliyet gösteriyor. Xerox'ın bu başarısızlığı aslında günümüzün en değerli şirketlerinden biri Apple için bir ilham kaynağı olmuş. Xerox'ın geliştirdiği Graphic User Interface and Mouse ve mouse Steve Jobs tarafından Macintosh'ta kullanılmış ve Macintosh bugün Apple yapan en büyük stone'lardan biri. Sayısal dönüşüm, bütünsel anlamda, kurumsal anlamda sayısal dönüşüm, üst düzey yöneticiler arasında 2019 senesinin en büyük endişe kaynağı. Dünyada kurumsal sayısal dönüşüm süreçlerinde başlayan firma sayısı yalnızca %30. Sayısı demeyelim, başarı yüzdesi yalnızca %30. Yalnızca %30'u hedeflerine ulaşıyor. %50'sinden fazlası beklentilerin çok uzağında kalıyor. %20'si tamamen total failure. ICT sektöründe 1.3 trilyon dolarlık yıllık hacmi düşündüğünüzde aslında 900 milyar doların batık ve gereksiz olduğu varsayımı çıkarılabilir. Burada 1990'ların sonunda yatırımcıların özellikle internet şirketlerinde dalgayı kaçırmama endişesiyle bilinçsiz yaptıkları yatırım, o kadar internet şirketi, milyarlarca dolar yatırım aslında dijital dönüşüm süreçlerinde de yaşanıyor. Bu geçiş sürecinde yaşanıyor. Şimdi bizim Türkiye olarak gelişmekte olan bir ülke olarak en büyük şansımız dünyadaki öğrenilmiş tecrübelerden faydalanma şansımızın olması. Dünyada sayısal dönüşüm süreçlerini başarısız kılan 12 sebep. Bu anlamda bizim için önemli. Öncelikle sayısal dönüşümü başarısız kılan sebeplerin başında sayısal dönüşüm nedir, nasıl olmalı konusunda ortak bir kararın olmaması. En büyük sebeplerden biri. Üst düzey yönetici desteğinin sınırlı olması. Türkiye'de özellikle teknoloji alanında yapılan yatırımlar inisiyatif genelde bilgi işlem departmanlarına, bilgi işlem bölümlerine havale ediliyor. Bilgi işlem bölümlerinin özellikle strateji konusunda ve organizasyon yapısında dokunması konusunda sorumlulukları, inisiyatif almaları maalesef beklenmiyor. Bu anlamda sayısal dönüşüm süreçleri başarısız uğrayabiliyor.
Birbirinden bağımsız yürütülen değişim süreçleri, özellikle başarısızlığın en büyük sebeplerinden biri, sayısal dönüşümde tüm birimleri bir araya getiren bir ortak çalışma grubu, kurum bünyesinde ortak çalışma grubu başarıyı özellikle tavsiye edilen bir yaklaşım. Farklı birimlerin farklı sistem entegrasyonu maalesef başarısızlığın en büyük sebeplerinden biri. Kültür, değişime direnmek, kısa vadeli hedeflerin uzun vadeli hedeflerle çelişmesi, insan kaynağının yetersizliği, dönüşümün yavaşlığı, tamamen altyapı yatırımlarına odaklanmak, inovasyon ve diğer iş süreçlerini ihmal etmek, dijital yatırımlarla sağlanan hızın diğer iş süreçlerine yansımaması. Özellikle silo yaklaşımında siz artık karar alma noktalarının tabana yayıldığı, otonomlaştığı bir yapıda silo yaklaşımda kurumsal yapısıyla dijital dönüşümde başarıyı beklemeniz maalesef hayalcilik. Finansal sorunlar ve süreklilik. Öncelikle şahsi anlamda yaşadığınız dönüşüm süreçlerinde olduğu gibi sayısal dönüşümde dönüşümü istemeniz ve sahiplenmeniz başarının anahtarı. Burada tüm kurumlara uyan standart bir çözüm paketi bulunmamakta. Her kuruma özel olgunluk, yetkinlik, ihtiyaçlar, stratejiler ve hedefler ekosistemdeki tüm paydaşlarla bir bütün olarak düşünülmeli. Hedefler bu bütün dahilinde değerlendirilmeli ve uygulanmalı. Teknoloji burada sadece bir araç. Rakiplerimiz de aynı teknolojileri kullanabilir. Fark yaratan unsur strateji ve süreç yönetimidir. Dönüşüm süreçlerinin dünyada ortalama 2 ile 4 sene arası ortalama 3 senede sonuca ulaşıldığı düşündüğünde doğru analizle yola başlamak, hedef ve doğru stratejilerle yola başlamak önemli. Üst yönetimin sahiplenmesi önemli. Sabır, kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli başarılardan vazgeçmemek gerekli. Çevik ve hızlı hareket etmek önemli. Risk almak, hata yapmaktan çekinmemek önemli. Dönüşümü bir oldu bittiği bir dönemlik süreç olarak değil, bir süreklilik olarak görmek önemli. Maalesef doğru yönetilmeyen, kurumsal anlamda doğru yönetilmeyen dönüşüm süreçleri, kurumlarımızın kaybedilen 6-7 senesi, tekrarlanan dönüşüm süreçleri, kurumlarımızın kaybedilen 6-7 senesi kaynak ve motivasyon kaybı demektir. Biz Havelsan olarak sayısal dönüşüme bu bütünsel dünyada geçmiş deneyimlerden, kazanımlardan ilham alarak bütünsel bir yaklaşım sergilemek istiyoruz. Havelsan'da sayısal dönüşüm yetkinliğimiz inovasyon şampiyonuyuz. Türkiye'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye'nin inovasyon şampiyonluğu ödülümüz bizim için bir motivasyon kaynağı. Ülkemizde ve dünyada stratejik kurumlar için uçtan uca geliştirdiğimiz kurumsal kaynak yönetimi ve yıkıcı teknolojilerin çözümlerimizin her alanında kullanımı bizim için ekstra bir yetkinlik. Vizyonumuz bu alanlardaki, süren bitti sanırım, kısa tutacağım. Vizyonumuz bu alanlardaki yetkinliği, vizyonumuz bu alanlardaki tecrübe yetkinliğimizi kurumların sayısal dönüşüm süreçlerine aktarmak, sektörü gelecek yönelim ve riskleri, sayısal olgunluk ve etkinlikleri doğru değerlendirmek, sayısal dönüşüm süreçlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak, dünyada alanda kabul gören idari ve teknolojik çözümleri sunmak, kurumsal ve ulusal kaynaklarımızın, vakıf şirketi olmamız sebebiyle kurumsal ve ulusal kaynaklarımızın verimli ve yerinde kullanımına destek olmak. Biz sayısal dönüşüm yol haritası hazırlarken kurumlar için önümüzde farklı opsiyonlar var. Davranış bilimini biz referans alarak kurum kültürünü de bozmayacak şekilde özellikle zaman yönetimi konusunda hepimizin bildiği büyük taş, küçük taş, kum, su, kavanoz yaklaşımı, büyük taşı sayısal yol haritamızda öncelikli olarak konumlandırdığımızda finansal kaynaklarımızın çoğunu büyük projeye aktarmış ve kurum kültürüne, henüz oturmamış kurum kültürüne karşı ve kısa vadeli hedefler peşinde koşan yöneticilerimize karşı, onların sabırsızlığına karşı ekstra bir başarısızlık durumunda bize olan desteği azaltmış olabiliyoruz. Bu anlamda sayısal dönüşüm süreçlerinde biz bir maraton koşucusundan ilham alıyoruz. Kendim de o biz denilebilecek durumda olan bir kişiyken kısmetse 3 Kasım'da İstanbul Maratonu, tam maratonunu koşacağım. Bu anlamda şahsi deneyimlerimizi kurumsal yapılarımızın sayısal dönüşüm süreçlerine de aktarmak istiyoruz. Bugün salonda herhangi birimizi
maraton koşusuna yapalım dediğimizde, maraton koşalım dediğimizde çoğumuz başarısız olacağız. Küçük adımlarla, küçük dokunuşlarla sürece başladığımızda, yürümekle, mesafeyi kısaltmakla, vücudumuzun tüm organlarını geliştirdiğimizde, koşmaya başladığımızda, mesafeyi giderek uzattığımızda, eminim çoğumuz maraton koşar hale geleceğiz. Kurumsal yapılarda bu anlamda aynı yaklaşım biz geçerli kılıyoruz. Havelsan'da dijital dönüşüm müdürü olarak yol haritasını hazırlarken şöyle bağlayalım aslında, son slaytım bu. Sayısal olgunluk ve sayısal dönüşüm, Havelsan'da dijital dönüşüm müdürü olarak kurumların sayısal dönüşüm yol haritalarını hazırlarken önceliğimiz sayısal olgunluk ve etkinlik analizle başlayan bir süreç. Teknoloji, strateji, yetenek, inovasyon ve organizasyon yapısının beraber konumlandırıldığı ve geliştirildiği, maliyet ve her projenin maliyet ve fayda analiziyle desteklenildiği, gerçekleştirilebilir hedefler ile sunulan dönüşüm yol haritasını hazırlamak. Bizim hedefimiz, vizyonumuz. Yol haritasında uygulaması kolay, kısa vadede sonuç alınacak, getirisi yüksek projelere öncelik vererek, kısa vadeli başarılarla kendi kendini finanse eden bir süreç yönetimi hedefliyoruz. Kurumlarımızın sayısal olgunluk, fitness düzeylerini kademeli olarak arttırmak, bu sayede dayanıklılık, özgüven ve dönüşümün sürekliliğini sağlamak, kurumların ve çalışanların dönüşüm süreçlerini sahiplenerek daha kapsamlı projelerde kültürel dirençlerini azaltmak ve bütünsel başarıyı arttırmak, hedeflerden uzaklaşma ve diğer olumsuz neticelerde zaman ve finansal kaybı minimum tutarak gerekli düzeltmeleri ve B planında en kısa zamanda hayata geçirme esnekliğine sahip olmak. Bizim sayısal dönüşüme bakış açımız bu. Teşekkür ediyorum. Süremi uzattım, özür diliyorum. İlk konuşmacı olmanın avantajıyla sayısal dönüşüm tarihçesini çok güzel bir şekilde özetlediniz. O yüzden teşekkür ederim. Ben konuşmanızdan ikinci konuşmacıya geçmeden önce birkaç nokta kaydettim. Sayısal dönüşüm sürecinde ki problemlerin arasında bir iki tane benim kaydettiğim not. İnsan kaynağı yetersizliği vardı. Evet. Kültürel değişme karşı durma vardı. Bu problemlerle Havelsan olarak siz de karşılaştınız mı? Neler yaptınız ya da yapacaksınız? Birkaç cümleyle alabilir miyim? Aslında bu sayısal dönüşümün ne olduğu, ne olmalı gerektiği konusunda henüz oturmamış bir anlayış var. Bu insan kaynağı yetersizliği, kültürel değişime karşı tutmak aslında bununla ilişkili. Özellikle 48. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini paylaşmamın sebebi bu. Sayısal dönüşüm bütünsel, kurumların tüm yapılarını, tüm birimlerini kapsayan bütünsel bir süreç olarak görmemiz. Öncelikle bu önemli. Öncelikle bu anlayışı kurumlarımıza oturtmak önemli. Bu anlayışı kurumlarımıza bu anlayışı oturttuktan sonra insan kaynağımızı kusura bakmayın, bu konuda biraz takıldım. Özür diliyorum. Daha verimli kullanabiliriz insan. Evet, insan kaynağımız daha verimli kullanabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sonra devam edeceğiz sorulara. Evet, Ulaş Bey, Simsoft olarak siz dijital dönüşümün neresindesiniz? Evet. Ürünleriniz ya da kullandığınız süreçler bazında. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Evet, tekrar öncelikle herkese merhaba. Bugün aslında Simsoft olarak dijital dönüşüm Endüstri 4.0 olarak bu kapsamda belirlediğimiz sanal, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileriyle geliştirdiğimiz sistemleri sizlere tanıtacağım. Bu sistemler üzerinden de genel bilgiler vermeye çalışacağım. Ancak sunuma geçmeden önce ben de kısaca Simsoft'un tarihinden bahsetmek istiyorum. Simsoft 2006 yılında ODTÜ Teknokent'te kurulan bir firma. Öncelikli çalışma alanı olarak simülatörler ve oyun ve simülasyon olarak öncelikli çalışma alanlarına başlayan Simsoft, ilk simülatör ihracatını 2008 yılında yaptı. Sonrasında 2010 yılında tesis güvenlik belgesi ve 2012 yılında TÜSİAD Teknoloji Ödülünü aldı. Sonrasında 2013 yılında bu alanda en hızlı büyüyen firma olduk. Sonrasında 2014 yılında CMMI Level 3 belgemizi aldıktan sonra
2016 yılında Aselsan ile ve 2017 yılında da Havelsan'la bir çözüm ortaklığımız mevcut. Son olarak 2017'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 500 büyük hizmet ihracatçısı olarak ödül aldık. Geliştirdiğimiz oyunlar Amerika'da ödüller aldı. Bunlardan biri Crystal Pixel'in düzenlemiş olduğu bir organizasyonda geliştirdiğimiz bir oyun en iyi ciddi oyun ödülünü, diğer bir oyun ise ITSEC tarafından düzenlenen bir organizasyonda en iyi mobil oyun ödülünü kazandı. Aslında organizasyon şemasına baktığımız zaman SimSoft, simülatör sistemleri, oyun ve simülasyon, görsel sistemler, savunma ve uzay ve yönetim bilgi sistemleri olmak üzere 5 alt grupta çalışmalarını devam ediyor. Referanslarımızı da 3 ana başlıkta toplamaya çalışıyoruz. Bunlardan en öncelik verdiğimiz alan tabii ki savunma sanayisi. Sonrasında özel sektör ve kamu alanında birçok projelerimiz mevcut. Tabii öncelikle biz genel bir tanımdan başlamak istiyorum sunuma. Genişletilmiş gerçeklik, özellikle dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 kapsamında birçok uygulamanın geliştirildiği bir alan. Tabii genişletilmiş gerçeklik aslında gerçek ve sanal dünya ile insan-makine etkileşiminin birleşimi olarak düşünebiliriz. Bu kapsamda hem artırılmış gerçeklik, hem sanal gerçeklik, hem de karma gerçeklik teknolojilerinden ürünlere sahip genişletilmiş gerçeklik. Bu özelliği sayesinde 3 gerçeklik türünü tek bir araya getiren bir şemsiye olarak da tanımlayabiliriz. Tabii biz SimSoft olarak bu şemsiye altında ne tür uygulamalar yapıyoruz? Aslında ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hedefimiz tabii ki eğitim. Daha sonra iyi bir görselleştirme ile tasarım ve planlama konusunda da kişilerin hem bilgi hem de tecrübe seviyelerini gerçek ortama en yakın ortamda aslında arttırmayı hedefliyoruz. İlk olarak aslında geliştirdiğimiz sanal gerçeklik uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Bu uygulamalardan ilki MindVR. Bunlar başlıca seçtiğimiz uygulamalar. Tabii süremiz kısıtlı olduğu için en çok önem verdiğimiz uygulamaları burada yer vermek istedim. İlk uygulamamız MindVR, güvenli madencilik simülasyonu. Aslında bu simülasyon ile madende çalışan, maden ocaklarında çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini yapmak istiyoruz. Tabii bunu gerçek ortamlarda yapmak gerçekten çok zor, çok fazla risk içermekte. Ancak tabii bu sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde bu gerçek hayattaki riskleri almadan siz kişileri çok rahat bir şekilde eğitim verme şansınız doğuyor. Tabii burada önemli olan nokta tasarladığınız ortamın ne kadar gerçekçi olması. Bu kapsamda bu simülasyonu geliştirirken SOMA'daki kullanılan aslında gerçek ortam modellerini kullandık ve benzer bir 3 boyutlu harita kullandık. Bu sistemde kullanıcılar aslında hem bireysel hem de ekip halinde eğitim alabiliyorlar ve aslında bu eğitimi veren, iş sağlığı güvenliği eğitimi veren eğitimcilerin de işini kolaylaştırmak adına arka tarafta bir ölçme değerlendirme sistemimiz de mevcut. Bunun yanı sıra çok benzer bir sistemde FireVR adını verdiğimiz yangın söndürme simülasyonu. Bu simülasyon ile aslında endüstri alanında çalışan güvenlik personelinin A, B ve F sınıfı yangınlara ilk müdahale yapabilmesi için onların bu konuda eğitim alabilmeleri adına bir yangın söndürme simülasyonu gerçekleştirdik. Yine gerçekçilik bizim için çok önemli. Burada gerçekçiliği artırabilmek adına klasik bir controller'ları kullanmak yerine gerçek yangın tüpünü controller'larla uyumlu çalışacak bir şekilde entegrasyonunu gerçekleştirdik. Yine burada ölçme ve değerlendirme sistemimiz de mevcut bu sistemimizde. Ve son olarak sanal bakım eğitimimiz. Tabii özellikle bu havacılık alanında çok kullanılan bir eğitim simülasyonu. Çünkü buradaki parça maliyetleri, burada bir hata yapıldığı zaman firmalara da oluşabilecek zararlar çok fazla olduğu için bu alanda çok ciddi anlamda sanal bakım eğitimleri çok popüler. Tabii buradaki hedefimiz kişilerin arıza bulması, klasik kontrol prosedürlerini uygulaması, bakım dokümantasyonunu gerçek riskleri almadan yapmasını hedefliyoruz ve arızaları çözerek kendi bilgi seviyelerini arttırmada ve gerçek hayatta başarılı olmalarında aslında bir rol sahibi olmak istiyoruz.
Tabii bu şu zamana kadar anlattıklarım sanal gerçeklikleri ilgiliydi. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklikle de ilgili birçok hem dijital dönüşüm kapsamında hem de Endüstri 4.0 kapsamında uygulamalarımız mevcut. Kısaca artırılmış gerçeklik nedir diye sorarsak aslında gerçek dünyadaki objeler ile bilgisayar tarafından üretilen sanal objelerin bir kombinasyon olarak tanımlayabiliriz. Literatürdeki aslında çalışmalara baktığımız zaman genel avantajları özellikle eğitim alanında kullanıldığında kişilerin öğrenme süreci çok hızlanıyor. Turizm ve kültürel miras alanında kullanıldığı zaman ulaşılması zor, aktarılması zor olan bilgilerin aktarımında gerçek objeler üzerinde daha etkili bir şekilde kullanıldığını gördük. Tabii gerçek objeler kullandığımız için daha ilgi çekici ve gerçekçi oyunlar tasarlanabiliyor. Ve son olarak da bu eğitimler sayesinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kapsamında geliştirilen sistemlerle kişilerin sahip olduğu bilgiler daha kalıcı hale geliyor. Tabii bu sistemin maalesef bazı dezavantajları mevcut. Kısaca bahsetmek gerekirse donanımsal ve görselleştirme bazı eksiklikleri var. Ve biraz da şu anda günümüzde pahalı bir teknoloji olarak geçiyor. Ancak tabii bu dezavantajları minimize etmek amacıyla şu anda çok hızlı bir şekilde son ürünler çıkıyor. İşte HoloLens 2 çıktı, Magic Leap var. Tabii bu geliştirilen donanımlar sayesinde kullanım sahası genişliyor. Eğitim, askeri, sağlık, eğlence ve benzeri birçok alanda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birçok proje geliştirildi. Tabii donanımın yanı sıra bir de yazılım ayağı var. Tabii Unity tarafından desteklenen yazılım geliştirme kitleri var. En çok popüler olarak bizim gördüğümüz ve kullandığımız Vuforia, Vision Leap, AR Media ve Arcore. Her bir yazılım geliştirme kitinin kendine ait bence yani bizce çok daha özel performanslara sahip. Kısaca özetlemek gerekirse Vuforia düzlemsel resimlerin tanınması ve takibinde gerçekten çok başarılı sonuçlar veriyor. Vision Leap 3 boyutlu obje tanınması ve takibinde gerçekten çok başarılı sonuçlar veriyor ve bu sayede aslında endüstriyel ürünler için çok kolay bir şekilde uygulanabilir. Bunun yanı sıra AR Media bu düzlemsel resimler ve 3 boyutlu objelere ek olarak mekansal yüzeylerin tanınmasında da ve takibinde de çok önemli bir rol oynuyor ve son olarak Arcore düzlemsel resimlerin derinlik bilgisi sayesinde sanal objeleri gerçek dünyaya çok başarılı bir şekilde yerleştiriyor. Peki biz eğer artırılmış gerçeklikte çalışma alanlarımızı incelediğimizde aslında 5 farklı alt başlık görüyoruz. Bunlardan en çok önemsediğimiz ki bence bugünün de konusuna en uygun olan bakım talimatlarının dijitalleştirilmesi, makine verilerinin görselleştirilmesi, uzaktan destek ile kişilerin eğitimi, kitaplardaki teorik bilgilerin görselleştirilmesi ve son olarak eğlence alanında zengin görsel içeriklerin üretilmesi olarak 5 farklı alt başlıkta artırılmış gerçeklik uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse ARBook adını verdiğimiz bir uygulamamız var. Aslında artırılmış gerçeklik tabanlı bir kitap uygulaması. 3 boyutlu modeller ve işitsel içeriklerle bu uygulamayı kullanan kişilerin kitaptaki teorik bilgileri aslında daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde öğrenmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra fuar için geliştirdiğimiz, fuarlarda ilgi çekici olabilmesi adına geliştirdiğimiz artırılmış gerçeklik simülasyonlarımız da mevcut. Burada tabii en çok önemsediğimiz nokta AR ile bakım talimatlarının dijitalleştirilmesi. Şu an endüstrideki birçok fabrikada, üretim hatlarında bulunan tezgahların sahip olduğu bakım talimatları çoğunlukla sözel dokümanlar üzerinde veya tecrübeyle aktarılıyor. Aslında buradaki teorik bilgi maalesef pratiğe dönüştürmede çok fazla sıkıntılar mevcut. Biz de aslında bu sıkıntıları aşmak adına bakım talimatlarını makine başında dijitalleştirmeyi hedefliyoruz ve bu sayede aslında başarılı sonuçlar aldık. Biz hem sektörde hem de akademide olan bir firmayız. Akademide de geliştirdiğimiz ürünlerin akademik açıdan da verimliliğini ölçüyoruz. Rica etsem video oynatma şansımız olabilir mi acaba? Birkaç videomuz var hızlıca. Bunlar demo kapsamında geliştirdiğimiz uygulamalar. Şu an sektörde birçok firmada kullanılan uygulamalarımız mevcut ama gizlilik sözleşmesi kapsamında bazılarını gösteremiyoruz. Ancak burada bir su pompası, hava filtresi nasıl geliştirilir? Onun aslında uygulaması mevcut. Tablet ile kişi makine başına
Bununla birlikte aslında bir laptop uygulamamız da var. Çok benzer bir uygulama. O yüzden sanırım vaktim daralıyor. O yüzden bunu göstermek istemiyorum. Birkaç farklı videomuz daha var. Aslında onları da göstermek istiyorum. Tabii bu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin yanı sıra aslında biz yapay zeka destekli kestirimci bakım uygulamalarında da yer alıyoruz. Bu kestirimci bakım uygulamalarıyla aslında bir üretim hattındaki tezgahları anlık olarak sensörler aracılığıyla takip ederek tahminleme yapıyoruz. Yani mesela şu anda işte 23 Ekim 15 Kasım tarihinde şu saatte, atıyorum saat 12'de sıcaklıktan dolayı rezistans arızası %90 oranında bozulacak şeklinde arkada çalışan bir platformumuz mevcut. Tabii bu platformumuzu biz sahadaki personelin de bu bilgiye kolay bir şekilde ulaşabilmesi adına bir artırılmış gerçeklik uygulaması gerçekleştirdik. Rica etsem bu videoyu da oynatabilirsek. Burada tekrardan kullanıcı makine başına geçtiği zaman oradaki QR kodu ve makinaları ayırt edebiliyoruz. Bu QR kodu sadece bir o makine üzerindeki ürünlerin üretim çizelgesindeki planlamasını gösteriyoruz. Ve bakım talimatını ne zaman bakım uygulanması gerektiği, ne zaman arızaya düşeceği, hangi olasılık arızaya düşeceği, hangi olasılık arızaya düşeceği bu uygulama sayesinde çok rahatlıkla iletebiliyoruz. Tabii bunun yanı sıra makine bilgisi, o makinenin en son hangi zamanlarda arızaya düştüğü, en son ne zaman bakımlar yapıldı, bu tip bilgileri de bu panel sayesinde görebiliyorsunuz. Aslında son olarak göstermek istediğim bir videom daha var. Burada uzaktan destek sistemi. Burada sahada uzman olmayan personelin uzaktaki bir personelden destek almasını hedeflediğimiz bir uygulama. Mesela siz Ankara merkezli bir firmasınız ama farklı bir şehirde kurulum yapmak istiyorsunuz. Buraya ekiplerinizi göndermek yerine o şehirde var olan ekiplerinize kurulum yapıp Ankara'dan uzaktan destek yapma şansına sahipsiniz. Rica etsem bu videoyu da gösterebilirsek. Aslında bu uzaktan destek sistemi ve uygulamasını biraz önce gösterdiğim bakım talimatları dijitalleştirilmesi uygulamasıyla birleştirdik. Yani kişi öncelikle bakım talimatlarını tablet kullanarak uygulamaya çalışıyor. Ancak beklenilmeyen bir arıza olduğunda uzaktan
hangi uzmanla iletişime geçmek istiyorsanız kendisini arıyorsunuz. Bu talep uzman kişi ekranında ortaya çıkıyor. Uzman kabul ettiğinde gördüğünüz gibi aynı ekran üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Uzman personel hem izniyle hem çeşitli resimleriyle karşı tarafı uyararak aslında problemin çözülmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Burada görsel iletişim ve sesli iletişim de ve aynı zamanda hem doküman paylaşımı yapabilirsiniz. Bu sayede aslında sanayi ve üretim altında yaşanan problemleri ilk bakım paylaşımlarının dijitalleştirilmesi çözülmediği takdirde uzaktan destek sistemiyle uzaktaki daha uzmanlık takdirlerini alarak ondan yardım almak. Bu şekilde video. Son olarak karma gerçeklik tabanlı bir taktik saha simülasyonumuz da mevcut. Hem buradaki hedefimiz askeri personelin sahadaki taktiksel becerilerini ve bilgi seviyelerini aslında arttırmak için bir simülasyonumuz da mevcut. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. AR, VR, XR, MR bir takım kelimeleri ben de daha yeni duydum. Oldukça farklı alanlarda çalışıyorsunuz. Yine bir sonraki konuşmacıya geçmeden önce benim kısa bir sorum olacaktı. Özellikle eğitim, bakım ve uzaktan kolaboratif olarak bir sorun çözme üzerine uygulamalar var. Siz en çok hangi alanda daha çok gelişeceğini görüyorsunuz bu teknolojilerin? Bir de önünde herhangi bir kısıtlama var mı? Yani engelleyecek, daha ileriye gitmesini engelleyecek herhangi bir şey olacak mı? Şu anda eğitim ve bakım, özellikle bu makinelerin otonom bakım süreçleriyle alakalı olarak birçok firma şu anda dijital dönüşümün içerisine girmiş durumda. Ve buradaki eğitim, özellikle işe yeni başlayan tecrübesiz kişilere eğitimde kullanılan dokümantasyon yerine ve hani Türkiye'de bize söylenen birçok firmayla görüşüyoruz. Artık hani evet, usta çırak ilişkisi çok güzel ama biz ustamızı kaybettiğimiz zaman o çırağı eğitecek kişileri bulamıyoruz. Hani aslında usta rolünü bundan sonra bu artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen sistemler devralacak. Bu kapsam doğrultusunda eğitim ve bakım alanında çok ilerleyeceğini düşünüyoruz. Tabii şu anda kısıt olarak belki donanımlar görülebilir ama bu donanımlar da teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha hız kazanacaktır. Ben bu arada biraz önce hocamın konuşmasından ben eğitimle alakalı olarak hani uzman personel, bu alanda yetişmiş personel, insan kaynağı ile ilgili birkaç olabilir, simülasyonlar olabilir ve diğer tüm saydığımız sensörler vesaire insanın odağında olduğu ve insanın için gerekli olan üretim sistemleri veya son nihai ürünlerin üretilmesi noktasında kullandığımız ekipmanlar olarak özetliyoruz. Bu anlamda klasik üretim yöntemlerini değiştiriyoruz. Belirttiğim üzere aslında değişen dünya ile birlikte kitlesel üretimi yerine biraz daha bireyselleşmiş üretimin hayatımıza girdiğini gözlemliyorum. Bu anlamda da Universal Robots dünyada şu anda yaklaşık 15 yıl önce bu anlamda önemli bir farklılık yarattı. Birazdan bu konuyla da ilgili bilgiler vereceğim ama yaklaşık olarak 15 yıldır dünyada bu teknoloji herhangi bir düşünebileceğiniz alanda hayatımızın içine girmeye başlandı ve çok da açıkçası bilindiğini ben halen düşünmüyorum. Bu anlamda bu farkındalığı yaratmak gerek reel alanda gerekse sosyal hayatımızda birçok noktada hayatımızın içine girmeye başladı. Öncelikli olarak şirket hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Açıkçası bu benim için de örnek aldığım ve mutluluk duyduğum bir konu. 2000'li yılların başında üniversite iştirakiyle beraber 3 tane Danimarka'daki öğrenci insanla beraber çalışabilen bir robot çalışması içine girerek bir ürün çıkartıyorlar ve sonrasında bunu ticarileştirip 2005 yılında ticari hayata atılıyorlar. Ve 3 yıl hiçbir ürün satamadan varlıklarını devam ettiriyorlar ve 2008 yılında ilk ürünlerini satıyorlar. Şimdi birazdan rakamları takip ettiğinizde ve biraz önce değerli panelistlerin anlattığı
ve benim sizlere vereceğim rakamları bir araya getirdiğimizde nereye gideceğini açıkçası hep beraber değerlendirme şansımız olacak. Bu anlamda şirketin birçok önemli mihenk taşları var. Bunlar da gerek olarak çeşitli ürün gruplarının artırılması, bunun dışında güvenlik, insanla beraber çalışma söz konusu olduğu için tüm üçüncü bağımsız şirketler tarafından, TÜ, Nord ve Süd tarafından bunların sertifikalandırılmasının yapılması. Bunun dışında sadece bir robot ürün satımının dışında aslında bir ekosistemle bu bahsettiğimiz Endüstri 4.0 ya 5.0 hangi alandan adlandırmak istiyorsak bu alanda farklılıklar yaratarak hayatımıza dokunma noktasında önemli katkıları olmuştur. Biz Türkiye merkezi olarak şu anda faaliyet gösteriyoruz. İsrail, Yunanistan ve Orta Doğu ülkelerindeki bu faaliyetleri yürütüyoruz Türkiye merkezi olarak. Danimarka kökenli bir şirket ve Türkiye'de de yaklaşık olarak 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Burada belirtmek istediğim önemli bir nokta, kolaboratif robotun mucidi bir firmayız ve şu anda pazar payı olarak çok önemli bir noktada ilerliyor. Ve yine tekrarlamak gerekirse geçen yıl itibariyle açıkçası otomasyon dünyasının Nobel'i olarak adlandırılan Engelberger ödülünün sahibi bir firma. Ve bunun dışında MIT'nin 2015 yılında dünyadaki en yenilikçi, yaratıcı şirketler sırasında ön sıralarda yerini almış. Bu anlamda da gelişimini ve bu alandaki katkılarını sürekli üstüne koyarak geliştiren bir firmadan bahsediyoruz. Temel olarak gördüğünüz şu anda 2 temel ürün grubu var. UR serisi ve E serisi olarak. Ve bunlar insanla beraber çalışan, çeşitli kaldırma kapasitesi ve erişimlerine bağlı olarak endüstrinin herhangi bir alanında kullanılan robotlar. Gördüğünüz üzere bir seride 3 tane, diğer seride 4 tane olmak üzere farklı ürün gruplarımız söz konusu. Esnek otomasyon istiyorsunuz. Esnek iş gücü ve esnek üretim. Size daha fazla ve daha çeşitli üretim çıktısı sağlar. Üretiminizi artırmak istediğiniz ya da üretim taleplerini karşılamak için hızlı bir değişime ihtiyaç duyduğunuz zaman çalışanlarınıza fazla mesai yaptırabilirsiniz. Ama fazla mesai uzun vadede yalnızca çalışanlarınızın verimini düşürür. Geçici çalışanlar tutabilirsiniz. Ama geçici çalışanların hızlı çalışmaya başlaması zaman alabilir. Bunun yerine bir cobot alın. Ama herhangi bir cobot değil. Universal Robots ürünleri iş gücünüzü daha esnek hale getirir. Esnek iş gücü, hızlı değişimlere ve artan talebe uyum sağlamanızı sağlar. İşbirliğine dayalı çok işlevli bir araç olarak kullanın ve ihtiyaçlarınıza göre üretim hattının değişik yerlerine taşıyın. Yani gerçek anlamda esnek ve daha yüksek adetlerde ya da değişken bir üretim istediğinizde üretiminize bir cobot ekleyin. Evet, açıkçası bu görselde anlatmaya çalıştığımız aslında biraz önce tüm panelistlerin de değerlendirdiği aslında esneklik, üretimde verimlilik ve bunun ticari hayattaki firmalar için ticari anlamda da daha maksimize etme üzerine kurulu bir nokta var. Bu anlamda da aslında bahsettiğimiz kolaboratif robotların sağladığı avantaj ve diğer Endüstri 4.0'ın diğer tüm kavramlarıyla birleştiğinde gerçek anlamda bir esneklik ve üretimde farklılık yaratıyor. Peki bu otomasyon sisteminin avantajları neler temel olarak? Bir kere bu sistem çok hızlı bir şekilde kurularak herhangi bir şekilde otomasyonla ilgisi olmayan birinin bile birazdan göstereceğim 1,5 saatlik internette tamamen ücretsiz bir eğitimle robotu kutusundan çıkartıp 1,5-1 saatte bir basit programlamayı yapabileceği kadar gelişmiş ve kolay bir teknoloji. Bunun dışında belirttiğim üzere kolay programlama diğer önemli bir unsurumuz ve her şeyden önce de esnek kurulum. Yani teknolojisinin özelliklerine baktığımızda 220 voltla yani tek fazla enerjiyle çalışabilmesi, esnek hafif yapısının olması, üretimde ciddi bir esneklik sağlayarak klasik üretim yöntemlerine göre diğer AGV yani otonom araçların üzerinde veya diğer yardımcı sistemlerle sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi de çok ciddi bir esneklik sağlıyor. Her şeyden önce de insanla beraber çalışmak üzerine kurulu bir sistem yapısı olduğu için de üretimde fark yaratıyor. Ve bu saydığım tüm parametrelerle birlikte reel hayatta maliyetin, yatırım geri dönüşlerinin hızlı bir şekilde sağlanması noktasında kullanıcılara ciddi avantajlar sağlamakta. Bunun dışında söyleyebileceğim en önemli noktalardan bir tanesi de robotun kolaboratif olması ve risk analiziyle beraber bunun altını çizmem de gerekmekte.
insanla beraber çalışabilmesi. Biraz önce saydığım tüm parametreleri düşündüğümüzde standart olarak robotun Türkçe olması ve her şeyden önce de özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle buradayken de bir eğitim kurumunda. Robot tamamen açık ve robotun üzerinde değiştirmeler ve geliştirmelerle özel yazılımlar ve sistemler de geliştirmek mümkün. Bu anlamda da diğer herhangi bir robota veya sistem yapısına göre de çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bizim açıkçası en önemli hedefimiz şu. Bahsettiğimiz sistem yapıları, sensörler, veriler vesaire açıkçası belli seviyedeki firmalar için kullanılabilir. Açıkçası unsurlar olduğunu gözlemliyorum realite. Ama bu bahsettiğimiz teknolojiyle beraber otomasyonu herkesin kullanabileceği ve erişebildiği bir ortama doğru gittiğimiz için birazdan tekrar eden rakamları değerlendirdiğimizde gerçekten bu teknolojinin ne kadar daha hızlı ilerlediğini ve neden bu hızlı ilerlediğini de değerlendirmiş olacağız. İlk robot 2008 yılında satıldı ve şu anda 2019'un 6. ay itibariyle ulaşılan rakam 37 bin. Bu yaklaşık olarak ortalama %70 yıllık bir büyümeye tekabül ediyor. Bu da bu işin başında olduğumuzu bir sonraki slaytlarda rakamlarla sizlere destekleyeceğim. Biz herkesi otomasyonun için erişilebilir hale, herkes için erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Açıkçası 2 kişilik bir küçük işletmeden açıkçası aklınıza gelebilecek en büyük kuruma nasıl dahi ürünlerimiz çalışabiliyor. Ve bunlar otomotiv sektöründen gıda sektörüne, üniversitelere, hastanelere ve hatta dışarıda gördüğünüz gibi bir şov değil aslında, ben çok yakın bir gelecekte kafelerde ve herhangi bir aklınıza gelebilecek sosyal hayatın içerisinde de bu ürünleri göreceğimizi biliyorum ve gözlemliyorum. Kısaca geçmişinden bahsedecek olursak eğer, 2015 yılında tamamen verilerin kaynaklarını size de paylaşabilirim. Toplam robot dünyasının %2'sini kaplıyordu ve dünyada toplamda 2015'te 5000 adet kolaboratif robot vardı. Şu andaki rakamlar, biraz önce verdiğim rakamlar %50 ile 60 arasında bir pazar payı sahibi olduğumuzu şirket olarak ve şu anda kuruldu, sadece bizim robot sayımızın 37 bin olduğunu söylediğimi düşündükten sonra 2021 yılında, ki bunlar IRF, International Federation of Robotics'in rakamlarına göre veriyorum. Hatta yakın tarihlerde 2019 verileri de açıklandı. Onun da referans olarak buradaki verileri güncelleyeceğim. 2015'te toplam kolaboratif robotlar toplam robot dünyasının %2'sini kaplıyordu. Şu anda benim elimdeki verilere göre bu rakam %6-7 seviyelerinde ve 2021 yılında 126 bin adete ulaşması öngörülüyor. Aynı hareketi tam olarak aynı hassasiyetle saatler boyunca tekrar tekrar yapmak için süper insan olmak gerekir. Tekrar eden işlerle neden kendimizi yoralım? Bunun yerine bize yardım eden bir robot kullanmak ve bu işleri otomatik olarak nasıl yapılacağını ona öğretmek varken, hatta bu sayede verimliliği artırmak da mümkünken, İlk kobotunuzu aldığınızda onu nasıl kuracağınız ve programlayacağınız size öğretilir. Universal Robots tarafından üretilen kobotlar sizinle birlikte çalışarak tekrar eden işlerden kurtulmanıza yardım eder. Ama neden yalnızca tek bir işi yapmakla kalsın? UR Plus'tan ilham alın, tak ve çalıştır çözümleri bulun. İlk kobotunuzu kurmayı öğrendikten sonra bir sonraki kobotunuzu kolaylıkla kurabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kurulumunu yapmak ve programlamaya başlamaktır. Artık siz katma değeri yüksek farklı işler yaparken kobotlar sıkı bir şekilde çalışır. Ve bu beceriye sahip bir çalışanınız olduğunda üretiminizdeki imkanlarınız sonsuzdur. Universal Robots, otomasyonu kolayca erişilebilir hale getiriyor. Evet, robotların kullanılmasının birçok sebebi var. Biraz önce panelist arkadaşlarımızın da belirttiği üzere önemli noktalardan bir tanesi de yetenek açığı. Ben hangi ülkeye gidersem gideyim, ki özellikle bizim ülkemizde de bunu daha çok sık duyuyorum. Yetenek noktasında veya kabiliyet noktasında belli ihtiyaçlarımız var. Ve dünyada da şu anda hızlı bir şekilde robotlaşmanın olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Şöyle bir veriyle desteklemek istiyorum bunu. Dünyada 10 bin kişiye, 10 bin çalışanı düşen bir robot density'sini ifade ediyor. Şu anda dünyada bu ortalama 99 ve en son yine raporda okuduğum kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bizim rakamımız da 33 seviyesinde. Yani
1/3 oranında bizim bu yolda ilerlememiz gerekiyor. Ve aynı şekilde tahmin ediyorum ki sayısal, dijitalleşme ve diğer bu tüm süreçlerde bu noktada ülkemizde ilerliyor. Peki bu teknolojinin avantajları neler? Bunları çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Biraz önce sunmaya çalıştım. Çok hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor. Boyutu, enerji kullanımı ve esnek yapısından dolayı sadece bir nokta kullanmak yerine siz üretim tesisinizde birçok yerde hızlı konseptlerle tak çalıştır olarak adlandırıyoruz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bunlar da yapay zeka olarak kullandığımız uç elemanları, yapay kamera görsel sistemleri, simülasyon yazılımları ve bunların tüm detaylarıyla birleştirilebilir. Bunun dışında sistem olarak, yapı olarak en önemli noktalarından bir tanesi de risk analizleri sonrasında herhangi bir güvenlik bariyerlerine de ihtiyaç olmadan çalışabilmekte. Çünkü üzerlerindeki sensör yapısı ve ayarlanabilir güvenlik yapıları bu ürünleri daha anlamlı kılmakta. Bunun dışında söylemek gerekirse herkes için erişebilir olmak ve robotun çok kolay kullanılabilmesi her fabrikadaki kullanıcı sayısının artırılmasına ve özellikle çalışanların tekrar eden ve tehlikeli işlerde kullanılması yerine yetenek gerektiren ve insan zekasının kullanılacağı yerlerde değerlendirilmesini sağlamakta. Bununla ilgili çok değerli istatistikler var. Ben şöyle bir istatistik vermek istiyorum sizle. Yapılan bir çalışmada tek başına bir robot ya da tek başına bir insanın yaptığı bir işe göre robotla insanın yaptığı iş %85 daha verimli olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası gelişen dünyada gerek yetenek açığının gerekse dünyadaki biraz önce söylediğim gibi kitlesel üretimdense özelleştirilmiş üretimlerin ihtiyacının daha fazla olması bizi bu noktaya götüreceğini öngörüyoruz. Evet, şu anda internette 1,5 saatlik bir eğitimle bu bahsettiğim ekipmanı hızlı bir şekilde tamamen ücretsiz ve interaktif bir eğitimi video şeklinde seyretmiyorsunuz. Tamamen interaktif bir eğitimle bu eğitimi alabiliyorsunuz. Burada bunu söyleyebilirim. Örneğin şu anda gördüğünüz bir sistem yapısı. Bu gördüğünüz sistem yapısında şuradaki robot operatör tarafından götürülüp oradaki sistemde kullanılması hedeflenildi. Burada özel sensörler, gripper yapıları, güvenlik yapıları ve özel programlamalar yapıldıktan sonrasında fabrikanın farklı operasyonlarında robot taşınarak burada manuel bir açıkçası araba tabir edelim. Tablo üzerinde götürülüyor. Bunu bir otonom aracın üzerine yerleştirebilirsiniz gibi bu Endüstri 4.0'ın tüm kavramları içerisinde bunu yerleştirerek ihtiyacınıza göre kullanma şansınız var. Örneğin burada operatörle yan yana çalışmasında çok güzel bir örnek. Örneğin robot şu anda bu işi yaptıktan sonra operatöre ürünü veriyor. Peki bunu neden tamamen otomasyona geçirilmedi? Açıkçası yine hep olay şu noktaya geliyor. Üretimdeki maliyetin geri dönüşü ve insanın gelişen teknolojisi içerisinde yapay zekayı kullanıyoruz. Fakat şu aşamada belli noktalarda elimizdeki verilerde bunlar yatırım geri dönüşü olarak hızlı bir şekilde olmadığı için insanla beraber kullanılması daha anlamlı halinde. Burada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Robot tek başına aslında çok anlamlı bir ekipman değil. Onun yardımcı ekipmanlarıyla anlam kazanıyor. Ve yine belirttiğim üzere Universal Robot sadece bir robot tedarikçisi firma değil. Bir ekosistem yaratıp bu ekosistemde kullanıcıların gelişen teknolojiye herkesin ulaşabilmesi anlamında yarattığı bir sistem yapısı var. Ve bu sistem yapısı da özellikle küçük şirketlerden büyük şirketlere kadar çok ciddi avantajlar sağlıyor. O da biz bu Universal Plus olarak adlandırıyoruz. Burada robota herhangi bir ürün takıldığında, bu bir gripper olabilir, yani tutucu ekipman, kamera, bir simülasyon sistemi, bunu tamamen hayal edebilirsiniz. Herhangi bir konveyör sistemi vesaire. O robotun bir parçası olarak ekipmanı tanıyıp tamamen bir mouse'un bir PC'ye takıldığında o eşlenikliği sağladığı mantıkta robotun bir parçası olarak kolay programlamayla beraber kullanılmasını ve hızlı bir şekilde devreye alınarak farklı şekillerde fabrikalarda
veya işletmelerde veya sosyal ortamlarda kullanılmasını mümkün kılıyor. Gelişen yeni teknolojiler içerisinde biraz önce arkadaşlarımızın belirttiği sanal gerçeklik ve hatta bununla birlikte robotu elimizi dokunmadan programı yapabildiğimiz, sadece ihtiyacımız olan verileri robotta bir uygulama sihirbazıyla yine internette ücretsiz deneyebilirsiniz. Tüm beklentilerinizi belirttikten sonra robotun programınızın cep telefonunuza ve e-mailinize bir simülasyon programı, robotun tamamen default programının gönderildiği ve sizin bunu robota yüklediğiniz ve daha sonrasında çalışmaya başladığınız gibi bir platform halinde gözlemlenebilir. Buradaki şu detaylara girmek istemiyorum ama burada robotların biraz önce düşündüğüm insanların yerini almasından ziyade biz insanlarla beraber çalışarak insanların kendini doğru bir şekilde konumlandırdığı ve yine tamamen katma değer sağlayacak bir şekilde bir gelecek olacağını açıkçası değerlendiriyoruz. Peki bu ürünler nerede kullanılıyor? Aklınıza gelebilecek herhangi bir endüstride ve herhangi bir uygulamada kullanıyor olarak size söylemiş olmam açıkçası yeterli olacak. Birazdan da zamanı doğru kullanmak açısından görsel olarak bu anlattıklarım gerçek hayatta nerelerde ve nasıl kullanıldı onların üzerinde durmak istiyorum. Ama havacılıktan otomotive, gıdadan bilimsel araştırmalara kadar, ilaç ve kimya, makine sanayine kadar birçok alanda kullanıldığını söyleyebilirim. Bu video görüntülerinde sizlere çeşitli uygulamalarla yapılmış gerçek hayattaki örnekleri gösteriyoruz. Şu anda Türkiye'deki durumundan da bahsetmek istiyorum. Aklınıza gelebilecek gerek savunma sanayi, gerek otomotiv, gıda, makina, metal, birçok alandaki öncü şirketlerden kişiden oluşan o şirketlerine kadar birçok alanda biraz önce sizlere anlatmaya çalıştığım otomasyonun ve bu teknolojinin toplumsal olarak da geliştirmenin açısından her yere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin sistemler içerisinde yapay zeka, sistem yapısında radyoaktif park çalışma olarak bahsettiğimiz bir kanal sistemiyle oraya entegre çalışarak iki robot makine besleme operasyonu. Şu görmüş olduğumuz sistemde robotlar paketleme işlemini yaptıktan sonra ve gördüğünüz gibi insanla beraber normalde bu sistemleri aşina olduğumuzu tahmin ediyorum. Güvenlik kafesi içerisinde saatler, haftalar süren kurulumlarla yaptığınız sistemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğini anlatmak istiyorum. Önümde bu plastik enjeksiyon makinesinden basılan daha sonrasında hem kalite kontrol sürecinde operatörle beraber çalıştığı bir sistem yapısı sizlerle paylaşıyorum. Öbür yapıda robot, makineyle haberleştiği gibi insanla da beraber işbirliği içerisinde çalışıyor. Bunun dışında biraz önce söylediğim gibi gerek insan kabiliyetleri süreler içerisinde aynı kaliteli birlikte gerçekleştirilemesi gerçekten ve aynı zamanda tehlikeli riskli ve insan sağlığına zararlı süreçlerde de biraz önce söylediğim boya uygulamalarında, ağır taşıma uygulamalarında çalışabilmektedir. Bu teknolojinin diğer teknik anlamda avantajları, diğer slaytlarda gösterdiğim gibi zamanı etkili kullanmak için burada onlardan bahsetmek istiyorum. Bu teknolojide robotun çok basit bir yapıda olması, çok az enerji yani bir yaklaşık olarak ortalama enerji tüketimi olarak baktığımızda 150 wattlar ortalama bir tüketim gördüğünüz gibi çok kompakt bir yapısının olması, bütün eksenlerin işlerinde görünür olması, bu ürünün bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girmesini sağlıyor. Örneğin bu ürünün yapay zeka alanına bahsedecek olursak, entegre force kuvvet sensörüyle gördüğünüz parçadaki pozisyon işlemi yapılırken sürekli aynı seviyede uygulayarak parça kalitesini sürekliliğini sağlanıyor. Ve yine görüntüde, bir önceki görüntüde operatörle beraber çalışıyor. Burada robotun bu arada birinci ekseni, bizim Danimarka'daki fabrikada çalışıyor. Robot kendini yine operasyonda insanlarla beraber olduğunu göreceksiniz. Birinci ekseninde montajını gerçekleştiriyor. Bu
özellikle üretim sistemlerinde bu tür dönüşümleri üretim süreçlerinde ciddi avantajlar sağlıyor. Üretimin kalite kontrol ve üretim iyileştirmesi noktasında tüm proseslerin takibinde ve burada çok değerli tanımlaması, panel sistemiyle pozisyon kontrolü ve robotun donanımıyla beraber yine bir sıratlama. Gördüğünüz sistemde bir mantık operasyonu yapıyor. Ellerin kullandığınız bir evde. Burada yapıştırıcı parçanın üzerine teknik sağlıktan sonra bir montaj operasyonu gerçekleştiriyor. Ve yine belirttiğim gibi insanla beraber çalışan bir sistemimiz. Evet. Bence şu anda Türkiye'de bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Hastaneler. Şu anda burada bir laboratuvarda insanla beraber test sistemleri kullanılan bir de ekonomiye katkı sağladığımızı olduğunu düşünerek gördüğünüz sistemde hidromek gibi ağır iş parçaları yapan bir şirketin parçaları burada Türkiye'de de biraz önce söylediğim gibi TOFAŞ'ta ve hatta teknik olarak daha ciddi avantajlarla faaliyet gösteriyor. Bu görüntü de aslında dışarıda benim için geliştirdiği benim elimde bu video var. Bunun dışında da internet sayfamız, bu konuyla ilgilenenler açıkçası çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu alanda çok yararlı ve anlamlı bilgilerle dolu ve case study'lerle dolu. Ve bu teknolojinin detayları ve bu teknolojinin içine girmek isteyen, bu konuyu bilen ya da bilmeyen insanlar için hazırlanmış e-kitaplar olarak adlandırdığımız görüntüleri indirerek bu konuda ulaşmak istedikleri noktaları açıkçası daha hızlı yol olarak ilerleyebilirler diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkürler. Çok güzel uygulamalar gösterdiniz. Akılla, sensörlerle birleşince insan faktörünü ortadan kaldırmadan hayatımızı daha kolaylaştıracak bir noktaya gelecek. Türkiye'de de çok farklı alanlarda kullanıldığından bahsettiniz. Ben şey soracağım. 2021 yılında 126 bin adet kolaboratif robot olacağından bahsettiniz. Türkiye'de ne kadar olması planlanıyor ya da bekleniyor? Sizin görüşünüz ne? Ve hangi alanlarda daha çok kullanılacak? Şöyle özetleyeyim size. En son yine geçen hafta okudum. 2018 yılının IRF raporlarında Türkiye'de yaklaşık olarak 2300 küsürdü. Bu resmi rakam. Fakat yani kurulu olan robot sayısı. Kolaboratif robotlardan bahsetmiyorum.
Şu an bir de aynı zamanda şeyden bahsettim size. Dünyadaki robot densitesinin 99 seviyesinde olduğunu ve Türkiye'de bunun 33'tü yanlış hatırlamıyorsam o seviyede. Yani 1/3 oranında yol kat ediyoruz ama ben şuna inanıyorum özellikle yani şu anda bir kolaboratif robot firmasının yöneticisi olduğum için bunu söylemiyorum. Biz hatta bir dokümanımız da var otomasyon trenini kaçırmayalım diye. Bu teknolojiyi tüm toplamda gelişmemizi sağlayabilmemiz için büyük ve küçük işletmelerin dünyadaki diğer firmalarla rekabet edebilmesi için bir şekilde bir yerinden başlaması gerekiyor. Bu noktada da bu teknolojinin ve bizim bu yaptığımız çalışmalar, robotumuz Türkçe. Türkiye'deki İngilizce bilme oranını bilmiyorum ama çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta yerli bir robotumuz olmadığı için bu ürünler hep yurt dışından gelerek sanayide kullanılmaya çalışılıyor ve oradaki o verimlilik ne kadar iyi yönetiliyor ona emin değilim. Ama nihayetinde şu yaratılan ekosistemle bunun daha hızlı geçilebileceğini öngörüyorum. Bu açıkçası toplumsal planlama ile ilgili ama güzel olan şey şu, çünkü çok uzun yıllardır bu alanda sahada da olan biriyim. Bu farkındalık arttı. Örneğin şu anda ambalaj fuarından geliyorum ben buraya İstanbul'da. Eskiden insanlara biz fuarlarda robotu anlatmaya çalıştığımızda yani taklalar atıyorduk tabiri caizse. Şimdi en azından aynı dili konuşabiliyoruz sanayiciyle. Bu önemli. Eğer ekonomik olarak istikrar ve bu konudaki Teknoloji Bakanlığı'nın ki bu konuda da çalışmalar olduğunu biliyorum. Daha planlı ve uzun vadeli, bilinçli bir şekilde hareket edildiğinde bu alanın daha da hızlı ilerleyeceğine inancım tam. Onu söyleyebilirim. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, Aydın Bey, son sözü size vereceğiz. Aydın Bey'in birkaç tane şapkası var. Hem şirket sahibi hem ODTÜ Teknokent'te dijital dönüşüm platformunun başkanı olarak farklı açılardan bu süreci değerlendirecek ve tüm konuşmaları da özetleyerek, toparlayarak panelimizi sonlandırabiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi ben önce çok kısaca Verisys'ten bahsedeceğim. Ondan sonra platformumuzun fonksiyonlarından bahsedeceğim. Başkanımın söylediği gibi de en sonunda bugünlerde çok üstünde durduğumuz birkaç yerde de belli çalıştaylarda çıkardığımız sonuçları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Verisys 1988 yılında kurulmuş bir şirket, bir yazılım şirketi. ODTÜ Teknokent'te Ar-Ge departmanımız var. Çankaya'da da normal ofisimiz var. 12 Ar-Ge personelimiz, 6 tane akademik personelle yürüttüğümüz projeler, idari personelde 6 kişi. Yani toplam 24 kişi olan çok da büyük olmayan bir şirketiz. Bugüne kadar hani 100 artı biten proje dedik ama hani bu yüzlerce anlamında bence çok ufak ufak projeler de var, büyük projelerimiz de var. 2013 yılında bu Bilişim 500 etkinliğinde en hızlı büyüyen BT şirketi olduk. 2018 yılında da gene Bilişim 500'de BT donanım ihracatında 9. olduk. Ne yapıyoruz? Tek başımıza da çalışmakla birlikte aslında TSSK'da yani ODTÜ Teknokent'teki Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi'nde, dijital dönüşüm platformunda, siber güvenlik kümelenmesinde SSB'de, ondan sonra Top Yazılım Meclisi'nde, Türkiye Bilişim Derneği'nde, Bilişim Vakfı'nda vesaire çeşitli yerlerde de hani sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışan bir şirketiz. Çok kısa bunlardan bahsedeceğim çünkü esas amacım benim platformu size daha geniş anlatmak. Esas amacımız yazılım geliştirme. Bu yazılım geliştirme içinde yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri ve veri analitiğini kullanmaya çalışıyoruz. Esas ürünlerimiz adli laboratuvar için yazılım çözümlerimiz var. Bu CLIMS dediğimiz bir markası CLIMS olan bir şey. Polis kriminal laboratuvarlarında ve de jandarma kriminal laboratuvarlarında onlarca yıldır, 10 yıldan fazladır diyelim, çalışan bir ürün. Aynı zamanda son 3-4 yıldır da Suudi Arabistan'da ve Abu Dhabi'de de tüm Suudi Arabistan'da ve Abu Dhabi'de de çalışan bir ürünümüz var. Bunun içinde ne var? Kriminal laboratuvarını düşünürseniz bunun içinde olay yeri var. DNA bankası diye ve bunun eşleşmesi var. Narkotik uygulamaları, balistik uygulamaları,
Şu anda daha güncel olan adli bilişim uygulamaları ve yani çeşitli modüllerimiz var. Çok detayına girmeden geçiyorum. Teknokent'te olmamızdan dolayı Ar-Ge'ye tabii ki çok önem veriyoruz. En son bugünlerde dün aslında İstanbul'da bir konferansta bunun duyurusu daha doğrusu aletin tanıtılması yapıldı. Belge inceleme yazılımı ve cihazı TÜBİTAK Bilgem'le ortaklaşa geliştirdik. Bir hem ortak Ar-Ge projesi olarak hem de teknoloji transfer projesi olarak gelişmiş bir proje. Bence iyi bir örnek olduğu için buraya koymak istedim. Onun dışında üniversite ile özellikle ODTÜ'nün jeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, Adli Tıp Enstitüsü İstanbul'da ve buranın ODTÜ'nün ve diğer üniversitelerin eğitim bilimleriyle çeşitli projeler yaptık. Bu Ar-Ge'nin içinde coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili çalışmalarımız var. En son inşaat bölümüyle yaptığımız tsunami ile ilgili bir takım çalışmalarımız var. Yani değişik konularda da Ar-Ge yapıyoruz. Çevreyle ilgili. Adli Tıp Enstitüsü ile mesela geçen yıl bir DNA projesi yaptık. Ve hani anne baba çocuk ilişkisi dışında bir iki seviye geriye giden ilişkileri bulan bir ciddi bir çalışma yapıldı. Bunları Türkiye'de de dünyada da kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim esas konumuza diyelim. Geçen yıl biz bunu ODTÜ Teknokent'le birlikte bu çalışmaya başladık. Bir dijital dönüşüm platformu oluşturuyoruz. Şu anda Teknokent'te 230'dan fazla ICT firması var, bilişim firması var. Toplam firma sayısı da galiba 350 miydi, kaçtı? Daha fazla, 800'e yakın galiba firmamız var. Yine bu ICT sektöründe Teknokent, ODTÜ Teknokent'te 4300 araştırmacı, 800 Ar-Ge projesi ve bugüne kadar da sadece ICT'de 470 milyar dolarlık ticaret hacmi olan bir yerden bahsediyoruz, ODTÜ Teknokent. Biz bunun içinde geçen yıl Biltir'le birlikte, Mustafa Hocam'ın önderliğinde diyelim, desteğiyle bir çalışma başlattık. Amacımız Biltir'deki akademik çalışmayla bizim Teknokent'teki sanayiyi bir araya getirip bir sinerji yaratmak. Şu anda 33 galiba firmayla başlamış durumdayız. Ama bunu en azından biz de 100'e yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu Teknokent yönetiminde bir değişiklik olduğu için biz bir 3-4-5-6 ay civarında bir yavaşlama dönemimiz oldu. Şimdi yeni yönetimle birlikte ciddi olarak ve hızlı olarak bu platformun yapısını oluşturmaya başladık. Ve hızlıca biz bunu en azından bir 50'lerin 60'ların üstüne çıkarmayı ilk etapta hedefliyoruz. Şimdi bu platformun esas amacı, esas işlevi kendi içindeki firmalarla işbirliği yaparak etkin ve anahtar teslimi çözümler üretmek. Amacımız anahtar teslimi çözümler üretmek. Yani bir firmanın tek başına yapamayacağı işi bu platform içinde 3-5 firma, 1-2 firma, 10 firma, kaç firma ise bir araya gelerek anahtar teslim çözümler üretmek hedefimiz. Burada dediğimiz gibi yine ODTÜ Teknokent firmaları, üniversiteler, ODTÜ Biltir Merkezi ve kamu kurumları arasında bir koordinasyon sağlayarak bir üretimin, bir Ar-Ge ile birleştirilmiş üretimin yapılmasına öncülük etmek istiyoruz. Yeni teknolojik çözümlerin sanayiye hızlı ve etkin aktarımını sağlamak istiyoruz. Bunun için şimdiden, yani geçtiğimiz 3-4 ay önce hala daha etkinken diyelim, arada bir yavaşlama olmazken bir otomotiv fabrikasıyla, firmasıyla birlikte bayağı çalıştaylar yaptık. İhtiyaçlarını bize anlattılar. Biz neler yapacağımızı anlattık. Ve bundan sonra daha hızlı olarak onlarla işbirliği içine girmiş olacağız. Amaç dediğim gibi tek noktadan çözüm üretmek ve üniversitedeki akademik bilgi, yetkinlik ve altyapının sanayi ihtiyaçları ile eşleştirilmesini sağlamak. Platformun yetkinlikleri nedir? Yani şu anda içinde bulunan 32 firma, 33 firmanın çalışma alanları şunlar: yapay zeka, büyük veri analizi, sensörler, görüntü işleme, nesnelerin interneti, bulut bilişim, yatay dikey entegrasyon, endüstriyel internet, robot ve otomasyon, haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Simülasyon, siber güvenlik,
Artırılmış sanal gerçeklik, eklemeli üretim, analiz algoritma ve teknikleri, elektronik sistem tasarımı, kurumsal yazılımlar gibi her firmanın, bu firmanın geçmişte olan becerileri ve kendini geliştirdiği alanlar bunlar. Bizim amacımız da bu firmaların işte robot otomasyondan siber güvenlik atıyorum birleştirerek daha geniş tabanlı, daha geniş kitlelere hitap edecek projelerin oluşturulmasını sağlamak. İşleyişimiz nasıl oluyor? Şuradan göstermek daha zor herhalde. ODTÜ Teknokent'den gelebilen bir inputumuz olabilir. Bizim dijital dönüşüm platformunun kendi içinde bir ihtiyacından kaynaklanabilir. Biltir'den bize iletilen bir şey olabilir. Diğer kaynaklardan gelebilir. Devletten, İstanbul'dan, yurt dışından vesaire. Bir koordinasyon kurulumuz var. Bütün bilgiler buraya geliyor. Bu koordinasyon kurulunda Biltir'den 4 kişi var. Ve Teknokent Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, platformundan da 4 kişi var. Bu 8 kişiye bütün bu bilgiler akıyor ve biz kendi içimizdeki bilgilere dayanarak hangi firmayla, hangi firmalarla bu işi götürebileceğimizi o firmaları çağırarak koordine ediyoruz. Buna destek verecek 100'e yakın hocamızı çağırarak hep beraber oturup bunu daha profesyonel bir hale nasıl getireceğimizi burada planlamaya hedefliyoruz. Hani bunda bugüne kadar bir şey yaptınız derseniz henüz gerçekleştirilmiş bir şey yok ama ön adımları atılmış bir sürü etkinliğimiz var. En azından kendi tanıtımımızı yapmış durumdayız. Bugün de sizlere yapıyoruz bunu. Buradaki arkadaşlarımıza yapıyoruz. Bundan sonra zaten bir kısım arkadaşımız bu platformun içinde yer alıyor. Bundan sonra da bu işleyişi daha etkin biçimde gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi kısaca da bunu anlatmış oldum. Bilmiyorum bu önemli olabilir. Soru varsa sizlerden şeylerden buna cevap vereyim. Ondan sonra da dijital dönüşüm teknolojilerinin hani son durumu, burada konuşulanlar, dün konuşulanlar nasıl entegre olabileceğimizi, o bilgileri entegre edebileceğimizi anlatayım. Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Yani çok büyük bir pasta bu ve de çok yapılacak iş var. Tek bir firmanın tek başına bir çözüm üretmesi mümkün değil. Universal Robots dediği yapay zeka da olacak, data işleyişi de olacak. Bunun eğitim alanında AR olacak, VR olacak, predictive maintenance dediğiniz ileriyi tahmin olacak. Bunların hepsinin aslında bir arada çalışması lazım. Bir sürü yetkinliğin bir araya getirilmesi lazım. O yüzden de çok önemli bir girişim aslında Teknokent'teki bu platform, değişik firmaları ve üniversiteyi bir araya getirmesi bakımından. Evet, yani en azından firmaların tek tek yapabileceği bir şeyden bütün firmaların yapacağı şey daha şey olur. Dün açılışta bir konuşmacı şunu söyledi, onu paylaşayım sizle hatırımda kaldığı kadarıyla. Bir Türk 5 Japon'a bedeldir denmiş. Ama diyor ki 5 Japon bir araya geldiği zaman da 100 Türk'e bedel oluyor. Yani biz birlikte iş yapmayı bugüne kadar tam anlamıyla beceremedik. Bu kabul etmemiz gereken bir gerçek. Kaç yıldır biz birçok açıdan, birçok şapkamla ben burada çok gayret sarf ettim. Rekabet öncesi işbirlikleri diye bir program da duyuruldu. Yani Sanayi Bakanlığı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Buna destek de verdi. Fakat maalesef hiçbir başvuru bile olmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani senin know-how'un bu, benim know-how'um bu. Gel şu ikisini birleştirelim, daha büyük bir üretim yapalım, bir şey yapalım da biz maalesef küçük olsun, benim olsun da kendimizi kısıtlamış durumdayız. Ama bu sefer becereceğiz. Bu platformda bunu mutlaka yapmayı hedefliyoruz. Aslında evet, bu özeti yapmadan önce katılımcılardan soruları olan varsa alabiliriz. Hocam işi haklı olarak 470 milyar dolar dediniz ama evet. İlk sırası mı oldu yoksa bunu biraz açar mısınız? Valla Teknokent Arşiv'den bana bildirilen rakam o. Muhtemelen bugüne kadar olan ihracattır. Bunun içinde büyük firmalar da var biliyorsunuz. Tüm ODTÜ Teknokent'in içinde. Onların ihracatlarıyla birlikte işte 15 yıldır 2001'de mi 2002'de kurulduk galiba Teknokent.
o günden bugüne kadar olan ihracat potansiyelidir diye ben tahmin ediyorum. Tabii. Ben teşekkür ederim öncelikle soru için. Öncelikle ikinci sorunuzdan başlayayım. Yani bu Airbook dediğimiz uygulamayla aslında mesela örnek üzerinden konuşmak gerekirse bir matematik kitabı. Matematik kitabında işte köşegen anlatılıyor. Ama bu köşegenin yazıyla bir tanımı kişilerin o köşegeni canlandırmasında çok bir zorluk yaratıyor. Ama siz köşegenin anlatıldığı bir sayfanın üzerine bir QR kodla QR kod koyduğunuz zaman veya bir telefonunuzla o QR kodu okuttuğunuzda o köşegeni kitabın üzerinde bir dikdörtgen prizma çizip işte köşegeni farklı bir renkle oluşturduğunuz zaman aslında bu kişilerin o bilgiyi öğrenmesinde daha hızlı ve kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Aslında orada gerçek kullandığımız materyal kitap, üzerine eklediğimiz sanal objede bir dikdörtgen prizması ve çizdiğimiz köşegen olarak anlatabiliriz. Karma gerçeklik konusu aslında bu bir eğitim sürecini anlatan bir durum. İçerisinde hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik uygulamalarının birlikte kullanıldığı bir süreç şeklinde tanımlamak doğru olacaktır. Ben de ekleme yapayım. %100 katılıyorum. İngilizce ile Türkçe birebir örtüşmüyor. Türkçe'ye çevirmek istediğiniz bazı kelimeler anlam kaybına sebep olabiliyor. Benim tercihim dijital dönüşüm. Fakat üst düzey bir yöneticimizin bu konuda hassasiyeti sebebiyle sayısal dönüşüm ifadesini kullanmak zorundayım. Bunu da bir ayrıntı olarak, detay olarak bildirmek isterim. Ben devam edeyim. Evet. Şimdi aslında bunun önce ikinci sorunuzdan başlayayım. Aslında bu her bir proje için o projeye dahil olan kişilerle oturup birlikte yapılabilecek bir şey diye şu aşamada düşünüyoruz. Ama sanki standart bir yapı oluşturmaya çalışacağız. Yani bir sözleşme örneği vesaire gibi bir şey oluşturmaya çalışacağız.
Birinci sorunuzun cevabı da bence hani bir kere başarı örneği olduktan sonra arkadaşlar peşimizden gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü tek başlarına kazanacakları bir pastayla çok kişinin bir arada olup da bunu yurt dışına yahut da daha büyük bir yerlere sattığı zaman pastanın boyutunun çok farklı olduğunu gördükleri zaman bunun içine dahil olacaklardır. Ama bizim şu anda bir başarı örneğimiz henüz yok. Çok kısa zamanda yani bunun olmasını çalışıyoruz. Ama dediğinize çok katılıyorum. Yani bütün bu arkadaşları bir araya toplayıp bunun hani sosyal ya da psikolojik şeyini de anlatmakta fayda var. Not alalım ve de iyi bir öneriydi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben burada önce bir korkutacağım sizi. Ondan sonra nasıl ilerleyeceğimize bakacağım. Şu anda zamana göre baktığımız zaman bilgisayar performansı yukarıya doğru görüyorsunuz. İnsan performansı da hani kendini geliştirerek gidiyor, yani yukarıya doğru gidiyor ama hiçbir zaman bilgisayar performansıyla bir araya denkleşecek şekilde değil. Ve şu nokta işte önemli bir nokta. Bugün buradayız. Şu noktaya geldiğimiz zaman bilgisayar performansıyla insan performansı yan yana gelecek. Şurada bir örnek var. Burada okuyabiliyorum galiba şuradan. Burada $1000 ile sol tarafta şu eksende $1000 ile bir makinenin yapacağı hesaplama saniyedeki hesaplama sayısı. Dolayısıyla burada işte 10 üzeri kaçsa hiç önemli değil. Şu noktaya geldiğimiz zaman bir böceğin beyin gücüyle $1000'a bir makinenin sağlayacağı işlem gücü aynı olacak. Biraz daha yukarıya gidelim. Bir farenin beyin gücüyle şu noktada olacağız. Bir insanın beyin gücüyle bu noktada olacağız. Tüm insanların beyninin bir araya geldiği zamanki noktamız da burası olacak. Yani şu noktalara bakarsak biz 2040 yıllarında yaklaşık bir farenin beyin gücü ya da bir insanın beyin gücüne erişmiş duruma geliyor olacağız. Şimdi buna dikkatlice şey yaparsak şu arkadaki şeyler tam çıkmadığı için ben size söyleyeyim. Yani şurada beyaz beyaz çıkmış bunlar bir şekilde. Herhalde aktarırken bir şey oldu. Burada da öyle gözüküyor. 2020 yıllarında fareyle 2020 küsurda fareyle eşleşeceğiz. 2040 yıllarında insanla eşleşeceğiz. 2060 yıllarında da insanlıkla diyelim eşleşiyor olacağız. Bu artı eksi %10 hata olsun. 2060 olmasın da 2080 olsun. Ama belli bir noktadan sonra artık bilgisayarın hızı bizim düşünme hızımızı geçecek. Yani bu ne demektir? Şunu diyelim. Teknoloji gidiyor. Toplumsal dönüşüm bunu takip ediyor. Eğer şu aradaki mesafe açılırsa bizim teknolojiye yetişme şansımız, toplumu buna yetiştirme şansımız çok az olacak. Yani bizim şansımız olmayacak. Biz burada bir risk görüyoruz. Esas şey bir problemin olduğunu görüyor olmak. Yani şurada bir problem olacak. Bu problemi toplum olarak da dünya olarak da kabul etmemiz lazım. Bunu kabul ettikten sonra nasıl önlem alacağımızı düşünmemiz lazım. Ondan sonra da bu önlemimizi alıp nasıl gideceğimizi görmemiz lazım. Sizin söylediğiniz sorunun cevabı işte bunu gördükten sonra birlikte kol kola girip canımızı nasıl kurtaracağımızı yapmamız gerekiyor. Yani bunu yapmak zorundayız. Yoksa teker teker şurada firmalarımızda, insanlarımızda şurada artık açlık başlayacak vesaire. Yani bunu önlemek zorundayız ve bu tehlikenin farkında olmamız gerekiyor. Dünya değişiyor ve ezberlerimiz de bozuluyor. İşte dijital ekonomi geldi. Çevreyle ilgili ne yapıyoruz? Yani işte su, bundan belki de 10 yıl sonra su savaşları çıkacak. Havayı bozduk, iklimimiz gidiyor vesaire. Teknoloji hızla gidiyor. Buna yetişecek nitelikli insan gücü henüz yok. Sadece belli bir insanı buraya yetişebilir hale getiriyoruz. Dolayısıyla biz sadece kendi içimizde de değil, küresel işbirliklerini, küresel rekabeti de düşünüyor olmamız lazım. Bu dünyadaki durum.
Türkiye'de nedir? Bunlara bakmamız lazım. Şimdi nereden? Ekosistemden başlayalım yukarıda. Bizim en önemli eksiğimiz bu ekosistemleri tam yaratamamış olmak. Birlikte çalışmadan bizim anladığımız, birisi bir iş bulur, bu işi alt yükleyicilerine dağıtır, böylece bir ekosistem oluşturulur. Halbuki esas ekosistemin birlikte iş yapabilme becerisi olması lazım. Böyle bir ekosistem olması lazım. Herkes bir parçasını yapar, bu parçalar sonunda birleşir, daha büyük bir iş olur. Burada bir sinerji çıkar ortaya, bunun yapılması lazım. Ancak biz o zaman küresel rekabetle başa çıkabiliriz. Bu işbirliklerini işte bu ekosistemle doğru düzgün yapmamız lazım. Yerli milli çözümler diyoruz. Yani bunu birçok sektörde yapmaya çalışıyoruz. Şu anda en iyi durumda olan muhtemelen savunma sanayidir. Şu anda %65 diyebiliyorum ben. Çıksın %70 olsun. Ama %99 bile olsa %1'lik bir eksiğimiz bizim o %99'un çalışmamasına da neden olabilir. Ama bunun içinde %100'ünün Türkiye'de yapılmasını da beklemek durumunda değiliz. Tabii ki dışarıdan da bu destekleri alacağız. Ama mümkün olduğu kadar da en azından yazılım parçalarını hiç değilse dışarıya bağımlı olmadan burada yapmanın, birlikte yapmanın yollarını bulmamız lazım. Hiç hayalimizde olmayan 3-5 yıl önce bir hukuk problemi çıkıyor karşımıza. Etik çıkıyor karşımıza. Yani işte robotlar çıkıyor, yapay zeka çıkıyor, otonom arabalar çıkıyor. Bu otonom araba birisine çarparsa ne olacağı çıkıyor. Ondan sonra bunların etiği ortaya çıkıyor. Yani nasıl etik davranacağımız ortaya çıkıyor. Hiç bilmediğimiz bir sürü problem ortaya çıkıyor. Bunları mutlaka gene birlikte çözmemiz gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla mutlaka büyüklerimiz diyelim birlikte çalışmaları lazım. Buna özel şirketler, üniversiteler vesaire herkes dahil, herkesin birbirinden bilgi alması, birbirini desteklemesi gerekiyor. Ar-Ge'ye önem veriyoruz, bilime önem veriyoruz ama şu anda Türkiye'nin bilim politikası yeni yeni oluşturuluyor. Yani bizim bilim adamı yetiştirme politikamız, hangi konuda yetiştireceğiz, nasıl yetiştireceğiz? Yani ilkokuldan mı başlayacağız, üniversiteden mi başlayacağız? Yoksa bir elit bir tabaka alıp, yani elit derken bir belli seviyenin üstüne çıkmış insanları mı buraya alacağız? Yoksa bizim yetiştirdiğimiz insanlar yurt dışına gidecek, bunları nasıl geri getireceğiz vesaire. Bütün bunları yapmamız lazım. Şu anda Ar-Ge çalışmaları, ODTÜ Teknokent dahil, yanılmıyorsam 60 civarında teknokent var. Ve bunlar içinde yapılan Ar-Ge, bir kısmı miş gibi, bir kısmı çok ciddi Ar-Ge yapıyor. Dolayısıyla biz bu Ar-Ge'nin de bilimle ve üretimle birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni iş modelleri çıktı. Yani eskiden işte komşumuza ya da komşu ülkelere satarken öyle bir iş şeyimiz varken şimdi kurum içinde bile bir işi becerebilmek için yeni iş modellerimizin çıktığı bir dönemdeyiz. Ben burada öncelikler lafına çok önem veriyorum. Nerede önceliklerimiz? Şurada. Şu öncelikler çok önemli. Bu öncelikleri hem sektör bazında kazanmamız lazım. Yani bir sektörün öncelikli neye ihtiyacı var? Ondan sonra o sektörün öncelikli olarak hangi teknolojiye ihtiyacı var? Ve de o teknolojiyi kullanarak o sektör hangi çözümü üretiyor? Bunun benzerini dün TÜBİTAK Başkanımız anlattı. Yani sektör, teknoloji ve de çözüm olarak bir hiyerarşi içinde acil çözümlerimizi ön plana alarak öbürlerini gene normal yolunda götürerek ama bunlara öncelik vererek belli bir yere gelmemiz lazım. Hep söylüyoruz, teknoloji diyoruz. Biz şu anda teknoloji kullanır bir şey izliyoruz, millet izliyoruz. Ve de en yakın zamanda ki bu 11. Kalkınma Planı'nda da bu çok net geçiyor. Biz teknoloji üreten, teknolojide bizi takip eden ülkeler olacak diye bir hedefimiz var. Bunun için de bu iş kendi kendine olmuyor. Bilime, Ar-Ge'ye, yeni iş modellerine, işbirliklerine çok önem vermemiz gerekiyor. Ve sahiden bizim teknolojiyi üreten bir ülke olmamız Türkiye'nin çağ atlamasına neden olacak, Türkiye'yi kurtaracak bir şeydir. Siber güvenlik
demin de bahsettik, çok önemli. Birçok çalışmalar yapılıyor. Eksiklerimiz var ama en azından bununla ilgili en azından SSB'nin kendi içinde kurduğu bir siber güvenlik kümelenmesi var. Çok ciddi bir çalışmalar oluyor. Bir siber güvenlik stratejimiz var. Her ne kadar update edilmesi gerekiyorsa da böyle bir stratejimiz var. Bunun da en azından bir başlangıç noktasındayız. Dijital ekonomi, buna kesinlikle ayak uydurmamız gerekiyor. Şu anda ne olduğunu bile tartışma aşamasındayız birçok yerlerde. Ve geliyoruz nitelikli elemana. Hani bir söz vardır, 15 dakika konuştuktan sonra, tartıştıktan sonra konuşma mutlaka önce eğitim lafına gelir. Önce eğitim, başka diyecek bir şey yok. Nitelikli eleman yetiştirmemiz lazım. Bu nitelikli elemanı yetiştirirken de oradaki önceliklere öncelik vermemiz lazım. Yani bu eğitimin ilkokul öncesinden başlayıp hayat boyu öğrenmeye kadar gidecek, birbirini takip edecek bir yapı içinde olması lazım. Yani bunun sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sırtına yüklemekle de olmuyor. Burada eğitim yapan bir sürü kuruluşlar var, sanayi kuruluşlarımız var. Hepsi destek olup belki de yöresel olarak işte Kayseri bölgesinde falanca şeye ihtiyaç var ya da sizin bölgenizde bir şeye ihtiyaç var. Orada belki de geçici 3 aylık bir kurslar, bir kamplar düzenleyip belli kişileri orada eğitmek gibi şeylerimiz olabilir. Dolayısıyla uzattım. Türkiye'nin hedefi nedir diye düşünürsek işte teknolojiyi yönlendiren olmak istiyoruz. Yetkin beşeri sermayemiz olsun diyoruz. İşte üniversite, özel sektör, STK, kamu işbirliği olsun diyoruz. Yerli milli dijital ürün ve hizmetlerimiz olsun diyoruz. Bunları biz geliştirelim diyoruz. Sürdürülebilir çok önemli, kapsayıcı çok önemli, rekabetçi dijital ekonomi diyoruz. Bunlar yerli milli ekonomimiz olsun diyoruz. Böyle bir hedeflerimiz var. En az böyle bir hedefimiz var. Bu 11. Kalkınma Planı'nda da var. Bir sürü strateji belgemiz var. Hepsinde bu ana fikir, bunun üstünde 20'şer tane, 30 tane daha hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmek için hakikaten hiç zamanımız kalmadı. Ezberimiz de bozuldu, işin kötüsü bu. Onun için önce eğitimde de önce unut sonra öğren modeline geçmemiz lazım. Biz bu kafayla yeni şeye geçme şansımız yok. Önce kendimizi hani çalışmadığı zaman reset'e basıyoruz ya, hani burada Microsoft var demeyelim, reset yapıyoruz. Onun gibi önce bir reset yapmamız lazım. Arkasından ciddi bir koordinasyon olması lazım. Bu koordinasyon kim? İşte Cumhurbaşkanlığı, devletin kurumları, üniversiteler, STK'lar, sanayi şirketleri, üretim şirketleri, işte TOP vesaire. Bunların hepsi ciddi bir koordinasyon içinde birbirini tekrar etmeyen sorumluluklar alarak bir koordinasyon yapmamız lazım. Yani şu anda mesela Dijital Dönüşüm Ofisi'nde veri politikası yeni geliştiriliyor. Yani epey bir zamandır uğraşılıyor. Mustafa Hocam'ın dediği gibi bir veri sözlüğümüz yeni oluşturuluyor. Yani falanca devlet kurumuyla filanca devlet kurumu birbirine verilerini şu anda paylaşamıyor. Çünkü neden bahsettiklerini bilmiyorlar şu anda. Birisi işte en basit örnek olarak TC kimlik numarası diyor, öbürü TCK diyor. Dolayısıyla bu iki veri birbirinden konuşamaz hale geliyor. En azından bütün verilerin birbiriyle anlaşılabilir hale gelmesi için böyle bir çalışma var en azından. Bu çalışma sonunda devletin verileri birleştirilecek. Ondan sonra ortaya büyük veri çıkacak. Ondan sonra bunun analitiği yapılacak. Ondan sonra nereye gittiğimiz projelerimiz ya da politikalarımız belli olacak. Odak konularda çalışmamız lazım. Yani tüm konulara dağılırsak bunun altından çıkamayız. Hedefimiz belli. O hedefe ulaşabilmek için işte 10 tane odak seçeriz. Bunu her üniversite kendi çapında, her şirket kendi çapında, Türkiye çapında da yöneticilerimizin bunu seçip onunla ilgili strateji oluşturması lazım. Bunun sürdürülebilirliğini sağlaması lazım. Ve de işin en önemlisi sosyo-kültürel yapımızın bunu kabul ediyor olması lazım. Yani biz şu anda burada işte %10'un takip edebileceği bir dijital dönüşüm yaptığımız zaman
bunun uzun soluklu yaşayabilmesi çok zor. Dolayısıyla biz aşağıdan da bir taraftan bunu yaparken aşağıdan da bu dijital uçurumun azaltılması, en azından bilgisayar okuryazarlığının geniş kitlelere sağlanması, ondan sonra da bu robotla bu insanların, hani robot dendiği zaman insanların işte bizim yerimize gelecek diye düşünmemesini sağlamamız lazım. Evet. Ancak bu zaman bunun desteğini verir, onların desteğini alabiliriz ve ekosistemimizi iyi kurmamız lazım. Birlikte çalışabilir bir ekosistemi oluşturmamız lazım. Bu işbirliğini onun üstüne kurmamız lazım ki biz üreten Türkiye olalım. Bundan bitireceğim. Burada bir yarış var. Görüyorsunuz izleyiciler, burası bir finish alanı. Birisi bu yarışı kazanmak üzere. Arkasından aynı kulvarda gelen, onu takip eden kişiler var. Şuralarda da muhtemelen arkada kopmuş gelenler vardır. Şimdi bu birinci gelen, bu birinci gelen arkadaşımız teknolojiyi yüklenmiş gidiyor. Yani bu adamcağız kendi memleketini, kendi milletini yükseltecek birisi. Yani kendi şirketini, her neyse. Arkasındakiler de kötü durumda değil. Tamam, arkada kalmışlar ama aynı kulvarda gidiyorlar. Hiç değilse vizyonları var. En arkada kalan da aynı vizyonu takip ediyor. Bunun en kötüsü şu kenarda duranlar. Bunlar seyirci. Bunlar seyirci. Bizim şeyimiz, bu yarışta yerimizi alalım ve de lütfen seyirci kalmayalım, seyirci olmayalım şeklinde ben bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok vurucu bitirdiniz, çok güzel özetlediniz. Süremizi aştık ama çok keyifli bir sohbet oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine de iki soru varsa onları alalım, ondan sonra panelimizi kapatalım isterim. Evet, ben soracaktım. Soruyu size nasıl geldi, size sormuş olayım. Şimdi Akhoff diye birisi var, o sosyolog. Verinin elde edilmesine önce veri, sonra informasyon, sonra doğruş, en sonra da insan. Yani akla dönüşmemiş bir verinin ekonomik değeri olmazsa hiçbir değeri yok. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu toplantılarda yani sadece mekanik açıdan fabrikasyon verileri değil de yapılan tüm toplantılarda baktığımız zaman bu 1980'lerde söyleniyor. Yani content is king deniyor, içerik. Krallık anlamında. Şimdi bunu baktığımız zaman yani madencilikte de veri yok, veri sıkıntısı var. Belediye kanalizasyonunun yer altını bulamıyor, telefon kablosunu bulamıyor. Yani bizim veri elde edilmesinde çok büyük bir sıkıntı var. Şimdi bu alanda yani makinesyon, fabrikasyon alanında da bunu ben katıldım, bu oturumlarda hissettim. Şimdi buradaki aşılamayan nokta nedir? Yani bu verinin bu Akhoff'un tanımladığı akla dönüşmesinde, gidişatı içerisindeki aşamalardaki sıkıntı nedir? Birincisi bu. İkincisi soracağım soru, IEEE'nin standartizasyon konusunda P2413'ye bu IEEE'nin standartizasyon edilmesinde bir çalışması var. Bunu hatta 42.010'la da paralel olarak geliyor. Sunumlarda ben bunu göremedim. Acaba Türkiye'deki bu IoT uygulamalarda bu standartizasyon uygulanıyor mu? Veya bu uluslararası fotoğrafı takip edilir mi? Teşekkür ederim. Ben herhalde cevaplayacağım. Tamam. Ben kısaca söyleyeyim. Veri ancak kendi içinde bir şirketin verisi kendi verisidir. Onu kendi kendine kullanıyordur. Onun veri sözlüğü de kendi anladığı cinstendir ve o veri akla da dönüşüyor ve bunun bir sanayide bir dönüşte paraya da dönüşüyor o veri. Ama hep deminden beri söylediğimiz bu veriler bir araya geldiği zaman pasta çok büyüyor. Yani arkadaşın verisiyle bu arkadaşın verisiyle benim verim birleştiği zaman çok daha anlamlı bir
sonuca yol gösterecek bir şey çıkartıyor ortaya. Bunun için de işte en azından veri sözlüğü çalışması başlatıldı. Bugüne kadar şirketler, yani bu şirket demeyeyim, devlet kurumları kendi verilerini açık etmek istemiyorlardı. Yani bu veri benim verim, kimseyle paylaşmam deniyordu. Şimdi yavaş yavaş veriler belli bir standarda geldikten sonra paylaşılma düzenine başlayacak. Yani bu çok kolay bir iş değil. Çünkü bir kurum kendi verisini ortaya açtığı zaman iki şey var. Bir, burada gizli bilgiler olabilir. Bunun hani mahrem bilgiler olabilir. Bunu her tarafa yayma şeyi vardır. Bununla ilgili bir sürü zaten güvenlik önlemleri alması lazım. İkincisi de o veriyi ortaya açmakla kendi gücünü azaltmış gibi hisseder o kurum. Bu veri bende, sen gel benden iste şeyi gitmiş olur. Dolayısıyla yakın zamanda başlayan bu çalışma umarım birkaç yıl içinde tüm verilerin paylaşılır olması, ayrıca da mahremiyetin korunur olması koşuluyla olacak diye düşünüyorum ben. Ben çok affınıza sığınarak kesmek zorunda kalacağım çünkü uçağı kaçıracak olanlar varmış aramızda. Arada cevaplar almanızda bir sakınca var mı? Teşekkür ederim. Tekrardan katılımınız için çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler de hepimizin çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Mustafa Bey aslında uçağı kaçırdı. Yarın kalmasını sağladı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul'un Ankara'ya. Tamam, haberleşelim.